Dem Parti rezdari sırav dikim. Ez baver dikim emi ve do rojada civinek gelek baş utıcı bikin. Naha da civina mera serkeftin dixazım. Carek dineyim xeyratın serçavatın. Çok değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konferansımıza hoş geldiniz. Bugün aramızda Kafkasya'dan, Rusya'dan, Federe Kürdistan bölgesinden, Avrupa'dan, Mısır'dan, dünyanın dört bir yanından ve ülkenin çeşitli kentlerinden çok değerli konuklar aramızda. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Konferansımıza başarılar diliyorum. Bugün bu salon sadece bir konferans salonu değil, halkların buluştuğu, deneyimlerin kesiştiği, barış iradesinin ete kemiğe büründüğü bir mekandır. Konferansın hazırlanmasında emeği geçen Dış İlişkileri Komisyonumuza ve çalışan bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugün burada tesadüfen değil, dünyanın farklı yerlerindeki barış deneyimlerini paylaşmak ve Türkiye'deki çözüm sürecine uluslararası bir perspektiften katkı sunmak için bir aradayız. Dünya ve Orta Doğu büyük bir değişim içinde. Demokratik çözüm üretmeyen ülkeler kriz ve kaos içerisinden bir türlü çıkamıyor. Türkiye bu karmaşanın tam merkezinde ve 100 yılı aşkın süredir adı konulmuş bir Kürt meselesi var. Bir asır boyunca dili, kimliği, kültürü inkar edilen Kürtler bugün artık inkar edilmiyor. Ancak hakları ve hukuku ile Cumhuriyete de tam olarak dahil edilmiş değiller. Kürt meselesinin kökeninde bir halkın 100 yıldır hukuktan dışlanması var. Kürtler 100 yıldır halk olarak tanınmıyor. 100 yıldır varlıklarını kanıtlamak için, hukukları ve haklarını elde edebilmek için amansız bir mücadele yürütüyorlar. Devlet inkar ettikçe Kürtler biz varız dediler ve bin bir bedel ödeyerek bugünlere geldiler. Bu demokratik mücadele sayesinde 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de Kürtlerin hukukla Cumhuriyete dahil edilmesi kapsamında bir süreç devam ediyor. Dünyada kargaşa, Orta Doğu'da şiddet yayılırken burada barış sürecinin yaşanıyor olması gerçekten muazzam ve kıymetli bir şeydir. Bu sürecin temel hedefi Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesidir. 4 ülkeye yayılan ve 50 milyonu aşan Kürtlerin sorunlarının çözümü hem Türkiye'ye hem de Orta Doğu'ya istikrar getirecektir. İşte tam da bu yüzden bölge, ülke ve insanlık için önümüzdeki 2 gün boyunca barış ve çözüm yollarını birlikte konuşacağız, birlikte tartışacağız. Sayın Öcalan sık sık devletin demokratik dönüşümünden, iktidar ilişkilerinin çözümlemesinden söz eder. İkili ilişkilerden başlayarak iktidar zayıflamadıkça hakiki demokrasinin mümkün olmadığını belirtir. Kapitalist modernitenin kuşattığı bu dönemde tabandan örgütlenme, yerel demokrasinin güçlendirilmesi hayati önemdedir. Sinn Féin, Bask, Katalan ve Güney Afrikalı dostlarımızın deneyimleri, çözümsüz görünen sorunların siyasi irade ve toplumsal kararlılıkla nasıl çözüldüğünün en iyi örnekleridir. Tarih bilir ki dün terörist denilenler bugün Nobel'li barış mimarlarına dönüşebilmektedir. Çatışma bugüne kadar gerçeği kararttı. Öcalan'ın gerçekliği de hep karartıldı. Oysa 1993'ten beri barışı ve bunun muhatabını arıyor Sayın Öcalan. Bugün en karşıtları bile onun kurucu bir muhatap olduğunu kabul ettiler. Sayın Abdullah Öcalan'ın demokratik çözüm paradigması Türkiye'nin 2. yüzyılı için köklü bir değişim projesidir. Tıpkı denize ulaşan bir nehrin ana kolu gibi bu sürecin merkezindedir Sayın Öcalan. Öcalan hem düşünür hem eylem insanıdır. Sadece bir tarafın temsilcisi değil, çatışmanın mantığını aşan, düşmanlığı
dostluğa, intikamı adalet arayışına çeviren bir aktördür. Çeyrek asırdır tecrite rağmen fikir üretmeye, savaşın dilini barışın diline çevirmeye devam ediyor. Ve bugün açılan barış kapısının en önemli anahtarlarından birisi Sayın Öcalan'ın elindedir. Öcalan'ın çözüm arayışı 3 ayak üzerinde yükseliyor. Demokratik toplum, barış ve demokratik entegrasyon. Barış yalnızca silahların susması değil, hakkın ve hukukun yeniden düzenlendiği, tüm hakların anayasal güvenceye kavuştuğu şiddetsiz ve demokratik bir Türkiye'dir. Bu anlamda özenle belirtmek isterim ki devlet yetkilileri ve meclis komisyonunun Sayın Öcalan'la görüşmesi siyasetin üzerindeki korkuyu ve kamburu azalttı. Diyalog kapısı açılınca gökyüzünün çökmediği, umudun güçlendiğini hep birlikte gördük. Halkın, siyasetçilerin, yazar ve akademisyenlerin de meclis komisyonu gibi Sayın Öcalan'la doğrudan görüşmesi gerekir. Çünkü o sürecin mimarıdır. Onsuz kalıcı bir barışın en önemli temeli eksik kalır. Değerli dostlar, sözlerime son verirken çözüm modelimizi de kısaca paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Orta Doğu'da ulus devlet krizi derinleşiyor. Türkiye tercih edeceği demokratik dönüşümle bu krizi aşabilir. Bizce yeni siyasal model demokratik ulus ve onun biçimi olan demokratik cumhuriyettir. Halklarını zenginlik gören, farklılıkları tehdit değil güç kaynağı sayan, merkeziyetçi değil yerinden yönetimle güçlenen, tepeden inme değil tabandan yükselen, tek tipleştirme değil çoğulculuğu anayasal güvenceye alan bir sistem. 2. yüzyılda ihtiyacımız olan tüm kimlik ve inançların eşit yurttaş olduğu, kadınların ve gençlerin özgürleştiği, refahın adil bir şekilde paylaşıldığı bir düzendir. Bu konferansın bu geleceğe önemli bir tuğla koyacağına olan inançla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Memyara serkeftin, serkeftin. Barış ve demokratik toplum inşasıyla sosyalizmi yeniden kazanalım. Saygıdeğer düşünürler, değerli yoldaşlar, kıymetli delegeler ve sosyalizmin hala mümkün olacağına inanan tüm insanlar. İmralı Adası'nda 25 yılını tamamlayan tecrit koşulları altında Türkiye'de Kürt sorunu üzerinden bir barış ve demokratik toplum arayışıyla devletle yeniden görüşmelerin başladığı bir süreçte sizlere sesleniyorum. Sizlerle bugün burada sosyalizmin yeniden inşası yolunda Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda konuşmak kıymetli ve anlamlıdır. Kürtler olarak 52 yıllık PKK mücadelesiyle varlık ve onur savaşını tamamladık ve artık demokratik cumhuriyetin ve demokratik toplumun yeniden inşa edileceği bir döneme girdik. PKK, Kürt halkının ulusal varlığını güvenceye kavuşturarak tarihsel misyonunu doldurmuş, aynı zamanda ulus devlet sosyalizminin tıkanıklığını da açığa çıkarmıştır. 20. yüzyıl sosyalizmi negatif devrim hamlesi olarak ortaya çıktı ama yerine yenisini koyamadı.
90'lara gelindiğinde çoğu kesimin sosyalizmden kaçtığı bir dönemde sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır diyerek tüm yaşamımı bu umudu yeniden kurmaya adadım. Büyük bedellere rağmen yürütülen mücadele bugün teorik ve pratik eleştirilerle yoğrulmuş bir mirasa dönüşmüştür. Bu mirası doğru sahiplenmek, sosyalizmi bir anı olmaktan çıkarıp halkın nabzında canlı bir toplumsal güç haline getirmeyi gerektirir. Tarihteki sosyalist gelenek hem barış hem de demokratik toplumu inşa etmeye dönük bir miras olarak ele alınmalıdır. Ve bunun yolu da enternasyonal görevleri teorik ve pratikte yerine getirmekten geçer. Ütopik sosyalistler ve Marksistler 19. yüzyıldan beri kapitalist hegemonik sistemi kapsamlı biçimde eleştirmiş olsalar da sonuç alıcı bir çizgi geliştiremediler. Bugünkü kapitalizm ise artık bir kriz değil, insan türünü tehdit eden bir hastalık düzeyine ulaşmıştır. Ulus devlet formundaki şiddet tekeli bu çöküşte belirleyicidir. Kapitalizm sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağı gibi sosyalist akımların başarısızlığını da yalnızca kapitalist baskıyla izah edemeyiz. Gerilemede tarihsel ve güncel hatalar da belirleyicidir. Marksizme dönük eleştirilerim doğru anlaşılmalıdır. Marx'ı suçlamıyorum. Onun döneminde tarih bugünkü gibi aydınlatılmış değildi. Ekolojik krizi yoktu ve kapitalizm yükseliş dönemindeydi. Ve tüm bunlara rağmen Marx kendi görüşlerini sürekli sorgulayabilen, özgüveni yüksek bir ideologtur. Kadın özgürlüğünü görüyor ama bunu yüzeysel okuduğu ve derinliğine kavrayamadığı için ekonomik sömürü aşılırsa bunun da kendiliğinden aşılacağına inanıyordu. Toplumsal tarihi sadece sınıfla izah etmeye çalışmasının devlet ve ulus devleti yeterince çözememesinin bedeli ağır sonuçlar doğurmuştur. Tüm bu eleştirileri yaparken Marx'ın emeğine büyük saygı duyduğumu, niyetinden kuşku duymadığımı ve Marksizmi Marx'tan ayrı gördüğümü de eklemek isterim. Biz bazı temel konularda Marksizm ve reel sosyalizm eleştirisi yaparken bir sosyalist olarak hissettiğimiz şey öz eleştiridir. Sistem karşıtı güçlerin tarihsel materyalizmi insan toplumunun gerçekliğine uygun biçimde yeniden ele alması gerekir. Kapitalizmin 16. yüzyılda gökten inmediğini, köklerinin aşağı Mezopotamya'daki 10-12 bin yıllık uygarlık evrimine uzandığını bilmek önemlidir. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi merkezler bu tarihsel başlangıcı aydınlatmaktadır. Bu nedenle mevcut uygarlık sistemini kastik toplumsal katil sistemi olarak tanımlamayı daha doğru buluyorum. Arkeolojik ve antropolojik bulgular erkek avcı kaslarının geliştirdikleri öldürme teknikleriyle kadın merkezli klan topluluklarını bastırıp köleleştirdiğini göstermektedir. Bu insanlık tarihindeki en köklü yarılmadır. Aynı zamanda uygarlığın tüm sonraki gelişimini belirleyen büyük bir karşı devrimdir. Geçmiş tarihsel perspektiften yola çıkarak kapitalizmi çözümlemek hayli ufuk açıcı olacaktır. Bu sistemin sadece toplum içi çelişkileri körüklemekle kalmadığı, gezegeni tümden yok edecek kimyasal nükleer silah sistemleri geliştirerek, iklimi kirleterek, yeraltı yerüstü zenginliklerini talan etmek için doğayı da tümden tahrip ederek insan türünün sonunu getirmektedir. Bu gerçekliğe bağlı kalarak yeni bir kapitalist çözümlemeyi insanlığa sunmak enternasyonalin de temel görevleri arasında olmaktadır. Sınıftan önce bir öz savunma oluşumu olarak komün perspektifiyle ezilenlerin tarihine bakmak gerekiyor. Bunun için ilkel kabileleri komün başlangıcı olarak görüp günümüzdeki proletarya denilen sınıfa veya tüm ezilenlere kadar uzanan bir tarih perspektifine ihtiyaç var. Buna dayanarak diyoruz ki tarih sınıf mücadelesinden ibaret değil. Bunu da içermekle birlikte aşağı yukarı 30 bin yıl öncesine dayanan komünal gelişme ile anti-komünal gelişme arasındaki bir ilişki ve çatışma süreci olarak tarihi okumak daha doğrudur. Konferansımızın sunduğum teorik çözümlemeye dayanarak yeni bir siyasi yaklaşım ve örgütlenme anlayışına katkı sunacak önemli tartışmalar yürüteceğine inanıyorum. Bu süreçte temel yöntem diyalektik materyalizmdir. Ancak klasik diyalektiğin bazı aşırılıklarının da aşılması gerekir. Çelişkileri birbirini yok eden uçlar şeklinde değil, birbirini besleyen toplumsal olgular olarak görmek zorundayız. Çünkü komün olmadan devlet, burjuvazi olmadan proletarya olmaz. Dolayısıyla
çelişkiyi yok edici bir mantıkla değil, dönüştürücü bir tarihsel perspektifle ele almak gerekir. Bilimsel gelişmeler de göstermektedir ki diyalektik yöntem mutlaklaştırılmadığı sürece toplumsal çözümlemelerde hala etkili bir araçtır. Bu çerçevede komün devlet ve sınıf devlet diyalektiğinin güncellenmesi zorunludur. 20. yüzyıl reel sosyalizmin başarısızlığı da bu tarihsel diyalektiğin doğru okunamamasından kaynaklanmıştır. Devletçi sosyalizm devleti ele geçirirken sonunda devlete yenilmiştir. Ulusların kaderini tayin hakkını ulus devlete bağlayarak da burjuva politikalarının sınırlarına sıkışmıştır. Proleter ulus devlet kavramı da devletçi zihniyetin yeniden üretiminden başka bir sonuç yaratmamıştır. Bu hakikati doğru okuyarak şunu ifade ettim. Ulus devlet sosyalizmi başarısızlığa, demokratik toplum sosyalizmi ise zafere götürür. Bugün demokratik toplum sosyalizmi temelinde demokratik kurtuluşa yürüme zamanıdır. Bu yolda devlet yerine demokratik cumhuriyet, demokratik ulus perspektifiyle kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik toplum paradigmasıyla yeniden inşayı başaracağımıza inanarak yol almaktayım. Bu bilinç hareketimizi ideolojik ve politik yenilenmeye, örgütsel dinamizme ve haklaşmaya kavuşturarak onu yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek sosyalist bir programa ulaştırmıştır. Demokratik sosyalizmin devletle ilişkisi de çözüm ve barış sürecinde yeniden şekillenmektedir. Devletle ilişkimi bir demokratikleşme ilişkisi olarak tanımlıyorum. Demokratik cumhuriyet anlayışı devletin toplum üstünde tanrısal bir güç değil, toplumla yaptığı demokratik sözleşme çerçevesinde işleyen bir yapı olmasını gerektirir. Demokratik siyaset stratejisiyle devlette değişim ve dönüşümü yaratmak, toplumu demokratik temelde yeniden inşa etmek mümkündür. Bu stratejinin hukukla temellendirilmesi ise barışın kalıcı temelini oluşturacaktır. Hukuk, devlet ile toplum arasındaki demokratik ilişkinin güvencesi ve dengeleyici mekanizması olarak şiddeti engelleyen bir çözüm aracıdır. Aynı zamanda demokratik cumhuriyetin kuruluşunu, meşruiyetini ve toplumsal düzenin yeniden inşasını kurumsallaştıran bir rol üstlenecektir. Bunun için de temel mücadele stratejisi olarak ortaya koyduğum argümanlardan biri de demokratik entegrasyon ve bunun hukuk kavramı oldu. Hukukun bireysel ve evrensel normlarla, kolektif haklarla yeniden toplum lehine yapılandırıldığı demokratik entegrasyon hukuku da 3 temel ilkeye dayanmalıdır. 1. Özgür Yurttaş Yasası. 2. Barış ve Demokratik Toplum Yasası. 3. Özgürlük yasaları. Demokratik entegrasyon hukuku hem devleti norm devletine dönüştürecek hem de toplumun kazandığı varlığı kurumsal inşaya kavuşturup özgürlüğünü başarması anlamına gelecektir. Başlattığım barış ve demokratik toplum çağrısı süreci bir diyalog sürecidir. Orta Doğu gibi karmaşık etnisiteler, dinler, mezhepler bölgesinde diyalog ve demokratik müzakere ile başarılacak çok şey vardır. Hatta anlamlı bir sosyalizmin şiddet dolu bir devrim anlayışından ziyade pozitif bir inşa ve varoluş sistematiği olarak kendini örgütlemesini, bunun da demokratik diyalog biçimde gerçekleşmesini uygun bulmaktayım. Kapsamlı ve derinliğine demokratik bir diyaloga dayanmadan sosyalizmin inşa edilse bile kalıcı olabileceğine inanmak zordur. Lenin de kapsamlı, gelişmiş bir demokrasi olmadan sosyalizm inşa edilemez diyordu. Bu düşünce ve inançla tekrar toplantımızın başarılı geçmesini diliyor, bitmeyen yoldaşça selam ve saygılarımı sunuyorum. 26.05.2025 Abdullah Öcalan, İmralı Adası. Sevgili arkadaşlar, şimdi de herkesin aslında günlerdir konuştuğu ve heyecanla beklediği konuğumuzu sizlerle buluşturmanın zamanı. Sevgili İlham Ahmet'e Zoom üzerinden bağlanması için konuş sözü ona bırakıyorum.
Dengemiti? بله نهامه و آخافتن یاته تو بخیراتی سرسرا سرچواتی. گلک سپاس. دسری دا سپاسیاوه دکم جبو و خواندنا وی کنفرانسا گرینگ و سلاوی خوش بو همو بشتاروانان دبیجم حرمت خوا نشان ددم و گلک یعنی وها دبیجم کو دوا درفتن کو اف کوم خبات چی بونه و اف قصا خلکی کو هاتنه گل هفده جبو کو Bu آشیتی kadar bakın. kişinin katıldığı bir imkan, barış isteyen, istenmesi bu çok önemlidir, çok değerli bir çalışmadır. Bu çalışmayı selamlıyorum. Biliniyor ki yürütülen bu çalışma için bu çalışma barış üzerinedir ve bu çok önemlidir. Orta Doğu'da, dünyada çok önemli bir krizden ve büyük bir ağır bir savaştan geçiliyor. Her yerde ölüm, talan, yok etme devam ediyor. Türkiye'de ise barış tartışılıyor. Bu çok önemli bir konudur. Başta Önder Abdullah Öcalan burada esas bir rol, baş rolü oynuyor. Bu böylesi bir imkanın açılmasında bu nedenle ona özel teşekkür ediyoruz. Ağır bir tecrit altında bunu gerçekleştirdi. Bu adımı başta. Bu saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Diğer taraftan Türkiye tarafı bir inisiyatif aldı. Bu adımı atmak istedi. Bu açıdan bu duruşu, bu çalışmayı da önemli bulup selamlıyorum. Bu konferansta kendim hazır olmak istiyordum. Ancak görülüyor ki daha hala zihniyette, kararlaşmalarda daha iyi bir tarzda yakın bir diyaloğu yürütmek için ve bütün sorunları diyalogla tartışma konusunda görülüyor ki hala engeller var. Hala bu kararlılaşmanın bu hamle, bu adımda yürütülmesinde görüyoruz ki hala bazı engeller var. Umuyoruz ki bu engellerin ortadan kalkar. Bu barış adımı kalıcı bir şekilde yürütülmesini istiyoruz ve umutluyuz. Türkiye'nin geleceği için umutluyuz. Türkiye'de ileride görüşmek için umutluyuz ve daha iyi bir diyalog yürütmek için ileride görüşme umudumuz var. Kuzey ve Doğu Suriye'nin içinden geçmiş olduğu süreç, bu süreç diyebiliriz ki Suriye'nin yeniden inşa sürecidir. Suriye'de Baas rejiminin yıkımının ardından yeni bir aşamaya geçilmiştir. Suriye'nin yeniden inşa süreci, demokratik Suriye'nin inşa süreci. Diyebilirim ki zihniyette, yaklaşımlarda, ilkelerde birçok engeller halen var. Biz Kürtler olarak ve diğer bileşenler olarak, Arap, Süryan, diğer bileşenler olarak yani bu yani Suriye'nin asil bileşenleri olarak Baas rejimi döneminde bizim bütün haklarımızdan mahrum bırakıldık. Fakat şu an yeni bir Suriye'nin oluşmasının imkanları var. Demokratik bir Suriye oluşması imkanları var ki bunun içerisinde kalıcı bir barış oluşmasının imkanı var. Ortak bir yaşam için kanunlar çerçevesinde, Suriye'nin kanunları çerçevesinde bunun oluşturulmasının imkanı var. Biz şu an öyle bir süreceğiz ki bu süreçte diyaloğa ihtiyacımız var. Baas rejimi döneminde Suriye'de devrim süreci başladığında biz kendi içimizde diğer bileşenlerle Arap, Süryan, Türkmen, Ezidi, Hristiyan, diğer bileşenlerle yani bölgede yaşayan diğer bileşenlerle beraber bir sözleşme imzaladık.
Bu sözleşme özerk yönetiminin kuruluş sözleşmesi. Burada eşit, huzurlu, bütün dinlere, bütün dilleri koruyan bir sözleşmeyi aramızda imzaladık. Bu toplumun çok renkleri içerisinde kadın eşitliği, kadının özgürlük koruması esastı. Bu temelde kadın ve erkek arasında bir eşitlik oluştu. Örnek olarak bugün Kuzey ve Doğu Suriye'de tüm Suriye'nin diğer parçalarında, diğer bölgelerinde savaş, soykırım varken, kültürel soykırım varken bizim bölgemizde inşa vardı. Bu da görüyoruz ki önemli bir adım olduğunu görüyoruz. En zor koşullarda geçerken bize dönük birçok saldırı varken gerçekleşti. Buna karşı bu sistem gerçekleşti. Bu sözleşme sayesinde bu sözleşmeyle hem kendimizi koruduk, hem kendi kültürümüzü koruduk ve geliştirdik. Hem de bölgedeki bütün bileşenler kendi dillerinde okul okudular. Kendi dinlerini çok büyük bir huzur içerisinde sözleşmenin garantisi altında dinlerini, inançlarını özgür bir şekilde yaşadılar. Bu nedenle eğer bugün Kuzey ve Doğu Suriye'de, Suriye'nin içinde eğer genel bir yıkım olmamışsa bunda özerk yönetimin rolü esastır. Suriye'nin huzuru aslında Türkiye'nin de huzurudur. Eğer Suriye içerisinde demokratik bir cumhuriyet ya da demokratik bir sistem, demokratik bir anayasa olursa, tüm bileşenlerinin hakları garanti altına alınırsa bu Türkiye üzerine olumlu bir etki yaratacaktır. Türkiye'de olumlu bir etki yaratacaktır. Bu düşünce, bu sistem görülüyor ki uzun süreli Önder Abdullah Öcalan'ın Suriye'de kalmasının Suriye halkı üzerinde önemli bir etki yarattı. Özellikle Kürtler üzerinde etki yarattı. Uzun yıllar Suriye'de kaldı. Birçok kişi, birçok diğer bileşenlerden kişileri gördü ve onlar fikirlerinden etkilendi. Bu nedenle eğer bu sistem bugün eğer esas bir rol oynuyorsa Suriye'nin huzuru içinde, burada esas olan bu fikir ve düşüncenin etkisidir. Eğer Suriye'de Kürtler olmadan, diğer bileşenler olmadan Suriye'de demokratik bir cumhuriyet demokratik olması mümkün değildir. Bu nedenle bu tartışmayı çok önemli görüyorum. Biz görüyoruz ki daha fazla inanç, iradeyle bu tartışmaların yürütülmesi gerekiyor. Türkiye'de başlayan bu hamle direkt olarak bizi de etkilemiştir. Savaş durdu. Türkiye ile bir diyalog süreci, Suriye Kürtler olarak Bakur ve Doğu Suriye'de yaşayan Kürtler olarak bir diyalog içerisinde olmak istiyoruz. Hangi sorun varsa diyalog yoluyla çözümlenmesini istiyoruz. Aramızdaki sınırların açılmasını istiyoruz, tartışmak istiyoruz. Bunlar çok önemli adımlardır. Bu Türkiye'deki barış adımlarının Suriye üzerindeki Kuzey ve Doğu Suriye'deki olumlu etkisidir ve direkt etkilemiştir. Bu nedenle çok uyanık şekilde sorumluluk ruhuyla yaklaşıyoruz ve Suriye'de ve Türkiye'de Kürt sorununun çözümlenmesi, demokratikleşmenin amacına ulaşmasını istiyoruz. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Uzun yıllardır kan döküldü. Kürt anneleri, Türk anneleri ağladılar. Görüyoruz ki artık artık hala savaş istiyoruz.
bu seslerin azalması gerekiyor. Türkiye kamuoyu bu rolü oynayabilir. Türkiye hükümeti, Türkiye basını bu rolü oynayabilir. Bu rolü oynayarak barış için daha fazla destek verilerek tansiyon düşülmesi sağlanabilir. Biz biliyoruz ki Türkiye'deki bu durum Suriye'yi de etkiliyor. Türkiye hükümetinin diyalog ve Suriye hükümetiyle bir ilişkisi var. Bizimle de açık bir kanalları var. Görüyoruz ki bu konuda dikkatli bir yaklaşım var. Biz eğer Önder Abdullah Öcalan'ın dışarıda olması, tecrit koşullarından çıkması, hapis koşullarından çıkmasının çok daha fazla rol oynayacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarını, kamuoyunu ikna edeceğini, Türkiye yöneticilerine daha iyi bir diyalog içerisinde olacağına inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu barış süreci, çözüm sürecinin daha hızlı bir şekilde olacağını, bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle tutukluluk koşullarında, baskı altında adım atmanın çok objektif olacağını düşünmüyoruz. Bu zaten gelişim önünde, barışın gelişim önünde engeldir. Bu tarihi süreçte bölge yeniden düzenlenirken, Orta Doğu yeniden düzenlenirken Türkiye'nin, Suriye'nin bu dizaynda çok önemli bir rolü var. Bu her iki ülkede de barışın olması, Türkiye toplumu, Kürt toplumu içerisinde barış olması, Arap toplumu içerisinde barış olması, huzurun olması, bir çözümün gelişmesi, bir çözümü geliştirecektir, demokratikleşme gelişecektir. Bu bütün Orta Doğu'yu etkileyecektir. Muhafazakar ve tutucu yaklaşımlardan çok açılım yapmak gerekiyor. Daha fazla ilişkilenmek, daha fazla. Burada Türkiye'li yöneticileri de yanımızda görmek istiyoruz. Silah bırakmadan çok barışı tartışmak istiyoruz. Biz ülkelerin parçalanmasından yana değiliz. Ne Suriye ne de başka bir ülkenin parçalanmasından yana değiliz. Bu tür parçalanmalar yeni savaşların önünü açıyorlar. Bu yüzden de biz barışın taraftarıyız. Bizim için ortak yaşam esastır. Komünal yaşam, toplumun tüm bileşenlerin, Kürt, Arap, Türkmen, tüm bileşenlerin birlikte ortak yaşamına inanıyoruz. Buna yürekten inanıyoruz. Biz bu konuda ısrarlıyız ve bunu geliştireceğiz. Bu temelde tüm barış sevdalılarının, barış isteklilerinin bu adımın gelişmesi için çok daha fazla barış için sesini yükseltmesi, Türkiye olsun ya da Türkiye dışında olsun, diğer ülkelerde olsun, diğer devletlerde, kurumlarda herkesin bugün eğer barıştan bahsediliyorsa bu konuda barışın sahiplenilmesi gerekiyor. Bu nedenle Amerikan Başkanı'na da şunu söylemek istiyorum. Eğer her sözünde barıştan bahsediyorsa Suriye için, Türkiye için kalıcı bir barış ancak bu temelde üzerine durularak olur. Suriye'de yeni bir anayasanın yazılmasıyla olur. Bu konuda kalıcı bir barış konusunda seslerinin yükselmesi, dayanışmalarının, desteklerinin demokratik bir Suriye'nin için yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç herkesin kendi sorumluluğunu üzerine alıp bu tarihi süreçte rolünü oynaması gerekiyor ki bir daha anneler anlamasın, kan dökülmesin. Tekrar bu fırsat elden kaçmasın. Bu nedenle bu bütün dayanışmamız, katılımımız bu barış atılımına daha yüksek katılımla, daha sorumlu katılımla olmalıdır. Bu temelde bütün katılımcıları, emeklerini, tüm hazırlık yapanların emeklerini selamlıyorum. Bu temelde tüm konferansa başarılar diliyorum.
Em ji zor spas dikin ji bo tevlîmatê em hêvîdarin ku carek din em li vê salona bihev rabin rûbirû em bihevdûra vê nîqaşê berdewam bikin. Dîsa zor spas ji bo tevlîbûnatê. Değerli arkadaşlar, ya biraz zaman iki önemli konuşmamız daha olacak ve ondan sonra bir ara verip panellerle devam edeceğiz. Ez nihaji jibo axaftina Amina Zikri li peyama Mesut Barzani ve beyefendin ez daveti li ser dikedim. نوی یزدان دلوان پیام سروک مسعود بارزانی بو کنفرانس نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک نوی خوده مزان دلوان برزان هفت سروکن دم پارتی برزان اندامن کنفرانسا برزان اندامن کنفرانسا نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک آماده بوین برز روزا بخیر صلاة گرم هوا همیا بیدن لدست که من دوید سپاس و دست خوشین خو آراسته رکخرین به کنفرانسی بگم هیوی دارم انجام و راسپاردین کنفرانس نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک خدمت و پروسا آشتی و چارەساری آریشه و پیتوین سردم و قناقینی بکد برزان دورامه و همی جهان به قناق که هستیار داد در باز بید همی آماجه دیارکرین دست پیک قانونه کد بید پر بید جه آستانگان یانجی پر بید جه دلیوه نی بو آرامی و آسایش و جیانک و سربلند و برومت و آشیانه بو گلن دبره پیتیوی همی لاین و نیان جه شاشین سردمین بوری ور بگیرن و به هناسه کانی و نرینک رون و تجیباوری و هیوی رفتار گل همی آسنگ و پیشهات نویدا بکن هر دم دیالوگ و لکده گشتن باشتر از شر و آلوزیان و دو گفتگو آشیه دا مروفایتی مفادارد بید برزان از پرج دل دستخوشی الحکومت ترکیه و برز اردوغانو برز اوجلان و همی وان برزان دکم که دلیوه بو پروسه آشتی و چارەسەری و دانوستاندن رقصاندین جلای خوبه پشتبانی هر حولکیت کم که خدمت پروسه آشتی و به حزبون برایتی و پک و جیانا گلن دورن ما بکت هیویا سرکفتن بو هوت خازم بمینند خیر و خوشیان دا سروک مسعود بارزانی شش کانون ایکیا سال 2005 ام جیب ناو خوبی کنفرانسی پیروز دکن داخل سرکفتن بو پروسا آشتیه و بو کنفرانسی که کنفرانسی که نیب دولتی آشتیه و تمنا سرکفتن بو همی آماده بویان و کنفرانسی دخوازین زور سپاس ام هاجی مافیا خفتن دیدن بیوانی که میدین جبو پیاما بافل طلبانی و کوبا طلبانی به بخوندن دارا خیلانی Rojbash, günaydın, good morning. My sincere thanks to the organizers of this forum and at this timely and important conference
on the impact of peace and democratic development in our societies. Ev konferans em hêvîdarin ku ji bo aştiyê û ji bo avakirina aştiya me piştgiriyê bike rêzdaran gelê rêzdaran aştiyê xwe bûyîne li bir ji bo min girîng e rêzûn silavê xwe pêşkêşî we dikin Ser navê alîkarê Hevserokê Herêma Kurdistanê Talebanî we silav dikim pêşiyê ji bo ku konferanseke serkeftî pêk bê em ji wara serkeftinê dixwazin hêvî dikin ku bi tenê nîqaşên watedar nekirin di heman demê de bi rastî jî gavên ku dikarin bên avêtin ji bo banga civaka demokratik hatine kirin bên avêtin serdema pêşîn be serdema wî yekî ji em gelê Kurdin mixabin em salên dûr û dirêj di nav jiyaneke pevçûnî şerran dane em di herêmeka wisa da dijîn di van salên dirêjin di rojhilata navîn şer û pevçûn sirgûn kirin û tundî ser me hat pêkanîn vana hemûyan bûn sedema wendahiyên pir mezin ev ezmûnên ku hatin jiyên em ji her kesî zêdetir û zêdetir dixwazin ku aştî pêk were jiyaneke aram pêk were herî zêde em bi wata vê yekê zanin viya dixwazin salên dûr û dirêj em di nav şer de man û me dît ku tu encamên wê tunene ji ber vê yekê jî ji bo aştiyê û ji bo aramiyê için ji bo îstikrarê em dixwazin bû wê bixebitin ji ber vê yekê jî ji bo ku li herêma me ji bo ku jiyaneke cî rêzê bêjîn em bû vê yekê dixebitin em di serê duryaneke girîngin em duryaneke girîngin ev serdemeke nû ya girîng dest pê bike ev biryarê ku bên dayîn êdin lê serdema pêşiya me de ji bo nifşên nû ew ê derfeta azadiyê biafirîne bi tenê ne ji bo Kurdan di heman demê de ji bo hemû komên etnîk û olî ew ê rê veke baweriya me ev e salên 1970 vir ve yeneke her tim baweriya wê ev ye ku me her tim gotiye ku em dixwazin çareserî me xwestiye em dixwazin bi diyalogê çareserî pêk were fikra me ser destpêkê ve ev e bi müzakereyan bi danûstandina bi nîqaşkirina mafan çareserê dibe baweriya me ev e ev rêgeza me prensîba me prensîba Mam Celal e melgor nêrînê wê ev prensîp çêkiriye ev berpirsiya me aştiyê a herdemî ji bo ku em bên derfeta hatina gelhev çê bibe ew aştiyê çêbe ev ji bo beşdarbûna demokratîk ew pêşî li beşdarbûna demokratîk al herêmê veke îro hewldaneke nû heye rêber Öcalan pêvaciyeke nû da dest pê kirin û bi xwe jî wek bi banga aştî û civaka demokratîk ev pêvaciya da dest pê kirin û xaleka pir girîng nîşanî me de li teva cîhanê Kurd pirsgirêkên pevçûnên herêmî û navnetewî divê êdin bi awayên leşkerî nab awayên diyalogê bên çareser kirin bi riya dîplomasiyê reformên demokratîk û danûstandinên berfireh pêk bê çareserî dema wê ye û divê herkes rêz nîşanê hemû civakan ku ma bê dayîn bi awayekî wek hev em hemû bijîn û divê çareserkirina pirsgirêka Kurdan da jî ev nêzîkayî esas bê girtin têkiliyên navbera Kurda û dewlet
devleta Türkiye iştkarın bu oha bin sere rast kirin jiber ve yekeji dibi ev hevldan ev per giring ve bavariye me eve bi taybeti ji tiştek hatan ha hatne kirne xabatin hevlin dem partiye devleta Türkan dibe kucara yekemine edi Gorbanga avaki ciddi nezi banga açtı ucbaka demokratik dibej berve yekeji خوش کبرین می دم پارتیه دوی قاده دا رول کوانا گرینگ هیه جبروی یکیجی دوی خالده هفگرتنا ناو کردان دا همو پرچین کردان هفگرتیا نابروان دا لترکیه جبو پیکاتنا آشتیه و پاروکرنا ویزیونا به همان رنگی اوی گرینگ بین بتایبتی جشکرم آخواه دریان وکه ام روپلن ایشی بگیرن روپلن نو وکن سردمک نو بدن دست بگیرن چونا پفچونه ده ام دیالوگ اساس بگیرن و هفروبونی اساس بگیرن بو بیکیجی دبه کریا آسایبونه به وکرن نزیکا هیه که روشک لزگینه پدویه که لزگینه ev pek be vel heremeji açtı pek be brastici bandorun açtı per giringin hem istikrar ede pek bine istikrarcı de bxora ev peşaroje miso gerbeke de perverdeyi pekhe pivanın demokratik pekhe ul navcıva kada bici beke gavaka pek benci ev civak hin zileter xort beben jberve yekeji behavior açtı demokrasiye ecara kadın xazım biya bejim em devem jarida gaben ku devem jarida be abetin çi hevldanı ku ben kirin jibu diyaloge hemu gaba parasına sivilam parasına mafan em jara kadın jibu bam jaram pişkiriya xo beyan dekin dedan xuya kirin ev bitene hevlwesteke siyasinine peyurakama netewiye peyurameye peyurake dirokiye aguj nifşam bere ve despekiriye پیوراmal hemberi nifşin ku herimeke beşer bijin ne lehmu nav berahmu komen kurdan da bu hesten xoşki tu bıraktı da nav hamu komen etnik u bavri da pek be em serdemeke diroki da ne dibe ep bajo be vereki u berpreseri be meşandın dibe halede bitene pevçun bedawi nave dehman demede em deri serdemekanu ve dikin ev dve rezdariyel hemberi hev naskirna hev u jinube amadakina desturin bingehni en devleta de açtiye pekmine ez ve hemiyan jibuk ev konferans ev forum peş bikibe u biber rebereka karin kutkarım bekirin em hevidarın Biji Kürdistan, Biji Azadi, Spas. Misli yer tuttu. Sesini ve görüşlerini de duyduk. Onu engelleyemediniz. Hem de kendi bulmuş olduğunuz teknoloji sayesinde oldu bu. Zoom'la. Aynı durum biraz önce yaşadık. Bundan 2 hafta önce Duhok'ta aramızda konuklarda Duhok'ta birlikte olduklarımızı görüyorum. İlham Ahmet'le birlikteydik. Kendisine sordum ne zaman geliyorsun diye. Ona ve Mazlum Abdi'ye. Davet bekliyoruz dedi. Davet DEM Parti eş genel başkanı sevgili Sayın Tuncer Bakıran tarafından birkaç gün önce yapıldı zaten. İlham Ahmet'i bekliyoruz dedi. Dün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan arkadaşımız bunu vurguladı. Gel gelelim İlham Ahmet nedense bugün bürokratik bir takım engeller nedeniyle burada bulunamadı. Ama bulundu. Nasıl bulundu? Tıpkı az önce bahsettiğim durum gibi Zoom'la koca bir ekran
İlham Ahmet'in 5 misli büyüklüğünde bir görüntüyle, kendisi burada olsaydı 5'te 1'i kadar yer tutacaktı buradaki görüntüsünün. Ama sesini duyduk, görüşlerini duyduk ve bütün konuşmayı dinlediniz, izlediniz hepiniz, barış vurgusu yaptı. Eğer İlham Ahmet fizik olarak burada bulunsaydı aynı konuşmayı yapacaktı. Ama bu konuşmayı burada fiziki olarak yapmasıyla Türkiye'deki süreçten daha önemlisi Suriye'deki gelişmelerin yönüne doğru çok daha olumlu bir katkı Türkiye'nin eliyle sağlanmış olacaktı. Bu bürokratik engel Türkiye'ye Suriye'de olmasını istediği, görmek istediği durumu geciktirmekten başka bir anlam taşımadı. Ama yine de barış mesajı İlham Ahmet'in ağzından ve diğer konuşmacıların da mesajlarıyla burada hepimizin gündemine geldi. Şimdi bu uluslararası konferans ki DEM Parti'nin ilk kez düzenlediği, DEM Parti adıyla bir uluslararası konferans. Başta bu konferansa büyük emek harcamış olan eş genel başkan yardımcısı Ebru Günay ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürü bir vefa borcu olarak biliyorum ve buradan söylemiş olayım. Ve konumuza geçersek bizim konumuzun başlığı toplumsal barışa yönelik perspektifler. Hiçbir barış ki içinde bulunduğumuz süreç barış kavramına ilişkin bir takım akademik kavramları beraberine getirir. Negatif barış, pozitif barış, stratejik barış, taktik barış. Fakat her ne olursa olsun barış denilen toplumsal destek ve toplumsal rıza olmadan olamaz. O bakımdan bizim şu andaki panelimizin başlığı toplumsal barışa yönelik perspektifler. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının başlığı olan barış ve demokratik toplum çağrısının içini doldurma girişimleri bakımından da özel bir değer taşıyor. Bu çerçevede en uzaktan gelmiş olduğu için bu toplantıya, bu panelistler arasında ona pozitif ayrımcılık yaparak barışın toplumsallaştırılması üzerine başlığı altında İspanya'nın Katalunya bölgesinden Barcelona Özerk Üniversitesi'nden gelmiş olan Profesör Luis Lemkova ben söz vereceğim. Kendisinin bir özelliği bana söyledi. Oturarak konuşamazmış. Onun için hareketli konuşacak herhalde ayakta. Evet. Onun için kendisini sahneye davet ediyorum. Buyurun. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bon dia, salutations desde Catalunya. Good morning or good afternoon. من جي كاتالونيا وجي برشلونة جي بو من التاري وحس كرنا كزيدية از لفرم كيف خوشية كزيدية كاز هاتم هبر جبو جواكا ديمقراطيكو آشتية از لفر بكاربن باخبم. Bunda barış için konuşmak istiyorum. Bu konu üzerine çok fazla teori ve söz var. Barış üzerine. Ben bu barış sürecinde başlıca aktör olanlar üzerinde aslında konuşmak istiyorum. Ben bunu söylediğim zaman da biraz da o aslında biraz da zorlukları dile getirmek istiyorum. Yani barış ve demokratik toplumun inşa sürecindeki zorluklara değinmek istiyorum. Burada tabii toplum içerisindeki sorunlar da önemli bir faktör. İçinde aslında sömürünün de büyük bir iktidarın ve sömürünün de büyük bir rolü var. İnsanlar burada barış ve bu ortamda barış ve demokrasi aslında talep ediyorlar. Buradaki amaç aslında yeni bir toplumu barış ve savaşsız bir ortamda yaratmak isteniyor. Bu
Ben de aslında büyük bir hevesle bir sonraki konuşmaları bekliyorum. Özellikle kendi ülkelerindeki barış durumunu anlatmalarını bekliyorum. Özellikle İrlanda'da, Bask ülkesinde diğer süreçleri de dinlemek istiyorum. Filistin ve Gazze meselesi de aslında hepimizin gönlünde. Orada da büyük bir trajedi söz konusu, büyük bir soykırım söz konusu. Barış için barış için sürekli endişelerimiz vardır. Aslında bu yüzyıllarca devam eden bir süreçtir. Aslında 2500 yıl öncesine dönmek istiyorum. O dönemi biraz açmak istiyorum. Barış nereden geliyor aslında? Bu söylemin kökenine biraz bakmak gerekiyor. Bir tiyatro oyundan bahsetmek istiyorum. Aristoteles tarafından yazılan bir oyundan bahsediyorum. Aslında bu oyunun amacı kadınların güçlenmesi üzerineydi. Bu bir filmle de etkilenmişti. Bu kolektif olarak kadınların bir savaşı nasıl durdurabileceğini ve barışı nasıl inşa edeceklerini gösteren bir filmdir. Sparta'da süren uzun bir savaş üzerine yapılan savaşlar için yapılmış bir tiyatroydu. Bu tiyatronun tekstinde kadınların rolünü, kadınların nerede durması gerektiğini üzerinde duran bir oyundu. Tabii burada özellikle erkeklerin ikiyüzlülüğü burada deşifre ediliyor. Tabii kadın olmadan aslında İslam barış üzerine düşünemez. Kadının varlığı aslında çok önemli bir husustur barış inşa süreçlerinde. Sanata daha çok ben aslında üretim üzerine durmak istiyorum. Bu oyunun özünde bu vardı. Şu tabloyu aslında hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Picasso'nun Guernica tablosudur. Guernica aslında bombalanmıştı. Modern savaşlarda stratejik bir bombardımandı burada yapılan. Sivil yerleşim yerleri burada hedef alınmıştı. Aslında sivil nüfus hedef alınmıştı. Aslında binlerce insan katledildi ve oranın altyapısı hedef alındı. Bu tabloda işte bu savaşın kirini aslında, bu savaşın kirli yüzünü gösteriyor. Şu anda Picasso'nun başka bir tablosunu ekrana getiriyorum. Bu da barış çağrısıdır. İnsanlar bir çember içerisinde el ele tutuşup ve barış şarkısı söylüyorlar. Bu aslında yüzlerce yıldır barış için bir sembol olarak aslında kullanılıyor. Barış aktivistleri, sanatçıları, barış için mücadele eden herkes buradaki bu dansı Katalan dansıdır aslında aynı zamanda. Diktatörlüğe karşı diktatörlüğe karşı muhaliflerin dayanışmasını gösteren bir tablodur. Ben de bir akademisyenim ve barış üzerine araştırmalar yapıyorum. Aslında biz burada savaşın, çatışmanın kendisini anlamaya çalışıyoruz ve buna rağmen barış içerisinde bir toplum nasıl inşa edilir bunu anlamaya çalışıyoruz. Hali hazırda barış üzerine araştırma yapılabilen en önemli enstitü Stockholm Enstitüsü'dür. Ben Barcelona Özerk Üniversitesi'ndeki 25.000 öğrencisi var.
aslında temel araştırmaları yapan önemli bir üniversite. Burada barış kültürü üzerine bir okul açtık. Amacımız da tam olarak, aslında konuşmam da tam olarak bunun üzerinedir. Aslında barış toplumunu inşa etmek için neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz üzerine biz tartışıyoruz. Bunu da araştırmalarımızla, müdahalelerle, perspektiflerle yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu derinleştirmek istemiyorum. Barış merkezinde, Barış Üniversitesi'nde neler yaptığımızda az çok siz de biliyorsunuz. İnsanlığın özelliklerini, sanatını, diyalogları dahi kurabilmek için yol ve yöntemleri açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Tartışmalarda barış için aslında en önemli aygıtlardan biridir. Bunu geliştirmek istiyoruz. Başka. Biz bunu aslında okullarda, okul müfredatlarında temel ders olarak yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu çocuklara öğretmek istiyoruz. Çocukluktan itibaren barış nedir, nasıl inşa edilir onlara öğretmek istiyoruz. STK'larda, bileşenlerde, profesyonel danışmanlardan, profesyonel çalışanlardan bahsediyoruz. Onlar da bu görüşmelere katıldılar. Özellikle Latin Amerika'da barışın inşası ve çatışmaların sona ermesi çalışmalara katıldılar. Tabii bazı pratik çalışmalarımız da var. Aslında bilin küçük bir araştırma merkezimiz var. Birçok yere de kendimize ulaşamıyoruz. Akademilerde bazen kendimizi böyle çok yüksek yerlerde görüyoruz. Aslında hep yani kimse şöyle bir makro işler yapamıyoruz. Daha geniş toplumlara ulaşamıyoruz. Bunu bilelim. Bu da ben durumumuzu anlamanız için söylüyorum. Bizim de yaptığımız işlerin bir sınırı var. Gücümüzden kaynaklı olarak. Bugün de başka bir konudan aslında da bahsetmek istiyorum. Hafızadan da bahsetmek istiyorum. Bu araştırmalarımızda hafıza üzerine de özel çalışmalar yapıyoruz. Hafıza sadece barış araştırmalarında kullanmıyoruz. Aynı zamanda yaratıcı sanatta da bunu kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane değer var. Birbirimizden vazgeçemeyiz kitabı. Aslında hafıza üzerine yazılmış bir çalışma. Kore'de diktatörlüğe karşı halkın başına neler geldiğini aslında anlatan bir kitap. Doğal olarak barış inşa ederken bunları hafızalarımızda tutmak, bunları unutmamamız gerekiyor. İnsanlar güçlü olabilmeli ki kritik şeylerden bahsedebilmeli, insan haklarından bahsetmeli ve yaşananları açıkça dile getirebilmeli. Bunun için yürekli olmalı. En zor olan konuya gelmek istiyorum. Aslında bu konuda da Yahudilerden bahsetmek istiyorum. Yahudilerin yaşadıklarından bahsettim. Holocaust'lardaki Yahudilerin yaşadıkları aslında yeni bir soykırım yapmak için kullanılan bir yöntemdir ki bu Gazze'de de böyle oldu. Ailemden 21 kişisi Auschwitz'te, halalarım, dedelerim, nenelerim, amcalarım hepsi Auschwitz'te katledildi. Ama bu şimdi bunu bilerek İsrail'deki şu anda yapılan bu fundamentalist yaklaşımlar Filistin'de ve Gazze'de yapılan bu katliamları doğallaştırmak, normalleştirmek için kullanılıyor.
Aslında maalesef şu anda İsrail halkının büyük bir bölümü de bu şekilde düşünüyor. Doğal olarak burada hafızaya tekrar vurgu yapmak istiyorum. Hafıza barışı inşa etme konusunda çok önemli bir konaktır. Bunu aslında yanlış kullanmamak gerekiyor. Şu anda İsrail'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı tam olarak da budur. Biz Katalan'daki Yahudiler olarak bu soykırıma karşı mücadele ediyoruz. Sloganımız hiçbir yerde soykırım yapılamaz, yapılmamalıdır. Zamanımın kalıp kalmadığını bilmiyorum. Şu anda devam etmek istiyorum. Şu anda sanattan tekrar devam etmek istiyorum. Öğretmenin rolü Vietnam Savaşı'nda da aslında bir eylemciydim, protesto yapan eylemcilerdendim. Orada da bir seferberlik dile geldi, özellikle Amerika'dan. Amerika'da sürdürdüğü bu Vietnam Savaşı'nı durdurmak için seferberlik yapılmış, ilan edilmişti. John Lennon'un bir şarkısı Barış'a Şans Ver şarkısı. Bu şarkının sözleri çok önemliydi. 1968 yıllarından bahsediyoruz. Bu şarkı kulaklarımızda bir sembol oldu. Barış ve dayanışma hareketleri daha çok solcuların kullandığı bir jargon olarak görüyoruz. Şu anda ben tabii Filistin'den ve Gazze'den bahsetmek istiyorum. Bazen bu mücadelelerimiz başarıya ulaştı, bazen de başarıya ulaşmadı. Çoğu zaman da kaybettiğimiz durumlar da söz konusu oldu. Burada da Banksy'yi görüyoruz. Banksy aslında zırha bürünmüş bir güvercini görüyoruz. Buradaki bu çelişki, barış ve savaş arasındaki çelişki göstermek için çok güzel bir resim. Şimdi Benjamin Britten'in de bir eserini görüyoruz. Savaş üzerine yapılan bir beste. Almanya'da çok önemli bir rol de oynadı tabii bu Almanya'daki mücadele açısından. Coventra'nın katedralinin açılışı İngiltere'deydi. O da Liechtenstein'in bir resmiydi. Virginia Woolf'tan da biraz bahsetmek istiyorum. Virginia Woolf tarihte ataerkil topluma karşı mücadele etti. Bunlar aslında çok temel mesajlar var onda. Yani kadın olmasa barış olmaz vurgusunu yaptı. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Son olarak CND ve Emmanuel Pankhurst'tan bahsediyorum. Emmeline Pankhurst çok önemli bir harekete öncülük etti ve başarıya ulaştı. 100 yıl önce kadın hareketleri yeni tanıma başlanırken Emmeline Pankhurst bunun tanınması için çok önemli mücadeleler etti ve kadınların oy kullanma hakkı üzerine büyük mücadele etti. Tabii biz şu anda o aşamadan çok uzak bir noktadayız. Bu da başka bir toplumsal hareket. Birçok halk hareketi barışı inşa etmek için ortaya çıktı ve çok önemli kazanımlar elde ettiler ve silahlanmaya karşı birçok halk hareketi ortaya çıktı. Yine mayınlara karşı çok önemli hareketler vardı ve bu hareketler belli bir sonuç da aldılar. Özellikle yasaklanmış silahlara karşı bir
başarı sağladılar. Bir diğeri de İngiltere'de de silahlanmaya karşı ciddi bir hareket vardı. Gördüğünüz gibi bu görüntüde her iki elini açan bir insan figürü var. Bunun da çok önemli bir etkisi oldu. Şimdi Nelson Mandela'dan bahsetmek istiyorum. Nelson Mandela dibinin. O da çok önemli bir baş aktör ve önemli bir mevzi de elde ettiği Güney Afrika'da. Şimdi son olarak da geleceğimizi düşünmeliyiz. Bu çok önemli. Sanat ve üretim, müzikten, heykelden, resimden, sinemadan, bunlar çok önemli alanlar. Sloganımız halen de odur. Barış'a bir şans verin. Bunda temsilcilerinden en önemli temsilcilerden biri de değerli Abdullah Öcalan'dır. İtiraf edeyim ki bu tür toplantılarda bu kadar renkli ve ilginç bir konuşma pek rastlanır bir cinsten değildi. Dinlerken Profesör Louis Lemkov'un öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşündüm ben. Kimse onların öğrencileri nerelerden geçtilerse şanslı öğrenciler olmalılar. Bize barış kavramıyla bu siyasetin kuru dilinden çıkarak grafik sanatlardan tiyatroya, romana, barış kavramıyla bunların ilişkisi ve bunun bırakacağı izler üzerine son derece renkli, hiç akademik olmayan, akademik gibi gözüken ve akademik olan aynı zamanda bir katkıda bulundu. Şimdi bir başka akademisyene aramızda bulunan sözü vereceğim. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, Türkiye'de, Almanya'da çeşitli akademik çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır Kürdistan Bölge Yönetimi toprakları içinde güneyde, şimdi Evler Kürdistan Üniversitesi'nde, daha önce de yanılmıyorsam Doğuk Amerikan Üniversitesi'nde idi ve bölgeyi Kürdistan topraklarının merkezinden izleyerek gözlemleri ve görüşleri önemli bir zaman süresince çok dikkatle dinlenilen, önem verilen bir şahsiyet haline geldi. Kendisi Türkiye'de toplumsal barış ve kalıcı bir çözümün bölgesel ve küresel etkileri üzerinde bölgeden gelen ve kimliği üzerinden de ve akademik faaliyetlerinin de birikimiyle bir sunum yapacak. Söz Arzu Hanım'da. Çok teşekkür ederim. Ben de aslında tam da sizin kullandığınız kelimelerle Profesör Louis Levkov'dan sonra söz almanın çok beni dezavantajlı bir duruma düşürdüğünü düşündüm kendisini dinlerken. Çünkü ben de tam da böyle bu kadar renkli ve yaratıcı bir sunum hazırlamadığımı düşündüm. Sonra bunun niye böyle olduğunu düşünürken aslında üzerime çöken umutsuzluğun bunun en önemli nedeni olabileceğini düşündüm. Sonra konumuz hazır barışken ve bir yıldır barış adı altında birçok toplantıya katılırken ve bu toplantıda dahil olmak üzere barışı konuşmamıza rağmen aslında hiç kimsenin şöyle ağzının dolusu böyle gürleye gürleye barıştan bahsedememesinin de bu umutsuzluk halinin sadece bana özgü değil, aslında hepimizin üstüne sinmiş bir şey olduğunu düşündürdü bana bu şeyi dinlerken, sunumu dinlerken. Dolayısıyla da baştan söyleyeyim, benimki öyle yaratıcı, renkli ve görece uzun değil, kısa ve oldukça kuru bir sunum olacak. Bu umutsuzluğun bu kadar genel olmasının aslında sanıyorum Tülay Hanım'ın altını çizdiği o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı, artık her ne derseniz, ya da bir küresel çatışma ihtimalinin çok yüksek görülmesi, havada asılı olmasıyla galiba çok ilgili diye düşünüyorum. İşin doğrusu iyi haber şu ki, en azından bugün sabah haberleri karıştırırken ve son bir yıldır Trump yönetimindeki Amerika'nın performansını göz önünde bulundurduğumuzda bu havada asılı olan 3. Dünya Savaşı'nın en azından bu Trump döneminde sabah
açıklanan bu nihayet açıklanan Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinden de anlayabileceğimiz gibi en azından bu Trump döneminde bu savaşın çıkmayacağını sanıyorum. Bu belirsizlik çağında bu kısa vadeli böyle bir öngörüde bulunabileceğimiz bir metin diye okudum sabah okuduklarım, ama dediğim gibi sadece bu ortaya konulan ulusal strateji belgesi değil, Trump'ın bir yıldır gösterdiği performans da o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı'nın iyi haber diye görece eğer adresleyebileceksek bu 3 yıl içinde olmayacağını varsayabiliriz. Ama mevzu şu ki bu 3. Dünya Savaşı 3 yıl içinde olmasa bile Orta Doğu'da sürmekte olan savaşların ya da şöyle daha kestirmeden söyleyeyim, bir İran-İsrail savaşının 2-0 ikinci raundunun olmasının kaçınılmaz olduğu bir andayız gibi görünüyor. Zira bu ulusal güvenlik belgesinde de altı çizildiği üzere o güçle barışı yapma vurgusunun evet 3 yıl boyunca belki 3. Dünya Savaşı ya da toplu bir küresel çatışma haline öteleyebilir ve fakat o ihtimali çok daha güç yoluyla barış yapma halinin o ihtimali çok da derinleştiren bir etki yarattığında kabul etmek gerekiyor. Bunu söylememin en önemli, buna ya da söylediklerime delil olarak gösterebileceğim en önemli veri, hiç kuşkusuz Trump'ın bu bir yıl içerisinde bir ateşkes, görece bir ateşkes sağladı. Ama bu barış, adını barış koyduğu ve aslında pratikte ateşkesten öteye gidemeyen, hatta şöyle söyleyeyim, çoğu ateşkesin bile sağlanamadığı barış projelerine baktığımız zaman bu güç yoluyla barışın sınırlarının ne olduğunu görebiliyoruz ve bu bir dondurma halini, çatışmayı bir ölçüde sağlasa bile aslında çatışmanın taraflarını çok daha çatışma ihtimalini ya da çatışma konularını çok daha derinleştiren, tarafların birbirlerine karşı tavırlarını ya da beklentilerini çok daha çatışmacı bir seviyeye çeken bir geçtiğimiz bir yıllık bir süreç bize önümüzdeki dönemde bu barışın, dondurulan barışın bir kez çözüldüğünde çatışmanın çok daha derin olabileceğini gösteriyor. Şimdi İran meselesi bağlamında da şunun altını çizmekte fayda var. Belki çoğunuzun da dikkatini çekmiştir. Aslında işte bir Gazze'de barıştan bahsediyoruz, bir Suriye'de barıştan bahsediyoruz, bir Ukrayna-Rusya'da barıştan bahsediyoruz ama bu barış ateşkesin bile sağlanamadığı barış projelerinden bahsediyoruz. Ama öbür yanda aslında o ateşkesin sağlanabildiği tek bir vaka var, o da İran. Dikkat ederseniz İran ve İsrail ateşkesi 12 gün savaşından sonra gerçekten de bozulmadan, taraflar birbirlerine tekrar saldırmadan bugüne kadar korudu. Ama bu koruma hali bize bunun önüne geçilebileceğini değil, bilakis tarafların aslında nihayetinde bunu bir nihayete kavuşturacak şekilde bu savaşı ertelememeyi akıllarına koyduğunu ve özellikle de 2026'da Netanyahu'nun bir daha seçimin İsrail'de gündemde olduğu bir dönemde önümüzde kaçınılmaz bir çatışma olarak durduğunu hesaba katmak gerekiyor. Şimdi bu çok kısaca ve pek de iyi toparlayamadığımı düşündüğüm çerçeve içerisinde aslında diğer tüm gündemde olan barış müzakereleri, diyalog süreçleri, dediğim gibi en fazla bir ateşkesi sağlamak ve fakat bir kez bu dondurma hali çözüldüğünde savaşı daha da büyütecek dinamikleri barındırırken bana kalırsa sadece Kürt-Türk diyaloğu
ya da barışı bunlar içerisinde güce dayalı bir ya da işte bu kendisini barışın başkanı olarak ilan eden Trump'ın güce dayalı barış yapma sürecinde istisnai bir örnek teşkil ediyor. Evet, bunu ben de bir yıldır farklı platformlarda dile getirdim. Bu barışın gündeme gelmesinin temel nedeni her iki tarafın da Orta Doğu'da yeni oluşan dinamiklere bağlı olarak karşı karşıya kaldığı stratejik zorunluluklardır. Ama biz tarafların beyanlarını esas alacak olursak bu diyaloğun gönüllülük esasına dayalı bir barış girişimi olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Diğer tüm barış projelerini tek tek burada dinamiklerini, bunların faktörleri, aktörlerin pozisyonlarını, motivasyonlarını tahlil etmek için yeterli zamanımız yok. Ama tekrar Kürt-Türk barış girişimine ya da diyalog sürecine dönecek olursak, diğer süreçlerden farklı olarak ve onların hepsinden daha fazla feasible, yapılabilir, hayata geçirilebilir bir proje olduğunu teslim etmek gerekiyor. Şimdi bu hikaye içerisinde iki ihtimal, dediğim gibi ya da iki ihtimal demeyelim de bu önümüzdeki dönem her ne kadar 3 yıl, ben kişisel olarak en azından bir büyük savaşı beklemiyor olsam da Orta Doğu'da İran'la İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğu bir fotoğrafta bu süreç taraflara ne kazandırabilir? Buna baktığımız zaman sadece savaş durumunda, yani asıl söylemek istediğim şu, bu şeyin yapılabilirliğinin, Türk-Kürt barışının yapılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri gönüllülükse, diğeri de her iki tarafın da kazan kazan bir sonuca varmasına imkan veren bir süreç olması. Tekrar ediyorum, diğer barış, gündemdeki barış süreçlerinden farklı olarak. Şimdi bu haliyle bir savaş halinde nasıl bir kazan kazan sonucu olabilir? Türkiye açısından olası bir savaşı eşiğinin ötesinde tutma imkanı verirken, Kürtlere de bir iki ateş arasında kalmama ve kazanımlarını koruma imkanı verebilir. Bunun ötesinde çok fazla uzatmadan ve bir savaş olsa da bir savaşsız, umarım geçiş süreciyle nihayete varacak olsa da hali hazırdaki dinamikler ve işte sıklıkla bugünlerde tartışma konusu olan ulus devletin bekası mevzusu bize gösterdiği ya da en azından benim okumamdan anladığım bir başka kaçınılmaz olan şey ise günün sonunda ulus devletin işte tombarak istediği için değil, işte Amerika Türkiye'yi şey yapmak istediği için olduğunu düşünmüyorum, ama sonuç itibariyle ulus devlet denen şey eğer temelde bir kapitalist ekonomi modeli üzerine inşa edilen ve ona dayalı olarak yaşayan bir şeyse, bu modelin artık sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı bu durumda ulus devletin zaten neoliberal politikalarla çoktan altının oyulduğu bu dönemde ayakta kalmasının mümkün olmadığı ve hayatta kalmak için de bu içinde bulunduğumuz süreçte bir bölgeselleşmenin, yani coğrafi ve siyasi yeni bölgeler, ekonomik bölgeler üzerinden ulus devletin eskisi gibi değil ama bir çatışmaya da en hazırlıklı biçimde kendisini karşılayabilmek için bir ekonomik bölgeselleşme içerisinde kendini tanımlayabildiği ölçüde ayakta kalabileceği görülüyor. Bunu daha somut açmak icap ederse, bu yine referans Tombar'a referans vereyim, bu Hazar'dan Doğu Akdeniz'e diye sıklıkla altını çiziyor. Öyle görünüyor ki Orta Doğu dediğimiz şey de işte bu yeni oluşan enerji koridorları ve yeni güç savaşı
çerçevesinde Çin, Rusya ve Batı, bu arada Batı Yarımküre'den ya da Amerikas'tan bahsederek bunu söylüyorum. Öyle görünüyor ki sonuç itibariyle bu Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar sıklıkla yapılan vurgu Orta Doğu'nun Kafkasları da içine alan, Rusya ile Çin arasında bir tamponun oluşturulduğu ama aynı zamanda ki İran Savaşı'nı bir anlamda mecburi kılan da aslında bu yeni ekonomik politik bölgenin ortaya çıkması. Şimdi bu yeni ekonomik politik bölge ortaya çıktığında ve ulus devletin kendisini devam ettirmesinin zemininin kalmadığı durumda işte Abdullah Öcalan'ın o sözünü ettiği komüner demokratik entegrasyon ya da komüner sosyalizm ya da demokratik entegrasyon işte bu yeni bölgesel ekonomik ve politik yeni oluşan bölgeler çerçevesinde aslında sınırlar değişmeden ama bir ekonomik bölge çerçevesinde birlikte barış içinde yaşamanın da bir formülü olarak önemli bir girdi, önemli bir ne derler zemin sunduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her bir söylediğimin tartışmaya açık olduğunu farkındayım. Umarım elimden geldiğince özet ve toparlayıcı olmaya çalıştım. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Arzu Yılmaz öyle bir sunum yaptı ki birkaç başlık altında birer sempozyum yapılabilir. Hepsine ilişkin olarak yani birkaç başlıklı birkaç sempozyumluk materyali özetleme başarısı gösterdiği için altına özellikle çizmek gerekiyor. Onun bölge çerçevesinde sunduğu durumu şimdi içeri doğru taşırsak başlık Cihangir İslam'ın bir arada yaşam ama nasıl sorusunun cevabını o irdeleyecek. İlk konuşmacımız Louis Lemkov'un sunumu ne kadar renkliyse Cihangir İslam'ın kişiliği de o kadar renkli. Kendisi Saadet Partisi geleneğinden gelen bir siyasetçi, bir tıp doktoru, profesör. Fakat Saadet Partisi'nden sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bundan bir önceki yasama döneminde parlamentoda bulundu. Bu iki minik biyografik not zaten renkliliğine yeterince delil teşkil eder. Şimdi onun kendi birikimi ve gözünden bir arada yaşam ama nasıl sorusunun cevabını irdeleyelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Esselamu Aleyküm. Rojbaş, merhaba, hello, and welcome to our honorable guests. Konuşmamı Türkçe olarak yapacağım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anarak başlamak istiyorum konuşmama. Ve bu çözüm meselesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Çandar'ın henüz iltifat mı yoksa bir iğneleme mi olduğunu tam bir şey yapamadım. Espri yapıyorum hocam ya, şey yapmayın. İdrak edemediğim, şu anda kafamda o dönüyor, bir yerlerde o çalışıyor. Ama gerçekten samimi olduğunu biliyorum çünkü bunun dışında da bizim belli karşılaşmalarımız oldu. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Biz kendisini seviyoruz, onun da bizi sevdiğini düşünüyoruz. Çok güzel bir çözüm projesi var yine gündemde. Yarım kalan ilk çözüm sürecinde de biz bu tip şeylere daima balıklama atlamışızdır. Yani hesapsız, kitapsız, önemli olan toplumsal barışın ön plana çıkartılması, yaşama geçirilmesi. Ama bir eksiği, ben bir KHK'lı olarak bir eksiği baştan hatırlatayım. Biz KHK'lılar ne olacağız bu çözüm sonucunda?
Yani sizin bugün hayata geçirdiğinizi biz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce söyledik diye mi? Başımız belaya girdi ve kişisel olarak beni harcamanızı kabul edebilirim ama gerçekten ülkede bunun acısını çeken çok büyük kitleler var. Bunu mutlaka özellikle Sayın DEM Parti heyetinden ben istirham ediyorum. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer parti Yeni Yol Hareketi'ne hepsine sürekli söylüyoruz ama bu göz ardı edilmeden hukuki bir çözüm. Tek istediğimiz bu. Çok değerli misafirler, bir arada yaşamak ama nasıl gibi çok geniş, 3-5 sempozyum değil, yani bir fakülte, üzerine fakülte kurulabilecek bir konu önümüze kondu. Ama olay hiç düşündüğünüz kadar komplike değil, son derece basit. Ben kişisel olarak bunları söylemekten çok hoşlanmıyorum ama bilginiz olsun diye söylüyorum. Anne tarafı Yörük, baba tarafı Boşnak, ortalama Müslüman bir aileden, yani Türkiye'deki ortalama bir Müslüman aileden geliyorum. Bir arada yaşamak bizim için olağan bir durum. Yani çocukluktan beri ötekine saygı, ötekiyle kendini eşit görmek, büyüklenmemek, kibirlenmemek, gerek evde, gerek küçük yaşta gittiğimiz dini eğitimlerde, Kur'an kurslarında, formal eğitime bunu katamayacağım çünkü formal eğitim daima bir tarafımızı pıştıkladı. Yani biraz ötekine karşı kışkırtıcı durumları da oldu. Ama doğal çevreye baktığınızda biz zaten kişisel olarak hepiniz aslında Türkiye'deki ortalama bir insan bir arada yaşamanın doğal demeyeyim de fıtri durum olduğunun idrakiyle zaten ortada. O yüzden ben bunu hani eğitimini alıp da hayatımıza geçirebileceğimiz bir şey olarak görmüyorum. Ama titizlikle belli noktaların ucundan tutmak ve olayı sadece sözde bırakmamak, bizim geleneğimizde maalesef böyle bir kötü huyumuz vardır. Mutlaka yazılı olarak hukuka da, yani hukuk şeklinde yazılı olarak hayatımıza geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve yine özellikle Kürt meselesinde Türkiye'nin Türkiye'ye ve bölgeye baktığımda daima şunu hissettim. Bunu defalarca da yazdım veya sosyal medyada ilan ettim. Benim için Saraybosna neyse Kobane'de odur. Daha farklı bir konumda, daha farklı bir hüviyette değildir. Dünyanın, arzın her merkezi benimle öyledir ama akrabalık açısından baktığınızda benim için bu ikisinin bir farkı yoktur. O yüzden resmi, formal eğitimin daima önüme koyduğu dış Türkler meselesi, bizi de Boşnak olduğumuz halde dış Türk sayılırız biz, olsun. Biz gönüllü olarak Türklüğü kabul etmiş bir kavim diyebiliriz Boşnaklı. Ama benim aklıma daima peki dış Kürtler ve dış Araplar ne olacak meselesi gelir. Yani bugün eğer Balkanlarda bizim akrabalarımız varsa, Kafkasya'da bizim akrabalarımız varsa ki var, bu toplum parçası olarak, bizim Orta Doğu'da da, Suriye'de, Irak'ta, Gürcistan'da, Ermenistan'da akrabalarımız veya dostlarımız var. O yüzden bu bütünlükçü bakışı hiç kaybetmemek arzusunda oldum. Saate bakıyorum. Çok fazla ihlal etmek istemiyorum. Evet, biraz vaktimiz var herhalde. Bir başka meseleye dokunmak istiyorum. Bu Cumhuriyet'in 102. yılını idrak ettik. Ben 100. yılda aslında birçok yazardan, kuruluştan bir muhasebe kitabı beklerdim. Yani biz 100 yılda ne yaptık? Sayın Hocam ulus devlet meselesine çok güzel bir şekilde değindi.
Evet, ulus devlet yani imparatorluk bakiyesi üzerine o günün şartları içerisinde belki zorunlu olarak bir ulus devlet inşa ettik ama bunun sonucu nedir? Yani ben tıp doktoruyum neticede. Ameliyatı yaptın mı? Yaptım. Peki hasta nasıl? Diz protezi taktım. Skolyoz ameliyatı yaptım. 10 yıl sonra hasta nasıl? 20 yıl sonra da hasta nasıl? Hasta yaşlılık dönemini iyi geçirebiliyor mu? Daha çok eser beklerdim. Ben henüz sadece Bilgi Üniversitesi'nin bu konudaki bir derleme çalışmasına, çeşitli makalelerden oluşan bir çalışmasına rastladım. Ama bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Yani bu muhasebeyi yapmadan bizim rahatlıkla yolumuza devam etmemiz pek mümkün değil. Önümüzde şöyle bir alan görüyorum. Bunu lütfen bir emperyal heves olarak görmeyin. Ama işte 3. Dünya Savaşı'nın dile getirildiği bu dönemde Türk ve Kürt zaten tarihsel olan ittifakının perçinlenmesinin, emperyal anlamda söylemiyorum, barışçı bir rejim inşa etmek ve bunu dünyaya bir örnek olarak sunmak adına çok şeyler yapabileceğine inanıyorum. Bu potansiyel bizde var mı? Evet, var. Yani genelde bizim toplumumuzun temel değerlerinin çatışmaya değil de bir arada yaşamaya yönelik olduğunu vurgulamıştım. Böyle, en azından ben böyle görmek istiyorum veya ben kendi yakın çevremde böyle gördüm. Ama tarihsel olarak baktığımda da önüme getirilen Batı demokrasisinin gelişimi, demokrasi tarihi saygıyla karşılıyorum. Gayet iyi, belli bir noktadan alıp gayet iyi bir noktaya gelmiştir. İşte beylikler ulus olmuştur. Ulus devletler demokrasiye geçmiştir. İşte burjuva demokrasi derim vesaire. Ama kendi tarihime baktığımda da benim hafızamın veya toplumsal hafızanın bana taşıdığı şeylerin, değerlerin özellikle Medine vesikasına kadar götürülebileceğini düşünüyorum. Ve Medine Sözleşmesi'ni, Sayın Ali Bulaç buradaydı ama gitmek zorunda kaldı. Medine Sözleşmesi'nin hem sizlerin hem bizlerin ve bütün bu havalinin bilinç altında bir arada yaşamak konusunda önemli bir köşe taşı, önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu da üzerine eklediğimde bir arada yaşamanın benim için yeni bir durum, eğitimini almam gereken bir durum değil de insan fıtratına uygun olan insan fıtratına en uygun olan yaşama biçimi olduğunu düşünüyorum. Sayın hocamın açtığı gibi kendilerine katılıyorum. Ulus devlet bizim için bize kattıkları ve katamadıklarıyla ciddi bir muhasebesinin yapılmasını ve onun kazanımlarının kaybedilmeden kapsayarak bu kazanımların aşılmasını ve bunun yine bölgesel anlamda sadece Türkler ve Kürtler arasında değil, Araplar, Ermeniler, Gürcüler, Balkanlar, elbette Farslar, elbette Kafkasya. Yani bölgesel anlamda bir arada yaşamayı formüle eden bir rejim üzerinde kafa yormamız ve bunu yaparken de Batı demokrasisine pek yaslanmamamız. Yani oradan çok şeyde ummamamız. Bakın bunu silip atmıyorum. Küçümsemiyorum da Batı demokrasi tarihini. Ama Bosna hadisesine 90'lı yıllarda bakınız. Bugün Gazze'ye tutumlarına bakınız. Batı demokrasisinin sadece Avrupalı için geliştirilen bir proje olduğunu ben görüyorum en azından. Sizleri de görmeye davet ediyorum. Ama bizim
üreteceğimiz, bizim birlikte projelendireceğimiz bir rejimin sadece bizler için değil, bütün insanlığa bir çözüm olacak rejim olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu arada konuşmanızın başında bana ilişkin göndermeniz, zaten bir sorun yok aramızda, çünkü ben renk, zaten biz çoğulculuktan yana bir siyasi akımın ve düşüncenin sahipleri olarak renkten yanayız. O bak yani, evet, güzel. Şimdi bu geldiğimiz bugün itibariyle süreç açısından olsun, zaman dilimi açısından olsun, bütün bu gelişmeler tabii yaklaşık 13, en azından bilinen haliyle 13 aylık bir arka plana sahip ve bunun en önemli kilometre taşlarından biri, hatırlarsınız, Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin grubunda yaptığı konuşmada bu sürece, o zaman süreç olduğunu da ayırdığında pek kimse değildi ama buna ivme kazandıran o konuşmasının özellikle şu bölümüydü: sözcüklere takılmayın, çünkü o sözcükler, o kavramlar artık kullanılmıyor. Onun ağzından çıkan sözcüklerle o bölümü dikkatinize getireceğim. Özgür Erol'a söz vermeden önce. Konuşmasının bir yerinde şöyle girdi söze: terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Şimdi tabii o günden bugüne bu kavramı terk etti. Kurucu önder kavramını doğru bir şekilde, olması gereken bir şekilde ve Sayın Abdullah Öcalan'ın hak ettiği biçimde kullanıyor. Artık bu kavram, az önce 22 Ekim 2024 konuşmasında kullandığı kavram terk edilmiş ama umut hakkı kavramıyla birlikte çok güçlü bir ivme bu sürecin bir yapı taşı olarak yerini almış oldu. Bu toplantıda Turan Erol'un, Özgür Erol'un konuşma başlığı Kürt sorunun çözümünde ve toplumsal barışın inşasında Abdullah Öcalan'ın rolü ve umut hakkı. Merak ettim, bu umut hakkı acaba ne şekilde ifade edilebilir diye. Dijital çağda yaşıyoruz. Yapay zekaya sordum umut hakkı nedir diye. Yapay zeka en kestirmeden, bir panel gerektirmeyecek netlikte, aynen okuyacağım, şu cevabı verdi. Umut hakkı özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında şekillenmiş bir kavramdır ve temel olarak bir insanın geleceğe dair umudunu koruma hakkını, özellikle de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bağlamında bir gün serbest kalabilme umudunu ifade eder. Umut hakkı insan onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve bir mahkumun yaşamının geri kalanını hiçbir koşulda hapiste geçirmek zorunda kalmayacağına, serbest bırakılma ihtimalinin en azından teorik olarak var olduğuna dair bir umut taşımasını güvence altına alan bir haktır. Şimdi tabii Devlet Bahçeli'nin az önce gönderme yaptığım sözcükleri bu tanımla birleştirildiği zaman ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında yer almış haliyle birlikte düşünülürse, Abdullah Öcalan'ın bir gün serbest kalması gerekliliğini kendiliğinden içeren bir özellik taşıyor. Zaten o olmadan, yani Abdullah Öcalan bir gün serbest kalıp toplumun siyasi hayatında, düşünce hayatında zaten yerini aldı, siyasi hayatında aktif biçimde serbest bir, özgür bir birey olarak yerini almadan süreç
her ne süreç ise onun başına hangi sıfatı yerleştirirsek yerleştirelim tamamlanmış olmaz. Bu apaçık bir gerçeklik. Zaten geldiğimiz noktada da en son eksik de olsa parlamentoda kurulmuş komisyondan bir heyetin onu ziyarete gitmesinin en çarpıcı yönü Kürt sorunun bir güvenlik sorunu olarak ele alınmaktan çıkarılıp siyasi bir sorun olduğunun tescilini simgelemesi ve Abdullah Öcalan'ın da bir siyasi aktör olduğunun hem de baş aktör olduğunun altının çizilmesini simgelemesini ifade ediyor. Şimdi buradan hareketle kendisine söz vereceğim Özgür Erol 100 yılın başlarından itibaren Öcalan'ın avukatlarından biri. Aynı zamanda da çokça medya tabiriyle İmralı heyetinin bir üyesi ve yanılmıyorsam son bir sene içinde bu az önceki sözcüklerle Bahçeli'nin yaptığı açıklamadan sonra İmralı'ya yapılmış 8 heyet ziyaretinin hemen tümünde yer almış ve aynı zamanda da en sonu galiba 3 gün önceydi. Yanılmıyorsam 3 Kasım tarihindeydi. Bir kez daha Sayın Abdullah Öcalan'ı yüz yüze görmüş ve şu salonda en fazla herhalde 10'la bir araya gelmiş kişilerin en azından yakın tarih itibariyle başında geliyor ve aynı zamanda hem de hukukçu ve dolayısıyla Kürt sorununun çözümünde ve toplumsal barışın inşasında Abdullah Öcalan'ın rolü ve umut hakkı başlığı altında konuşmaya en ehil kişi o. Gerçi bana daha önce umut hakkı konusunda çok az şey söyleyeceğini söyledi ama ben galiba onun hakkını çaldım. Yeterince umut hakkını söyledim. Konuşmayı şimdi ona bırakalım. Kendisini dinleyelim. Buyurun Sayın Erol. Xunxiratın, Sersara, Serçevahatın herkese merhabalar, hoş geldiniz. Umut hakkı meselesi bundan daha iyi özetlenemezdi. Benim bu konu üzerine çok böyle lafı dolandırmama gerek yok. Esas olarak budur. Fakat ben bugün böyle bir yasal düzenleme ya da bir ahim kararı bunlara çok boğmadan bu umut hakkı ya da özgürlük ilkesi dediğimiz şeyin bize nasıl yansıdığını, nasıl yansıyacağını, bizim geleceğe umutla bakma hakkımızla olan bağlantısını biraz konuşmak isterim. Tabii burada bu bileşenin karşısında olmak ve konuşmak çok kolay bir şey değil. Bundan onur ve şeref duyuyorum. Bununla birlikte burada içinde bulunduğumuz dönemin kıymetini anlayabilmek için özellikle son 10 yılın nelere mal olduğunu da unutmamamız gerektiği kanaatindeyim. Çok ağır süreçlerden geçtik. Bir bütün olarak siyasi mücadelenin o tecrit süreciyle birlikte yoğunlaştığı bir dönem, aynı zamanda baskıların da yoğunlaştığı bir dönemdi. Ve özellikle tecrite karşı mücadele, tecrite karşı ses verme sürecinde başta barış annelerimiz, kıymetli analarımız, o süreci cezaevlerinde geçiren, ölüm oruçlarıyla, açlık grevleriyle geçiren tutsak arkadaşlarımız, siyasetçi arkadaşlarımız, basın emekçilerimiz, Demokratik Kitle Örgütü'nden arkadaşlarımız, dost ve yoldaşlarımız, hepsine şükranlarımı sunmak isterim. Çünkü şöyle bir durum var. Tecrit döneminde tecrite karşı mücadele yürütülürken şimdi tıpkı bu dönem yürüyen bazı tartışmaların bir başka minvali o dönemde yürüyordu. Bir siyasi mücadelenin böyle bir konuya odaklanmasına gerek var mıdır? Gerçekten bir cezaevi ya da bir kişi bu kadar önemli midir? Bugün de hani çok genelleştirmiyorum ama Kürt meselesinde çözüme evet, barışa evet ama oraya gitmeye gerek var mıdır? Ya da onu yapmaya gerek var mıdır? Tipi tartışmaların biraz onun devamı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu önemsiyorum. Şimdi tecrit döneminde ısrarla şunu söyledik, dedi ki İmralı tecridi Kürt meselesinde siyasi ve hukuki seçeneğin ortadan kaldırılmasıdır. 10 yıl boyunca döne döne bunu anlattık.
geldiğimiz nokta 10 yıllık süreç bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya çıkarmadı mı? Ne zaman ki İmralı'da işte bizzat bahsettiğiniz 22 Ekim açıklaması tecrit kalkıyorsa diye başlayan o cümleyle birlikte işte siyasi ve hukuki seçeneği tartışabileceğimiz bir zemine geldik. Bunun tabii ki Sayın Öcalan'ın hem Kürtler nezdinde hem Türkiye nezdinde hem bölgesel olarak hem politik düzlemde kapladığı yerle geliştirdiği tezlerle ve kendini yerleştirdiği alanla bir bağlantısı var. Kürtlerle ilgili boyutunu hani çok ifade etmeye bence gerek yok. Kürt demokratizasyonunun kurucu önderidir. Bu kadar yalın bir biçimde ifade edebiliriz. Sadece son 50 yıllık Kürt isyanının eylem ve fikrinin değil, aynı zamanda o isyanın sonuçlandırılmasının, onun dönüşümünün şiddet yolları yerine siyaset ve hukuk yollarının tercih edilmesi fikrinin ve eyleminin de kurucusudur. Dolayısıyla Orta Doğu'nun genelinde bir bütün olarak Kürtlerin temsil ettiği dinamizmle Sayın Öcalan'ın geliştirdiği bu tezler ve yerleştiği bu konum arasında çok güçlü bir diyalektik bağ var. Sevgili dostlarımızdan bu bağı değerlendirme yaparken gözden kaçırmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu gözden kaçtığı zaman en temel noktayı tekrardan başa dönmek durumunda kalıyoruz. Tabii bu kendisini yerleştirdiği bu pozisyon sadece İmralı ile sınırlı değildi. Esasen bunu bu yıl içerisinde İmralı'da gerçekleşen görüşmelerde çok kez hayıflanarak anlattı. Yani keşke Özal dönemindeki süreci daha iyi değerlendirebilseydim. Hatta siz de o sürecin tanıklarındansınız. Devamında Erbakan, yani Cumhurbaşkanı olarak Özal'la, Başbakan olarak Erdoğan'la, Başbakan olarak Erbakan'la, Başbakan olarak Erdoğan'la ve son noktada Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'la 4 temel süreç geliştirmeye çalıştığını, bu süreçler eğer o dönemde doğru muhataplığa ve doğru tavırlara yerleşseydi aslında bütün bu neredeyse 30 yıla yayılan bu acıların da yaşanmayabileceğine dair bir hayıflanma içerisinde. Bunun hem eleştirisini hem öz eleştirisini geliştiriyor. Ve bugünkü süreç aslında bu bakış açısının, bu total yaklaşımın 92'den bu yana devam ede gelen sürecin bir ürünü. Ve bugünkü dönemi de, yani içinde bulunduğumuz bu süreci de temelinde tek taraflı ve kendi iradesine dayalı, öz iradesine dayalı bir süreç olarak geliştirdi. Bu bundan bir yıl önce bugün bulunduğumuz şartlarda değildik. Suriye'de bir iktidar değişimi gerçekleşmişti. Çok gergin ve çok krizli bir Orta Doğu koşulları. Aynı zamanda ülkede de son derece kısıtlayıcı bir ortamda 3 görüşme planladı. Bu 3 görüşmenin sonucunda Kürtlerin demokratik siyaset ve hukuk yoluyla mücadelesini dönüştürebileceği bir açıklamayı organize etti. Ve birinci etap bu şekilde başladı. Öncesinden son derece üzerine düşünülmüş, derinlikli planlanmış bir süreçti. Devam eden süreçte örgütün kongresini yaparak buna yanıt vermesi, daha sonrasında işte o Temmuz ayındaydı değil mi silah bırakma, evet, Süleymaniye'deki tören bir kez daha o dönemde sergiledikleri misafirperverlik için PDK ve YNK'li misafirlerimize de teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi geldiğimiz noktada ve işte geri çekilme kararı. Şimdi geldiğimiz noktada mesela son görüşmede bunu daha da derinleştiriyor. Sadece fiilen bir silah bırakma değil, hem fiilen hem zihnen şiddetten arınmaktan bahseder bir duruma geldi. Şiddetsizlik ilkesini sadece kaba anlamda bir şiddetten arınma değil, genel olarak demokrasi dışı her türlü müdahaleye karşıt olma biçiminde değerlendiren bir noktaya geldi. Yani bu dönüşüm noktasında oldukça net. Fakat bununla birlikte
meselenin uluslararası boyutunu, meselenin bölgesel boyutunu, meselenin ülkedeki bir arada yaşama boyutunu gayet iyi bir çerçeveyle dinledik. Fakat bununla birlikte bir de meselenin Kürtler boyutu var. Şimdi bu birliktelik ve bu bir arada yaşamada Kürtlerin meselesi ne olacak? Sayın Gürkan Çakıroğlu burada mı bilmiyorum. Ama eğer buradaysa onun son dönem yazılarından oldukça ilham aldığımızı söyleyelim. 1919-23 arasında Kürtlerin yerleştirildiği söylem, yani bu ülkenin kurucu babalarının Kürtleri Türklerle beraber zikreden, lafzeden, yazıta geçiren, söyleme geçiren tarzıyla 25'ten sonra ortaya çıkan inkar rejimi arasındaki derin bağlantıyı bence güzel anlatıyor. Zaten dikkat edilirse yine onun tespit ettiği bir husus 1925'ten önce Kürt isyanı yoktu diyor. O Koçgiri, başlangıçtaki Koçgiri biraz ayrı tutmamız gerekir. 1925'ten sonra başlar Kürt isyanları. Şimdi bu tarih esasen Kürtlerin Cumhuriyet'te norm dışına çıktıkları, norm dışına çıkarıldıkları tarihtir. Bugün Sayın Öcalan Kürt olgusu ve isyanının hukuk yoluyla Cumhuriyet'e dahil edilmesini istiyor. Ve temel çabası esasen bunun üzerinedir. Burada ikisini ayrı ayrı vurgulamak durumundayım. İsyan zaten yasa dışıdır. İsyan zaten hukuk dışıdır ve hukuka dahil edilmesi gereken bir sorundur. İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinin temel uğraşı da ve temel yönelimi de budur. Fakat bir de hukuk dışında tutulan bir Kürtlük var. 1925'ten sonra şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Kürt dediğiniz zaman doğrudan isyanla özdeşleşen bir durum. Ben bunu böyle tek taraflı suçlayıcı bir yerden de kurmuyorum. Yaşanan bütün acılarla birlikte bunun nerelerden ve hangi sebeplerden ortaya çıkmış olduğunu tartışmaya vesaireye de açığız. Fakat böyle bir kurgu ortaya çıktı. Bu kurgu devam gelen zamanda Kürtlüğü sürekli bir tehlikelilik unsuru halinde tutmaya başladı. Kürtler olağan normun içine dahil olamadılar. Fakat her zaman kolektif bir cezalandırmanın nesnesiydiler. Şimdi bunu doğru yerleştirmezsek bu süreçte Kürtlerin yasallık içerisine alınmasının bu ülkeye ne katacağını doğru anlayamayız. Çünkü şöyle bir algı var. Kürtlere yasal hakları, hukuku tanınırsa sanki ekmeğimizi bölüşeceğiz, suyumuzu ayıracağız gibi. Öyle bir durum yok. Bundan bahsetmiyoruz. Kürtlerin yasallık dışında tutulması Türkiye'de her dönem belirli güçlerin o yasa dışılık üzerinden kendilerini her türlü kısıtlamadan azade tutmalarına yol açtı. Ve her dönem bu yasa dışılık alanı ülkenin batısına da sirayet etti. İstiklal Mahkemesi Şark'ta kurulduysa isyanın yeri orası. İkinci İstiklal Mahkemesi de Ankara'da kuruldu. Ankara'da isyan mı vardı? Kayyum eğer orada atandıysa ikinci kayyum burada da atandı. Bir uygulama orada başladıysa buraya da yansıdı. Yani sözün özü meselenin Kürt'le vesaireyle ilgisi yok. Sözün özü bu ülkede herhangi bir hukuk sisteminin kurulma ihtimali ortadan kalktı. Kürt'ün yasa dışılıkta tutulması yüzünden. Yani norm dışı güçler diye tabir edilen mesele de biraz buydu. Bir örnekle anlatmak isterim. Şimdi meclisteki komisyon var örneğin. Bu süreç komisyonu. Bizzat Kürt mesele, işte bu Kürt meselesi ve çatışma sorununun çözümü için kurulmuştu. Bir tane bizim bir annemiz 70 yaşında, bilmiyorum yaşında, hani abartmış olmayayım. Bir tane annemiz gitti orada 3 kelime Kürtçe konuşmaya çalıştı, değil mi? İzin vermediler. Şimdi oradaki şeyi doğru anlamamız lazım. Orada ona izin vermeyen komisyon başkanı bir hafta sonra Diyarbakır'da örneğin Kürtçe bir şiir okudu. Kürtçe bir paylaşım yaptı. Demek ki Kürtçe'ye karşı değil. Yani Kürtçe'ye kategorik bir karşıtlık, Kürtlüğe kategorik bir karşıtlık yok. Peki neden izin vermedi? Cevap basit. Çünkü yasal değil. Yasal değil. Kürtlük bu ülkede yasal değil. Şimdi siz Kürtlüğün yasallık sorunu, bunu Sayın Öcalan da bizzat görüşmede böyle anlattı. Bu örnek üzerinden anlattı. Şimdi siz Kürtlüğün bu yasallık sorununu çözmeden ne Kürtçeyi, ne Kürt kültürünü,
ne Kürt yaşam alanını, ne Kürt'ün diğer haklarını, bunların hiçbirini konuşmaya başlamak, hani ne derler, basamak basamak atlayarak ya da bir boşluk, ortaya büyük bir boşluk bırakarak yola çıkmak anlamına gelir. Bu gerçekliğin hakkını teslim etmek zorundayız. Böyle olduğu için örneğin bir kentte, yani Kürtlüğün yasa dışılık alanında tutulması nedeniyle bir kentte bir mülki amir sayısız kez 10 yıl içerisinde 3 ayda bir peş peşe toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak kararı alabiliyor. Bütün toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayabiliyor. Niye? O hakkı var. O gücü var. O tehlikelilik unsuru üzerinde onu yapacak gücü var. Ya da bir cezaevindeki bir müdür ya da bir savcı o cezaevindeki bir tutuklunun tahliyesini 3'er ay hiçbir kendini kısıt altında hissetmeden erteleyebiliyor. Kürtlüğün yasa dışılıkta tutulmasından kastı Sayın Öcalan'ın esas olarak budur. Bu burada durduğu müddetçe Kürt her zaman isyan etsin, onlar da her zaman ülkeyi kurtarsın isterler. Kendimizi bu denklemden ve bu diyalektikten çıkarmak durumundayız. Bu ülkeyi de bu döngüden çıkarmak durumundayız. Bu isyan edecek, o da her seferinde ülkeyi kurtaracak. Şimdi umut ilkesi, umut hakkı dediğimiz şey de esasen bununla bağlantılı. Yani tıpkı sizin başta verdiğiniz örnek gibi, içinde bulunduğumuz duruma verdiğiniz örnek gibi. Esasen bir gerçeklik olarak burada. Siyaset olarak burada. Dinamizm olarak burada ama kendisi gelmesin. Varlığı görünmesin. Sayın Öcalan'a dönük yaklaşım da biraz bu. Bütün gücünden, çözümleyiciliğinden, karar verme iradesinden faydalanalım, değerlendirelim, üzerine konuşalım. Ama o orada kalsın. Öyle olmaz. Bu Kürtlüğün o demin anlattığımız yasa dışılıkta tutulma iradesini Sayın Öcalan şahsında devam ettirme kararlılığıdır. Dolayısıyla işin en başından başlayacağız. En sorun gördüğünüz, en dokunulamaz görülen neyse onu hukukun içine dahil edilecek ve oradan bütün bir Kürt halkı onun arkasından o hukuka dahil olacaklar. Süren bir iki dakika daha olur. Buradaki meseleyi şu yasayla olsun, bu yasayla olsuna indirgemeye bence gerek yok. İçinde bulunduğumuz sürecin ortaya çıkarttığı fırsatlar herhangi bir ahim kararının uygulanmasından çok daha geniş bir fırsat zemini ortaya çıkarıyor. İşte bu örneğin geçiş sürecinde yapılabilecek yasal düzenlemeler hiç umut hakkı düzenlemelerine hacet kalmaksızın da pek çok olanağı ortaya çıkarabilir. Bu arada umut hakkı düzenlemesi sadece Sayın Öcalan değil, aynı zamanda birkaç yüz mahpusu daha etkileyen bir düzenlemedir. Yani onu insan hakları hukuku bağlamında olması gereken bir yere koyuyoruz. O ayrı bir şey. Fakat onun haricinde bir örnek vermek isterim. Mandela ile Güney Afrika hükümeti arasında görüşmeler başladığında, yani yaklaşık 80'lerin başından itibaren görüşmeler başlıyor. Bayağı bir sürüyor, 5-6 yıl. Sonra 87'de artık bu görüşmelere bir boyut kazandırmaya karar verdiğinde hükümet istihbarat başkanını Neil Barnard'ı göndermeye karar veriyor. Neil Barnard cezaevine giderken cezaevi müdürünü arıyor. Diyor ki şimdi diyor Mandela bundan sonraki görüşmelerimizde artık bizimle aynı düzeyde eşit olmalı. Dolayısıyla biz bundan sonraki görüşmelerimizi hapishane binasında yapamayız diyor. Onu diyor oradan al, kendi evine götür. Cezaevi müdürü alıyor, evine misafir ediyor Mandela'yı ve Barnard gidip evde görüşüyor. Bunun tabii etik ve aynı zamanda stratejik bir yönü var. Eğer sorunun çözümünde hem bölgesel olarak hem ülkesel olarak bu gücü ve bu iradeyi değerlendirme kararlılığı devam ediyorsa, ki bence ediyor, o zaman mevcut şartların en azından ilk aşamada özgür çalışma, erişme, iletişim kurma yönüne doğru hızlıca evrilmesi önemlidir. Bu önemli bir gerekliliktir. Bu onun
arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, sadece bunlarla da değil, basınla, aydınlarla, onunla görüşmek, ona ulaşmak isteyen kişilerle erişim kurabilmesi. Ben meseleye şöyle bakıyorum. Onun kazandığı ya da kazanacağı görünürlük bu noktada Kürt'ün ve Kürt sorununun çözümündeki iradeyi yansıtacak. Herhangi bir ihtiyaçtan, onun duyduğu herhangi bir ihtiyaçtan kaynaklı değildir bu. Bizim Kürt sorununu çözmekte duyduğumuz ihtiyaç ve karşı tarafta görmek istediğimiz irade ile ilgilidir. Ve elbette sürecin devam eden aşamalarında kuşkusuz özgürlüğü bizim açımızdan beklenen, özlenen ve her daim de savunulacak olandır. Teşekkür ederim. Çok çarpıcı ve öğretici müdahale sunumdan ötürü teşekkürlerimizi sunalım. Değerli hukuk insanı Özgür Erol'a birer ikişer dakika bir tur daha son olarak eklemek istediğiniz şeyler olur konuşmacılara söz vereceğim ama ondan önce Özgür Özel'in Özgür Özel nereden çıktı ya? Yani işte Özgür Erol. Onun sözlerinden aldığım ilhamla bir minik anekdotu anlatayım, belki onun ikinci turda, son turda söyleyeceği bir şeye de bir ipucu teşkil edebilir belki. Şimdi ben Adalet Komisyonu üyesi değilim. 2 hafta önce ya da geçen hafta, tam zamanı kestiremiyorum, Adalet Komisyonu'nun toplantısına gittim mecliste. Adalet Bakanı'na bir şey söyleme amacındaydım. Orada yakın mesafeden görürüm, söylerim diye o amaçla gittim. Öyle de oldu. Kendisiyle tanışmıyoruz. Beni görünce de çok zarif davrandı. Ayağa kalktı. İşte hal hatır sordu. Ben dedim ki Sayın Bakan, size bir şey söylemek için geldim. Buyurun, nedir dedi. Dedim ki bu Selçuk Mızraklı ile ilgili durum nedir Allah aşkınıza dedim. Nedir dedi. Dedim ki Eylül ayında, geçtiğimiz Eylül ayında 2 ay önce denetimli serbestlikten yararlanma hakkı elde etti. Ve Cezaevi Gözlem Kurulu şöyle bir gerekçeyle reddediyor dedim. 2 kere üst üste reddetti. Aynı gerekçeyle. Gerekçe şu: kurumumuzda bulunduğu süre içinde, kurumumuz yani cezaevi, kurumumuzda bulunduğu süre içinde örgüt üyesi olmadığına dair beyanda bulunmadığı için. Şimdi dedim ki ya Sayın Bakan, böyle bir şey olabilir mi dedim. Yani bu insan, geçen dönem siz AK Parti Grup Başkan Vekiliydiniz, o da milletvekiliydi. Diyarbakır milletvekiliydi. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçilmiş belediye başkanı. %60 küsur oyla. Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı yaptı yıllar yılı. Onu tanımayan yok. Ve bütün savunması örgüt üyesi olmadığı üzerine. Örgüt üyeliğinden içeri atıyorsunuz, savunma veriyor. Diyor ki örgüt üyesi değilim. Gizli tanıklarla filan mahkum ettiriliyor. Hiçbir delil yok. Ve örgüt üyesi olmadığını her savunmasına beyan etmiş bir kişiye kurumumuzda bulunduğu süre içinde örgüt üyesi olmadığına dair beyanda bulunmadığı için diye. Bu cezaevi size bağlı. Bu nasıl şey dedim. Heyecanla da, merakla da bekliyorum ne cevap verecek diye. Cengiz Bey dedi işte şimdi süreç var dedi. Dedi örgüt lağvedildi. Hallolur o iş. Benim nutkum tutuldu, kala kaldım. Yani bunu söyleyen herhangi bir cezaevi müdürü değil. Adalet Bakanı. İnşallah çözülür bu süreçle, madem örgütle lağvedildi dedik, ama hala içeride kalmaya devam ediyor dedim. Öyle ayrıldık. Şimdi burada umut hakkı üzerinden giderek o özgürlüğün kazanılması komşuda pişer bize de düşer hesabı acaba bütün bu gibi hükümlülere ve tutuklulara uygulanabilecek mi? Böyle bir soruya bu cevabı veren bir Adalet Bakanlığı'nın bulunduğu bilgisi üzerinden ikinci tur için ben Özgür Erol'a
bu soruyu sormuş olayım ve deminki sırayla tekrar birer ikişer dakika eklemek istedikleri bir şey olursa diye söz vermeye başlayayım. Bu son turumuz olacak. Dediğim gibi 1 dakika 2 dakika toplam. Söz Sayın Profesör Louis Lemkov'da. Buyurun. Yes, I wanted to mention the image of the enemy, an immensely powerful instrument of war and conflict, and the demonization of enemies. And this has been widely used, so the demonization involves talking about lawyers who are defending, who are defense lawyers, accusing them of being terrorists. Just like... Parizler her tüm Avukatlar sürekli terörist olarak gösteriliyorlar. Mesela Simut Filusu'nda Gazze'ye gidenler de terörist olarak gösterdiler. Bu da bir sorun. Bu İslam müzakereli diyaloglara ait bir konu değildir. Biz bu konular üzerinde konuşurken sürekli düşman sürekli insan dışı bir varlıkmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Aslında bu da bir strateji. Bu stratejiyle aslında düşman olgusunu sürekli canlı tutmak istiyorlar. Bununla da baş etmemiz gerekiyor. Başka konuda da girmek istiyorum. Siyasal olarak da başka bir şey eklemek istiyorum. Özellikle hafıza. Holocaust hafızası şu anda Gazze'yi yok etmek için kullanılıyor. Bu Avrupa'nın bu duruşu aslında kabul edilmez. Buna karşı kendimizi örgütlemeliyiz. Bu durumda gerçekten kafalarda çok karışıklıklar var. Bunu netleştirmemiz, sadeleştirmemiz gerekiyor. Üzerinden söylediklerimi daha tamamlamak isterim. İşte o yasa meselesi, yasaya dahil edilmesi ya da normun içine alınması ulus devlet yani bunun ulus devletti zaten bunun. Hani o normu belirleyen ulus devletti. Şimdi mesele bu ulus devlet hala devam etmekteyken nasıl yasaya dahil edilecek? O zaman o ulus devlet o norm dışına ettiği haliyle kalabilecek mi? Zaten mesele de orada. Ve ne kadar becerebildim bilmiyorum ama benim de aslında söylemek istediğim buydu. Bu yönüyle de çok zamanlı. Çünkü zaten ulus devletin Kürt-Türk meselesinden dolayı değil, küresel yapısal nedenlere dayalı olarak zayıfladığı ve buna şey yapabilecek, hani bu karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için bir bölgeselleşmenin mecburi olduğu ve hayata geçmekte olduğu bir dönemde hem iyi bir zamanlama hem de o bölgeselleşmeye aşağıdan yukarı bir meşruiyet ve toplumsal meşruiyet ve destek sağlamak için de sadece iyi bir zamanlamayla değil ama aynı zamanda önermeleriyle bunun nasıl biçimleneceğine dair de önemli bir girdi sunduğunu söylemeye çalıştım. Tekrar teşekkür ediyorum bütün katılımcılara ve organizasyonu yapanlara. Çok teşekkür ederim. Tabii Sayın Çandar'ın anlattıkları şey yapmadı. Yani hiçbirimizi şaşırtmadı. Bunun milyonlarca örneğini getirmek gerçekten mümkün. Şu anda sıkıntı şu. AK Parti ilk zamanlar bilgiyi gerçekten tabandan devşirip onun üzerine bir takım sentezler bina etmeye çalışıyordu. Ama uzun zamandır yukarıdan verilen bir aksiyomatik bir cümle, bir anlamda aşamayacağız bir cümle, altındaki bütün danışman ve siyasi ekibi dogmatik davranışa zorluyor. Yani saçmalamalarının nedeni genelde buna şey yapıyor, dayanıyor. İki konuda ben hepimizi dikkatli olmaya çağırıyorum. Hepimiz görüyoruz ki bir fitne ekolü bu çözümü parçalamak, dinamitlemek üzere faaliyete geçmiş. Doğru, buna aşılıyız, hepimiz tedbirliyiz.
Bunun dozu şiddetlenebilir, daha provokatif bir takım olaylar yaşayabiliriz. Ama istikamet üzere olduğumuz zaman ben bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle bu konuda herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Evet. Neden? Çünkü örgüte dayalı olarak verilen suçlar PKK'nin sınıfa seçtiğine göre meselesiz kalmıştır. Dolayısıyla hepsinin usul olmaları lazım. Verilen cezalar da meselesiz kalmıştır. Ben hukukçuyum, avukatım. Yıllarca bar başkanlığı yaptım. Bu gerekçeyi bunu işlememiz lazım yani. Evet, buyurun. Evet. Ya bu kolay bir süreç değil. Henüz 1. yıldayız. Benzer deneyimlerin ki hiç benzemiyoruz, onu da söyleyeyim. Atipik. Kendi şartlarında ilerleyen bir süreç var. Benzer deneyimlerin 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl gibi süreçlere yayıldığını unutmamalıyız. Bu anlamda ben Cihangir Hocama katılıyorum. O pozitif üslubu devam ede gelen ve devam edecek olan süreci gözeterek değerlendirmek durumundayız. Atipik halimiz tarihsel ve sosyolojik özelliklerimizden geliyor. Kürtlerin de Türklerin de. Geçmiş ezberlerimiz bu tarihselliğe dayanıyor. Dolayısıyla mevcut yapı içerisinde henüz özellikle siyasetin fikren ve zihnen böylesi bir sürece hazırlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Cengiz Hoca'nın bahsettiği yaklaşımlar biraz oradan kaynaklanıyor. Bunun üzerine kafa yormuş, bu bir süreçtir. Ben de bir yetkili bir devlet yöneticisiyim. Buna nasıl yaklaşmam gerekir gibi fikri ya da zihni bir hazırlık yok demek ki. Fakat gelişebilir. Bunu hesaba katmalıyız. Bundan kendimizi de sorumlu görmeliyiz. Meselenin diğer boyutunda da bu bahsettiğimiz atipik gerçekliğimiz bu ülkede rigid, ajite edici kavramlar vesaireye biraz daha dikkatli ve özenli olmamıza yol açıyor. Dolayısıyla şimdiki süreç özellikle geçiş dönemine odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu dönemin barış yasasına, geçiş dönemi yasasına odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani bunun sürecin bir %50'sini oluşturabileceğini düşünüyorum. Onunla birlikte kuşkusuz devam edecek. Bitişik adımlar halinde devam eden bir süreç. Arzu Hoca'nın sorduğu meseleye her iki tarafın da geliştirdiği çözüm önerileri var. Bunu belki çok açıklıkla dile getirmiyorlar ama mesela Kürt tarafı o konuda daha entegrasyon diyor. Demokratik entegrasyon diye bunu aslında ifade ediyor yani. O mevcut devlet yapısı içerisinde bunun nasıl yerleştirilebileceğine dair tezler var. Bunlar bütünlüğü %100 mutabakat var mıdır? Olmaz. Belki ileride de olmayacak. %50 olacak, %40 olacak ama önemli olan şu aşamada bu yolda ilerlememiz. Bazıları diyor ya, 1 yıl içerisinde ne oldu? 1 yıldır bir kişinin burnu kanamadı. Bakın bundan daha kıymetli bir şey yoktur. Ben bunu böyle bir totoloji olsun diye söylemiyorum. Ama bu da bir realitedir. 1 yıldır bu ülkede bu sağlanabildi. Bunu sürdürmek hepimiz için hayırlıdır. Teşekkür ederim. Şimdi kapatmadan önce bir konuşmacımız daha vardı, bulunamadı burada. Barış'ın inşasına kadın katılım başlığı altında Tevekkül Karman, Yemenli, Nobel Barış Ödülü sahibiydi. Kendisini yıllar öncesinde Türkiye'de gelmişti, tanımıştım ama o yok, aramızda bulunmuyor. Fakat bir başka Nobel Barış Ödüllü Oleksandra Matvichuk, Ukraynalı. Kendisinin videolu mesajını dinleyeceğiz ve panel bitmiş oluyor. Ondan sonra araya giriyoruz. Oleksandra Matvichuk, Ukrayna Nobel Barış Ödülü sahibi.
We are returning people their names, because people are not numbers. My name is Alexandra Matvichuk. I'm a human rights lawyer. It's a pity that I can't be with you today, but I'm in Syria in solidarity with it. I'm documenting war crimes in this war which Russia has launched against Ukraine for 12 years. While this war turns people into the numbers, what we are literally doing, we are returning people their names, because people are not numbers and life of each person matters. We have in our database more than 91,000 episodes of war crimes, and among these episodes, there are a lot of crimes against women and children. But let me assure you that women in Ukraine are not just victims of Russian aggression. Women are fighters for freedom and human dignity. I know enormous amount of fantastic women in different fields of society. Women take political decisions. Women coordinate civil initiatives. Women document war crimes. Women are in the far front of this battle for freedom and human dignity, because bravery has no gender. And my main message today, we need more women in peace-building process. Ukraine is a bright example. Recent months, we heard a lot about natural minerals, Russia's territorial claims, geopolitical interests, but we didn't hear about people. And it's not okay. We still have no idea what will be with more than 20,000 Ukrainian children separated with their families and illegally deported to Russia. What will be with thousands and thousands illegally detained civilians subjected to horrible torture and sexual abuse in Russian prisons? What will be with people in Russian occupation in general? We speak about millions of people who live in gray zone without any tools how to defend their rights, their freedom, their property, their life, their children, their beloved ones. And Russian occupation, it's not just changing one state flag to another. Russian occupation means enforced disappearances, torture, rape, denial of your identity, forcible adoption of your own children, filtration camps, and mass graves. We must return human dimension into politics. Without human dimension, we will never find a path to sustainable peace. And in order to do it, we must ensure the role of women in peace building. Big men with power had led to devaluation of the word peace. But peace means the freedom to live without fear of violence and have a long-term perspective. Aradayız. آمادهکارین کنفرانسین این رزدار میوانو بجدارین هجا دم باش گلک سپاسیاوه دیکم جبو و خواندن من بو و کنفرانسه دیتن آمل حریم کردستان جبو آشتی دیتن کنه قبول کردن هفدو دیتنا خالن هفبش دناورا جداهیان ده
تندی و هفرکی غینی ویرانکاری و پارلمانی سیاسی جبو که گرانکامه استراتژیکه ترکیه ولاته گرنگ و جیرانکامه استراتژیکه آرامی و پیشکفتنا ترکیه باندورکا راست راست لسر آرامی عراق و حرم کردستان و تواهی ناوچه هیا ترکیه د آشتی دا بهزتر و دکاره رولکا مزانتر لناوچه بلیزه سالن چوی ما به همو آوایی پشتوانی آشتیه کرد و قناغ نشان دا که دیالوگ دکاره دستکفتن مزن جبو همو آلیان بینه ایروژی ام همو پشتوانی خواه جبو سرخستنا آشتیه نشان دادن حرم کردستان وکی هرتم ده فاکتورا آرامیه به لناوچه بجدارن قدرگران به واجویک وها گرنگ ده قناغکا وها هستیار دا دبک و راستی آستنگیان وره لیبله دوی او آستنگی نبن صدما ساربونا ج آشتیه سرکفتنا آشتیه بین فرهی دخوازه چه قازدم پیویست به دوی کو بردوامی هبه لور دخوازم دستخوشی الجناب سروک اردوغان وکم جبو رولا گرنگ و دیتناوی و ویرکانه و جبو وبوناوی لهمبر آشتیه او گاوکا دیروکیه و کو اراده کا سیاسی بهز ویرکی قربانیدان و جان برپرسیاریتی دخوازه هر واسه هم دستخوشی البرز سروک اوجالان و برز دولت باحچلی و همو کسایتی و آلیان دکن کو پروش آشتی نو کار دکن جبو آشتی و پیگوژیانه کار دکن جبو کو آشتی و پیگوژیان سر کبه همو اوین کو دزانن پیش روش تنه لسر بنگه ها آشتی و آرامیت آوا کرن داویه ده هیویا سرکفتن جبو کنفرانس آوا دخوازم گلک سپاس نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستان 6 بفرانبار سال 2025 ببینن خیر و خوشی Sözü artık moderasyona bırakıyoruz. Merhaba. Hepinizi hem misafirlerimizi hem bu konferansa gelip dinleyerek katılarak bu sürecin daha iyi bir şekilde ilerlemesine katkı sunma arzusu taşıyan herkesi sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu oturumda aslında yıllardan beridir barış çalışmalarında yaptığımız bir çalışmayı bir kez daha tekrarlayacağız. Dünya deneyimlerine bakacağız. Çünkü bu sorunu sadece biz yaşamıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde, başka coğrafyalarında, başka halklarda benzer çatışmalı süreçler yaşamışlar ve diyalogla müzakere yöntemini kullanarak sorunu çözmeyi başarmışlar. Ve biz onların deneyimlerine bakarak kendi deneyimimizi inşa etmek, oradan da öğrenebileceklerimizi öğrenmek istiyoruz. Bugün Güney Afrika'dan, Katalanya'dan, Bask'tan, İrlanda'dan konuklarımız burada. Nobel Barış Ödüllü konuğumuz da video konferans yoluyla katılacak. Bir de uzun yıllar siyasi tutsak olarak
Mücadele eden, şimdi demokratik siyasete katılan ve mücadelesini bu şekilde sürdürmeye çalışan azim arkadaşımız var. Ben konuklarımızı tek tek şimdi uzun uzun anlatmayacağım çünkü zamanı tasarruflu kullanmamız lazım. Her birine konuşma sırası geldiğinde kendilerine bu konuda yaptıkları çalışmalar konusunda sizleri de bilgilendireceğim. Dünya deneyimlerine baktığımızda gördüğümüz şeylerden birisi şu ki aslında bütün dünyanın barışa ihtiyacı olduğu için bu deneyimler artık insanlık tarihinin önemli bir külliyatı haline geliyorlar. Biz bugün İrlanda barışını, Bask barışını, Güney Afrika apartheid rejiminden sonra kurulan barışı konuşuyoruz. Hepimizin arzusu ve dileği o ki Kürt barışını da dünyadaki halklarla buluşturacağımız bir deneyimi biz inşa edelim. Bugün burada sizlerle bu arzumu paylaşmak istedim. Uzun bir yol. Şimdi deneyimleri gördüğümüzde de göreceğiz ki kolay olmuyor. Uzun bir yol. Burada önemli olan kararlı olmak ve yola devam etme konusunda ısrarcı olmak. Bize en çok söyledikleri şey bu. Bizim biraz acelemiz var biliyorum. Çok uzun yıllar, yaklaşık 50 yıllık bir çatışma dönemi var. Ondan öncesinde de 100 yıllık çözülememiş bir Kürt sorunu, çeşitli isyanlar ve bastırma hareketleri var. O nedenle biraz acelemiz var biz. Sürecin biraz hızlı ilerlemesini istiyoruz. Bir diğer acele konumuz şu, Türkiye'nin çok ciddi derecede birikmiş demokrasi sorunları var. Kürt barışının içerisine aynı zamanda demokratik inşayı da koymak istiyoruz. Onun için aslında barışı toplumsallaştırmanın hem imkanları çok, çünkü herkes barış içerisinde demokratik bir yaşam istiyor, hem de kimi zorlukları var. Çünkü bu sürecin içerisinde herkes kendi sorununun da acilen çözülmesini istiyor. Şimdi bugün buradan değerli konuklarımızdan bu çözüm süreçlerinde kendi deneyimlerini dinleyeceğiz ve eminim ki biz de kendi yolumuzu çizip Kürt barışını inşa ettiğimizde bunu dünya halklarıyla barış paylaşmaktan büyük bir gurur duyacağız. Ben küçük bir iki de teknik bilgi vermek istiyorum. Sabahki oturumlar ve ara nedeniyle epeyce zamanımız sarktı. Konuklarımızdan süre konusunda hassas olacaklarına inanıyorum. Mümkünse 15 dakikada sunumlarını tamamlarlarsa daha sürecin hızlı gideceğine inanıyorum. Ayrıca isterlerse oturdukları yerden, isterlerse kürsüden de sunumlarını yapacaklarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İlk sözü Güney Afrika deneyiminden, oradaki bizim de aslında Kürtler olarak, Türkiye'de barışı arayan insanlar olarak en çok baktığımız bir yerden, Güney Afrika'dan bir konumuz var. Muhammed Baha. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Bizim bugün sabahki oturumda en son konuşmayı yapan arkadaşımızın sorduğu sorulara cevap bulabileceğimiz bir konuğumuz burada. Çünkü barışın hukukunu nasıl inşa edeceğiz? Bu konuda son derece deneyimli bir barış mücadelecisi, hukukçu. Kendisi apartheid rejiminden sonra kurulan yeni anayasa sürecine önemli katkıları olan, doğrudan o müzakere sürecinin içerisinde aktif müzakereci olarak yer alan bir kişi. Sonrasında parlamenter olarak apartheid rejiminden sonra kurulan parlamentoda senatör olarak yer alıp orada da kamu hukukunun inşa edilmesi konusunda çerçeve metinleri oluşturan, yol gösteren önemli deneyimleri ve birikimleri olan bir konuğumuz. Bizlerle bu deneyimlerini paylaşacak. Kendisine şimdiden sunumu için teşekkür ediyorum. Hepimiz bu sorunun cevabını arıyoruz. Barışın hukukunu nasıl inşa edeceğiz?
distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good afternoon. I'd like to take the liberty of just having a little indulgence by thanking on this platform a very close comrade of ours, Aylan. Never do you guys ever let us down, Duncan. Thank you for supporting us on the ICT. دوزا ما ده هر تم پشتگیری ما کریه اسپاسیاوید کم کو پشتگیری بردوام بیش بود دوزا ما. بله مجرد ما ده حقوق آشتیه ده پیشنگتی. Öncülük. Hukuk aştiye Barış hukuku öncülük istiyor. Bu iki kavram ayrı kavramlar değildir. Biz bunu çok büyük emekler vererek öğrendik. Bu sadece akademisyenlik değildir, aynı zamanda yeni bir anayasanın kurulmasıdır. Bunun üzerinde yani biz çok zorlu yollardan çalışarak bunu öğrendik. Uzun yıllar bunun üzerine çalıştık ve bu konuda tecrübemiz var ve bu konudaki tecrübelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Burada öncülük neden önemlidir? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Nasıl bir öncülük, nasıl bir yönetim? Bu konu hakkında konuşacağım. 4 deneme var. Özgür Erol konuşmasında bazı başlıklar gerçekten ortaktır. Yani bizim deneyimlerimizle sizin deneyimlerimizin ortak yönleri var. Güney Afrika'da kolonizasyon vardı, sömürgecilik vardı. Bu kolonizasyonun kırıldığı son ülkeydi. Mozambik'te, Cezayir'de demokrasi geldiğinde sömürgeciler kendi ülkelerine dönüp sanki hiçbir şey olmamış gibi yaklaştılar. Şunu söylemek istiyorum. Yeni bir strateji koymak zorunda kaldık. Bizim stratejimiz şu şekildeydi. Düşmanımızla birlikte yaşamak zorundaydık ve birlikte ortak bir vatan haline getirmeliydik. Barış hukuku olarak adlandırılan aslında bir inşadır, bir yapı inşasıdır. Burada cesaretli olunmalı ve bu yeniden apartheid'de şöyle bir şey vardı. Kimliğimiz, etnik kimliğimiz devlet kimliği altında yerleştirilmişti. Aslında bu şeytani bir akıldı. Etnik kimliği adı altında kopartılmıştık ve bu şekilde bizi yönetiyorlardı. Bizim buna karşı yaklaşım içerisinde olduk. Yani sadece bunu biz düşünmedik. Ulus devlete karşı etnik kimlikte kurulmuş ulus devlete karşı bu yolla her yöre ulaşıyordu. Bu rejimin yıkılması gerekiyordu fakat söylemi kolaydı fakat gerçekleştirilmesi zordu. Güney Afrika'da herkes barış ve demokrasiye inanıyordu ama aslında bu yanlıştı çünkü böyle bir şey yoktu. Yıllarca nasıl öğrenmişse, geleneğinde nasıl söylenmişse bunu yaşıyordu. Ama bir yeni anayasa ile hem halkın içerisinde halkın değerlerine, geleneklerine saygılı, aynı zamanda kimliğe saygılı olması. Bu da çok zor bir şeydi. Hem bu süreçte böyle zor, yavaş yavaş ilerleyen bir süreçti. Ben de Müslüman bir evde büyümüştüm. Bizim geleneğimizde çok evlilik vardı. Bu normal olarak görünüyordu.
as Muslims, the safest anywhere else in the world, including Muslim countries. Dahil olmak üzere kendilerini en güvenli hissettikleri ülkede yaşıyorlar. To go to the constitution. You will face. The notion of a state. So while there was expression of your own cultural identity, you can't ignore it. It must be done in the context of a primary national identity, a South African identity. So I may be Zulu or Muslim or Indian or whatever it is, but my primary identity was being South African. And that was the task that was needed. The second thing, if I were to reflect back, is we must never underestimate the distribution of resources. I remember being in the middle of South Sudan when it became the newest country in the world. They forgot about one thing, a mechanism to distribute the resources, because exclusion also meant economic exclusion. Kaynakların dağıtılmasında büyük bir yanlışlık vardı. Bu nedenle çok büyük bir ekonomik sorunla yüz yüze kalındı. Bazı kaynaklar yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Sürekli Nelson Mandela'nın ismini vermek istemiyorum ama bu çerçevede söylemek istiyorum ki şöyle diyordu. Kendinizi You needed to build a state that protected its citizens from the abuse of power. And that you had to build a constitutional state. Bir iktidardan, bir baskı zulümden bir başka şeye geçilmemesi gerekiyor. Güç yanlış şekilde kullanılmamalı. Böyle bir devlet kurmalıyız demişti. Eğer bir sözünü daha söyleyecek olursam, şunu söylemek istiyorum. Tarihten bahsetmişti. Suriye ve İran buradan aklıma geliyor. Güçlü insanlar bunu eğer indirdiğinde artık birbirlerine boğuşmaya başladılar, kavga etmeye başladılar. Ulusal bir kimliğin, etnik kimliğin öne çıkartılması, oluşturulması gerekiyor dendi. İkinci olarak da, ikinci bir başlık olarak da intikam peşinde olunmaması gerekiyor. Bu şekilde yönetilmeli. Tarafsız bir adaletle olması gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çatışmanın olduğu, savaşın olduğu yerlerde bakıyoruz ki çok hızlı çözüme gidilmek isteniliyor. Bu sürecin güvenliği eğer kesinleştirilmezse kurumsallaşma sürecinde çözüm olmayabilir. Burada hukukun üstünlüğünün göz önünde bulundurulması gerekiyor. Buraya gelinceye kadar bazı kanunlar vardı. Bu çerçevede pazarlıklar, tartışmalar vardı. Hem de hukukun dışında da vardı. Eğer bunlardan hiçbir olmasaydı bir anarşi ortaya çıkardı. Eğer varolan kanunlardan bahsedecek olursak bunlar ayrımcılık yapıyordu. Bize zulüm edenler bu kanunları yapmışlardı. Fakat diyalog sürecinde bu ayrımcı kanunlardan kurtulması için çalışıldı. Dünyayı değiştiremezdik. Çünkü bu hukuki sürecin
bu zemini değiştirmesini sağlayamadık. Now, Bunu yapabilmeliydik. the one thing, let me share the three lessons. I'm going to run short of time. And then the one after I saw Mr. Errol Bu süreçte hukuk konuşması gerekiyordu. So the first thing we learned was try and understand your enemy. Bizim ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi de düşmanımızı tanımaktır, anlamaktır. Ben gençken öğrendiğim ilk şey bana zulmedenin kendisi de İngilizlerin elinde bir soykırım kurbanıdır. Bir katliam kurbanıydı İngilizlerin elinde. Öyle bir şey yaratılmıştı ki şimdi de bunu bize uyguluyordu. Black people are savage. We are only driven by sexual impulses. That's what they said. And we needed to understand this. But when we scratched the surface, we found that there was a fear that they didn't want to go back to the genocide and the oppression that they suffered under the British. But we also learned another lesson in the negotiations itself, that our enemy is not homogeneous. Amongst them öğrendik. Yani düşman homojen değildir. Aralarında da bazı kişiler, farklı kişiler vardı. Yani düşmanın içinde de anayasa devletine yakın olanlar da vardı. Yani bu kişiler kendi kanunlarına göre, kendi anayasalarına göre bir arayış içinde değillerdi. Birbirimize düşmandık. Kimseye bir şey söylemeden a strong center. And once you create a strong center, my friend from Northern Ireland would also agree with me on this one, that we both had our lunatic fringes, people who didn't want to listen. We needed to bring them on board. And once you created a strong center, you were able to bring the extremities in because they didn't want to lose out on the process. Güçlü bir merkez oluşturacaksak Let me just go to the next one. Perhaps the most difficult task çevresindekileri de yanımıza çekmemiz gerekiyordu. Aslında en zoru olan buydu. Kendi halkımızın beklentileri vardı. Bunların yerine getirilmesi gerekiyordu ve bu çok zordu. Özgürlüğümüz tek kutuplu bir dünyada yerine gelmişti ve Washington'a da göre oluyordu. Tüm para vesaire Amerika'dan geliyordur. Gerçek buydu. Yani romantize edilmiş hali gerçeklikle alakalı değildi. Burada en önemli görevimiz de halkımızın yanına gidip onların beklentilerini öğrenip ki tekrar söylediğim gibi o zaman ben çok gençtim ve gençken bunları öğrendim. Halkınızı küçük görmeyin. Belki okuma yazma bilmiyordur ama hiçbir zaman onların fikirlerini küçük görmeyin. Onlara danışırsanız danışırsanız çözümün devamlılığı olur.
hem tüm arkadaşlarınızla, tüm çevrelerinizde bu ilişkilerle kurulmasıyla bu da üçüncü bir ders olarak öğrendim ve bu şekilde size söylüyorum. Biz düşmanımızı küçük görmek, küçük göstermek istemiyorduk. Kendi taraftarlarını da küçük göstermek istemiyorduk. Onlara diyorduk, siz de bizim gibi düşünmüyor musunuz? Yani bunu soruyorduk. Böyle bir dil kullanıyorduk. Eğer kanunlarda buna göre yaklaşırsanız, bu dille konuşsanız affedemez misiniz? Bu dille onunla konuşuyorduk. Ama aynı zamanda geleceği de düşünüyorduk. O son oturumda bir not almıştım. Özgür Faik Eloğlu'yla konuştuğumda yaptığımız tartışmada önemli bir tartışma yaptık. Bazı şeyler var ki müzakere edilemez. Örneğin apartheid sistemi üzerine müzakere edilemez. Bu kabul edilemez. Bana göre Nelson Mandela'nın mücadelesi ve Rebel Öcalan'ın mücadelesinde paralellik vardır her iki mücadele arasında. So the value of back channel discussions can never be underestimated. And it's usually the security forces. They also try to make trouble by saying Mandela sold. Tartışma perde arkasında yapılan, kapı arkasında yapılan tartışmalar asla küçük görülmemedir. Bazıları Mandela bizim davamızı sattı dediler. Böyle bir şey söylemek istediler. Ancak eğer sizin değerleriniz güçlüyse siz de güçlüsünüzdür. Eğer mesela Mandela bizim davamızı sattı dediğinde, böyle söylendiğinde ki parti başkanı da böyle söylüyordu. Onlar görüşmelere başladılar. Bu zamanla değişti. Son bir anekdot söylemek istiyorum. Son oturumda bağlamak da istiyorum. Terörist listesinden çıkarılması, terörist listesinden çıkarıldıktan sonra konuşmaya başladık. Bu anayasal düzenlemelerin yapılması, every conflict has a tipping point. That was the tipping point. They couldn't reverse from that because they legalized us. So that, judging from that conversation, I'm not here to prescribe, but it sounds so familiar. It sounds so familiar. But I'd like to just end off with 2 points. One is, whatever the processes are, if you want sustainability, make it transparent. Don't let it be a boys' club in a smoke-filled room, and you think you're talking on behalf of people. You're going to get into big trouble, and you'll be back into the same cycle. So if that's a lesson I'd like to share with you. And then we also learned from other constitutions. In negotiations, sometimes things look very bleak. I'm sure in Ireland you never thought you'll see through it. The Good Friday Agreement is something you dreamt of. But history provides windows of opportunity unexpectedly. That's when you have to be ready. In the bleakest of moments, that thing will come and you have to be ready. You can't be caught with your pants down. Excuse the expression, sorry. And then let me end off by a lesson I learned from the fathers of the Indian Constitution. When we were busy writing ours in 95, fortunately, there were few authors of the Indian Constitution. They happen to be males, that's why I'm calling them fathers. They shared one lesson with us. They said, if you want to go back to South Africa, go back with this. One is you have a free press.
2, you have an independent judiciary. And 3, you never give up on hope. Because that will come. As long as your cause is value-driven and not filled with retribution. That is the law of peace. And that prevails. Let me end off on that note. Thank you very much. Konuğumuza değerli sunumu için teşekkür ediyoruz. Gerçekten kendimizi bir parça bu hikayenin içinde gördük diyebilirim. Hem liderliğin rolü konusunda hem barış ve demokrasinin ne kadar birbirine bağlı olduğu konusunda hem de demokrasiyi inşa ederken bir hukuksal güvence konusunun ne kadar önemli olduğu konusunda bize önemli şeyler söyledi. Yasallık ve özgürce tartışma ortamının sorunları çözme konusunda ne kadar kritik bir rolü olduğunu dinledik. Biz de öncelikle işte Kürt barışı dediğimiz bu süreçte şu günlerce çokça tartıştığımız şey bütün Kürtlerin legalleşmesi, hukuk içerisine alınması ve açıkça konuşmanın, siyasi tartışmanın kapılarının sonuna kadar açılması meselesi. Yasallığa öncelikle buradan başlamanın önemli olduğunu görüyoruz. Kendisine bir kez daha sunumu için çok teşekkür ediyorum. İkinci konuğumuz bize İrlanda barış sürecine dair bir sunum yapacak. Declan Kearney. Kendisi şu anda Sinn Féin'in ulusal başkanı. İrlanda çözüm sürecinde bizim belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz bir konuda bizimle deneyimlerini paylaşırsa seviniriz. O da bölünmüş ve çatışma halindeki bir toplumda barışın inşasına insanları inandırmak ve bu kadar bölünmüş, karşıtlaşmış, çatışma haline gelmiş toplumların her iki tarafına birden hitap edebilmenin sihirli formülleri var kendisinde diye düşünüyorum. Çünkü o çözüm sürecinde hem Katalanlarla hem Protestanlarla diyalog kurabilen, bunların bir araya gelmesine vesile olan çalışmalarıyla biliyoruz kendisini. Bizim de bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Barışın toplumsallaşması konusunda yoğun bir emek veriyoruz. Fakat Türkiye'de çeşitli pay hatları olan kutuplaşmanın, karşıtlaşmanın çok derin yaşandığı, hele ki Kürtlerin tehlike olarak kodlandığı, isyancı ve tehlike olarak kodlandığı kocaman bir yüzyıl arkada dururken barışmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bize bu konuda toplumsal barışı, yani barışın farklı taraflarını aynı hedefe, yani barış hedefine yaklaştırmanın formülleri konusunda deneyimlerini bizimle paylaşacak. Kendisini konuşmasını yapmak üzere sözü kendisine veriyorum. Spas. Marhaba. Friends and comrades, from those of us who have struggled in Ireland, I bring greetings to you all with special tribute to your İrlanda'dan hepinize selamlar getirdim. Özellikle and their families,
to your prisoners and their families. And to all of Şehitlerinize, within your struggle here, kayıplarınızın ve tutsakların yakınlarına selam getirdim. Mücadeleniz için with all of those within your struggle who have shown leadership to create this moment. And in particular, mücadelenizdeki öncü and the role of Abdullah Öcalan. bu süreci başlattığı için onun öncülüğüne ve Abdullah Öcalan'ın öncülüğüne selamlarımı, saygılarımı getirdim. The founders of Irish republicanism in the late 18th century, they were called the United Irishmen and Women. 18. yüzyılın sonunda İrlanda'da Cumhuriyet'in kurucuları İrlanda Birliği için bu görüşlerini Fransız ve Amerikan devrimden aldılar. Burada eşitlik ve özgürlük üzerine İrlanda Cumhuriyeti'ni inşa ettiler. Bazen seküler, sosyalist hareketler amaçları buydu. Amerika'nın, İngiltere'nin politikalarını ortadan kaldırabilmek için İrlanda'nın ikiye bölünmesi, bağımsızlık ve ulusal barış süreci bu ideolojinin temelini oluşturan şeydir. Ve bu hedefler Birleşik İrlandalıların 1798'deki isyanından beri her neslin peşinde olduğu bir şey oldu. Çoğunlukla silahlı mücadele yoluyla. Ve 1916 Paskalya haftasında yeni uzun sürecek bir siyasi mücadelenin katalisti, yani tetikleyicisi yaşandı. İrlanda bağımsızlığı ve ulusal demokrasisi için. Ve bugünümüze kadar da devam etti. 1916 ayaklanmasının siyasi vizyonu İrlanda Cumhuriyeti'nin ilanında da zaten görülmüştü ve burada İrlanda toplumunun temel değişimini de görüyoruz. Ayaklanma ve diğer devrimci ayaklanmalar 20. yüzyılın başındaki, mesela Alman devrimi, Rus devrimi, bunlar toplumun nasıl düzenlenmesi, organize olması gerektiği sorusunu ön plana getirdi. James Connolly İrlandalı bir devrimciydi. 1916 ayaklanmasının diğer liderleriyle beraber idam edildi. Bu kendisi ulusal özgürlük mücadeleleri ve toplumsal dönüşüm arasındaki bağı tespit etmişti ve tayin etmişti. Bu da İrlanda Cumhuriyeti'nin ilanında zaten sağlam bir şekilde oturmuştu. Ve bu değerler şu an Sinn Féin'in, yani benim partimin ve İrlanda toplumunu değiştirme hevesimizin temelini oluşturuyor. Aynı zamanda biz internasyonalist olmaktan gurur duyan bir partiyiz ve eşitlerden oluşan İrlanda, eşitlerden oluşan bir dünyanın başarılması için kilit önem taşımaktadır diyoruz. İrlanda için bağımsızlık mücadelesi başlamıştı, ancak 1921 yılında İngiltere'nin İrlanda'yı bölüştürmesi ve sonrasında yaptığı karşıt devrimle bu sekteye uğradı. İrlanda'nın 32 bölgesinin 6'sı Kuzey İrlanda olacak şekilde ayrıldı ve tamamen İngiliz himayesi altında yönetildiler. Kısıtlı güçleri olan yerel bir parlamentosu vardı ve bu devletlerin daha büyük olanı, yani 26 bölgeden oluşan bu devlet şu an Özgür İrlanda Devleti olarak ilk bilinen, şu anda İrlanda Cumhuriyeti olarak bilinen devleti oldu. Ve bu ülkenin bölünmesi iki muhafazakar devletin oluşumuna yol açtı, kuzeyde ve güneyde, ve İngiliz sömürgeciliğinin de İrlanda'da devam etmesiyle sonuçlandı. İrlanda'nın kuzeyi, ben burada yaşıyorum, tek partili bir devlete dönüştü. Bu devlet Katolik vatandaşlarının ve bu ulusalcı ve cumhuriyetçi fikirleri paylaşan insanların ekonomik ve politikal ayrımcılığa uğradığı, apartheid'e uğradığı bir düzendi.
oy verme, seçme seçilme hakları, barınma ve istihdam erişim konusunda da ayrımcılık zaten bunun temelinde yatıyordu. İrlandalı kültürel sözler, tabirler ve ulusalcı siyasi gelenek baskılandı. Kalıcı bir güvenlik rejimi baskıcı bir mevzuatla birlikte uygulandı. Ve sistemik politik ve ekonomik eşitsizlikler ve Kuzey Devleti'nin adaletsizlikleri devam etmekte olan İrlanda'daki siyasi çatışmanın temelini hazırladı. Bir demokratik sivil haklar kampanyası vardı 60'ların sonunda ve bu tek partili devletin paramiliter yapısı tarafından baskılandı. Bunun doğrudan bir sonucu olarak da sürekli olarak silahlı olan bir grup, bir silahlı mücadele IRA öncülüğünde başladı. 1969-70'te başladı ve 2005'te sonlanana kadar bu silahlı mücadele devam etti. Bu süreçte Kuzey Devlet çok ciddi bir militarizasyon yaşadı. Yerel paramiliter polislerin yanı sıra İngiliz ordusu, yüksek güvenlikli askeri üsler, kalıcı gözetleme tuvaleri ve sürekli olarak hava gözetlemesi uygulandı. İngiliz devleti aynı zamanda idam taburları da görevlendirdi. Yargı ve ceza kanunu sistemleri de İngiltere'nin koordine karşıt devrim stratejilerinin bir parçası olarak kullanıldı ve bütün işgalin bütün rakiplerine karşı kullanıldı. 1981 yılı boyunca 10 Cumhuriyetçi savaş mahkumu, H-Block şehitleri, Bobby Sands MP liderliğinde Long Kesh hapishanesinde açlık grevinde hayatını kaybetti. Ve Paskalya ayaklanmasına paralel bir şekilde bu ölüm orucu şehitlerinin ölümü İrlanda'da ulusal demokrasi ve birliği sağlama mücadelesindeki en yeni trajedi olmuştu. 1981 yılındaki açlık grevi de pek çok yeni nesilden siyasi aktivistin IRA'ya katılmasına neden oldu ve pek çok diğeri de Sinn Féin partisine katılmaya başladı modern İrlanda'da. IRA'nın kırsal ve şehir gerilla mücadelesi İngiltere'ye karşı devam ederken 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda askeri olarak bir açmaza ulaştılar günün sonunda. 80'lerin sonunda iki çok önemli faktör şekillendi. Birincisi, Sinn Féin liderliği bir dizi ulusal stratejik hedef formüle etti. Bu siyasi strateji, Cumhuriyetçi mücadelenin gelişimi ve yönelimi için bir referans çerçevesi haline geldi. Bu hedefler, Sinn Féin'in siyasi stratejisine bugün de rehberlik etmeye devam ediyor. Bu birincil ve nihai amaçlara ve halk desteğini en üst düzeye çıkarmaya ve siyasi gücü inşa etmeye yönelik bir dizi stratejik hedefe dayanmaktadır. İkinci olarak, parti liderliği ciddi bir şekilde barış stratejisini geliştirmeye odaklanmaya başladı. Silahlı mücadele kullanımını bir alternatif olarak barışçıl ve demokratik yollarla ulusal kendi kaderini tayin etme ve yeniden birleşme potansiyelini soruşturmaya başladılar ve 87'de barış senaryosunun yayınlanmasına yol açtı silahlı mücadeleye bir alternatif olarak. Silahlı mücadeleyle geçen o onlarca yıl boyunca ve Muhammed'in de biraz önce yorum yaptığı konuya değiniyorum burada. Cumhuriyetçilerin liderliği ve Britanya Devleti ve çeşitli hükümetler arasında her zaman bir arka kanal iletişim hattı oldu. Bu dönemde arka kanal aktifti. Şu an anlatmakta olduğum dönemde. İrlanda hükümeti ve Kuzey İrlanda'daki anayasal ulusalcı parti olan SDLP ile özel bir süreç başlatıldı. Bu Sinn Féin ve SDLP liderlikleri arasında önemli bir siyasi fikir birliğine yol açtı Kuzey İrlanda'da. Ve bu fikir birliği dönemin İrlanda hükümeti tarafından da onaylandı. Bu adımlar 90'larda İrlanda barış sürecine gidecek olan
ilk yapı taşlarını oluşturdu. ABD'nin jeostratejik önemini ve Kuzey Amerika'daki İrlanda kökenli Amerika topluluğunun büyüklüğünü de takdir eden Sinn Féin, İrlanda diasporasıyla önemli bir stratejik angajman başlattı. Bu çalışma Bill Clinton'ın başkanlık kampanyasının da ortaya çıkmasıyla önemli bir ivme kazandı. İrlandalı Amerikalı liderler Clinton'ın kampanyasıyla bir ilişki kurmak için Sinn Féin ile birlikte çalıştılar ve 1980'de bu böyle oldu 93'te ve Başkan Clinton seçildiği zaman yönetimi İrlanda'da barışın sağlanmasını bir dış politika önceliği olarak belirledi. Bu unsurların bir araya gelmesi, İrlanda'daki Cumhuriyetçi destek tabanı içindeki önemli çalışma ve tartışmalarla da birleştiği zaman IRA liderliğini Ağustos 94'te tek taraflı ateşkes ilan etmeye ikna eden siyasi ve diplomatik koşulları yarattı. Bu bir dönüm noktasıydı. IRA kararı yalnızca Sinn Féin ve İrlanda'daki diğer uluslararası alandaki diğerlerinin kalıcı demokratik bir barış sürecinin geliştirilmesine öncelik vermeyi taahhüt etmesi temelinde alınmıştır. ABD yönetimi ve İrlanda hükümetinin olumlu angajmanına rağmen o dönemdeki Britanya muhafazakar hükümeti kötü niyetle hareket etti. IRA'nın tek taraflı girişimini bir zayıflık olarak yorumladı. Ateşkes de bunun bir sonucu olarak Şubat 1996'da sona erdi. Ancak ABD'nin devam eden katılımı, yeni bir İrlanda hükümetinin ve daha da önemlisi Tony Blair liderliğindeki Britanya İşçi Partisi yönetiminin seçilmesiyle yeni bir bağlam oluştu. Bu yönetimler IRA'yı Temmuz 1997'de yeni bir tek taraflı ateşkes ilan etmeye teşvik etti. Bu ateşkes girişimleri küçümsenmemeli bu dönemde. Bu tek taraflı girişimler yeni fırsatlara yol açtı. İkinci ateşkes, Sinn Féin dahil olmak üzere çok partili görüşmelere yol açan siyasi bir yolu da açtı. Bu da Nisan 1998'de Hayırlı Cuma Anlaşması, Good Friday Agreement ile sonuçlandı. Bu Birleşmiş Milletler'e kayıtlı uluslararası bir anlaşma. Hem Britanya hükümeti hem de İrlanda hükümeti anlaşmanın uygulamasından müşterek garantörler ve sorumlular. Bu da günümüze kadar devam etmekte. Uluslararası etkinin barış sürecinin başarılı bir şekilde başlamasına katkıda bulunan olumlu bir stratejik rolü de oldu. Sinn Féin liderliği Afrika Ulusal Kongresi deneyiminden ve 1994'ten itibaren Güney Afrika'daki çok partili müzakerelerden ve siyasi geçişten büyük ölçüde yararlandı. Ve Başkan Nelson Mandela ve Thabo Mbeki yönetimindeki ANC hükümeti 2000'lerin ortalarına kadar İrlanda barış sürecine yardım etmeye devam etti. Hayırlı Cuma Anlaşması kurulduktan sonra Avrupa Birliği de sürece ve sonuçlarına siyasi, ekonomik ve finansal destek sağlamada oldukça önemli bir rol oynadı. Bugün sevgili arkadaşlar, İrlanda barış ve siyasi süreçleri İrlanda'daki en önemli projedir. Her ikisi de hala devam etmekte olan bir çalışma. 27 yıldır hala bitirmiş değiliz işimizi ve tamamen yeni bir siyasi bağlam oluşturdu ama bu sonuçta siyasi rolümüzü paylaşma ve bölgesel hükümet kurumları aracılığıyla siyasi gücün paylaşılmasına dayanan yeni bir siyasi bağlam oluşturuldu. Anlaşma çatışma çözümünü ve yeni başlayan barış sürecini yerleştirmeyi amaçlayan bir ilkeler ve siyasi mimari çerçevesini temsil etmektedir.
Ve buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de İrlanda'daki siyasi çatışmanın nedenlerini ve sonuçlarını çözmek için demokratik bir yol oluşturulması. Muhalifler arasında tarihi bir uzlaşmaydı ve bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olarak uygulanmasını sağlamak için hem İngiliz hem İrlanda hükümetlerine uluslararası bir sorumluluk verdi. Ve anlaşmanın önemi aynı zamanda şu, statükonun bir seçenek olmadığını ve geleceği şekillendirmenin demokratik uzlaşma ve anlaşma yoluyla değişimin yönetimine bağlı olacağını kabul etmesiydi. İngiliz parlamentosunun ulusal İrlanda üzerindeki toprak birleşmesi üzerindeki egemenliği kaldırıldı. Ve gelecekte bu Kuzey ve Güney İrlanda birlik referandumlarında belirlenecek ve her iki eyalette de birlik yanlısı çoğunluk gerektirecekti. Dolayısıyla Kuzey'in durumu anayasal bir süreç olarak bu referandumlarda belirlenecek ve iki tarafın da çoğunluğunu gerektirecek. Hiçbir şey aynı kalamazdı ya da kalamayacak. Bizler demokratikleşme, demokratik reform ve değişimin yeni ölçütleri olarak eşit muamele, saygı eşitliği, tüm siyasi ve kültürel geleneklere karşılıklı saygının yanı sıra rakip anayasal özlemler yani İngiltere Birliği'ye destek ya da İrlanda'nın bağımsızlığına destek belirlendi. Anlaşma eşitliği ve insan haklarını hukukta sağlamlaştırmıştır. Bunun sonucunda ayrı insan hakları ve eşitlik komisyonları da kuruldu. Bir tutsakları serbest bırakma programı başlatıldı ve 1999'da başlatıldı ve 2002 yılına kadar hem kuzeyde hem güneydeki siyasi tutsaklar serbest bırakıldı. Politik reform ihtiyacı bağımsız bir komisyonun kurulması yoluyla ele alındı. Ve daha da önemlisi 2002 yılında devletin paramiliter polis gücü tasfiye edildi ve yeni bir polis teşkilatı kuruldu. Sinn Féin ceza adaleti sisteminin hem polisliği hem de işleyişiyle ilgili olarak artan reform ve demokratik hesap verilebilirlik için müzakerelere devam etti. Ve birkaç yıl sonra parti nihayet 2007 yılında bir başka önemli stratejik girişimle özel bir ulusal konferansta hem polislik hem de ceza adaleti yapıları ile eleştirel bir şekilde ilgilenmeyi kabul etti. Bununla birlikte 23 yıl sonra bile, kuzeydeki politik reformdan 23 yıl sonra bile bu zorlu bir alan olmaya devam ediyor. Daha da önemlisi, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kurumsal mimarisi, Güney eyaletinden hükümet bakanlarını ve kuzeyde yeni kurulan güç paylaşımı yöneticilerini bir araya getiren bir Kuzey-Güney Bakanlar Konseyi'nin kurulmasını da içeriyordu. Buna paralel olarak tüm İrlanda organları diğerlerinin yanı sıra turizm, ticaret ve su yolları ile ilgili tüm adanın kamu politikasının alanlarını koordine etmek için birlikte kuruldu. 1996'daki ateşkes döneminde silah ve mühimmat konusunu ele almak için Uluslararası Bağımsız Hizmetten Çıkarma Komisyonu kuruldu. Ancak silah sorununun çözümü ve Britanya'nın devletin Britanya askerileştirilmesinden arındırılması uzun bir süre aldı. Ve süreç aynı zamanda İran'ın silahlarını kullanımdan kaldırmasını da içeriyordu. 2001'den itibaren genişletilmiş bir süreçti bu. Bu da güvenin yerleşmesine yardımcı olmak için güven artırıcı önlemleri ve atanmış silah müfettişlerinin kullanımını içeriyordu. Bir başka kritik girişimle, stratejik girişimle de İRA, Temmuz 2005'te silahlı mücadelenin sona erdiğini resmen ilan etti. Daha sonra
Eylül 2005'te bağımsız komisyon İran'ın tüm silah cephaneliğini kullanım dışı bıraktığını bildirdi. Sevgili arkadaşlar, tüm bunlar İrlanda barış sürecinin başlaması ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nın kabul edilmesi tek bir olay veya zaman içinde bir an olmadığının altını çiziyor. Devam eden müzakereler ve gelişen siyasi olaylar tarafından yönlendirilen bir süreklilikti ve öyle de olmaya devam ediyor. Söylediklerimi kapatırken şunu söyleyeyim. Başından beri bu güçlerin paylaşılması konusunda olumsuz şeyler de yaşandı. Ve bu temel politik değişimler bir yandan da ciddi sorunlar yarattı ama tabii ki bir pozitif momentum da yaratıyor ve negatif direniş de değişebiliyor. Çünkü bu kuzeydeki demokratik ve toplumsal dönüşümü yavaşlatmak ve engellemek de oldu bu olumsuz direnişin etkisi. Pek çok durumda politik birliktelik aynı zamanda diğer anlaşmalar kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini de zorlaştırdı. Bu nedenle bunun merkezinde hem İngiliz hükümetinin kirli savaşının İrlanda'da aynı zamanda tabii ki büyük bir etki yarattı Britanya'daki politikada. Bugüne kadar devam ediyor. Olumsuz kötü yönetimi nedeniyle kuzeyi siyasi bir durgunluğa indirgemiştir. Halen ilerleme istemiyorlar. Halen kalıcı bir barış istemiyorlar. Bu yüzden herhangi bir bu geçmişi daha demokratik bir şekilde ele almak için her süreci engellemeye çalışıyorlar. Ve aynı zamanda mirası da bu mirasın anlaşılmasını engellemeye çalışıyorlar. Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 27 yıl üzerinden geçmesine rağmen hala tamamen uygulanmış olmadığının altını çizelim. Bu yüzden Kuzey İrlanda hükümetinin aslında halen durgunluğa itilmiş bir devlet olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla İrlanda'daki barış süreci bir çözülmemiş bir siyasi anlaşmadır aynı zamanda. Çünkü taraflar arasındaki zorluklar sürekli çalışılıyor ve sürekli yenileniyor. Bu yüzden bir sonuca gelirken şunu söyleyeyim. Hayırlı Cuma Anlaşması gerçekten çok büyük bir şekilde kabul edilen bir anlaşma. Ama Hayırlı Cuma Anlaşması'nın bu siyasal mücadelenin başka başarılı anlaşmalarla da devam edilmesi gerekiyor. Sinn Féin mücadelenin kalıcı bir aracı olarak ele alıyor. Dolayısıyla bu konular geri dönülemez bir şekilde tartışılmalı ve uluslararası bir temelde açıklığa kavuşturulmalı. İrlanda deneyiminden elde edilen kritik derslerden bir tanesi de şu. En önemli müzakere her zaman kendi değerlerimizle yapılmalı. Dolayısıyla şu anda partimiz kuzeydeki en büyük parti ve şu anda birlikte kuzeyde güç paylaşımını ve en büyük kuzeyde güç paylaşan bir partiyiz. Güneyde en büyük muhalif partiyiz. Bugün halen şunu söylememiz gerekiyor. Bizler 27 yıldan beri yani Hayırlı Cuma Anlaşması'ndan 27 yıl sonra şimdi İrlanda barış sürecinin hem ulusal birleşme hem de uzlaşma sağlayan bir sonraki aşamanın başlatmanın zamanı geldiğini iddia ediyoruz. Sonuç olarak İrlanda deneyiminden kritik dersleri kendinize de uyarlamanızı düşünüyoruz. Bunlar da aktarılabilir diye düşünüyoruz. Müzakere süreçleri tamamen kapsayıcı olmalıdır. Tüm konular tartışma için görüşme masasına açıkça konulmalıdır. Her iki tarafta iyi niyetle katılmalıdır. Kahramanlar arasında güven oluşturmak için birlikte güven inşa etmek esastır. Tüm kararlar ve anlaşmalar yerine getirilmeli. Bunlara saygı duyulmalı ve bunlar uygulanmalıdır. Açıkça tanımlanmış hedeflerin esas olması gerekir. Tutarlı ve düzgün bir şekilde yönetilen genel bir strateji, taktiksel esnekliği, siyasal girişimlerin kullanımını ve ne zaman taviz vermenin uygun olacağını da yönetmelidir. Ulusal hareket içindeki birlik ve bütünlük her şeyden önemlidir. Sivil toplum ve tabanın katılımı harekete geçirilmeli ve demokratik değişim için her sürece dahil edilmelidir.
atalet ve durağanlığı önlemek için siyasi momentum gereklidir. Ve Muhammed de zaten daha önce söylemişti. Muhalefet tek bütüncül bize yapılan muhalefetin tek bir muhalefet olduğunu, yekpare bir muhalefet olduğunu düşünmemeliyiz. En ilerici değişimi arayanlar hedefleri ilerletmek için en büyük riski almaya hazır olmalıdır. Ve son olarak sevgili arkadaşlar, yoldaşlar, Sinn Féin Türkiye hükümetiyle olumlu ilişki kurma çabalarında ve yeni bir barışçıl siyasi fırsat, umut ve demokrasi ufku yaratma çabasında Kürt halkının temsilcilerine dayanışmamızı genişlettiğini ifade etmek istiyoruz. Ve ben de Türkiye hükümetinin şunu söylemek istiyorum. Bu fırsatı, Kürt halkının temsilcilerinin sunduğu bu fırsatı kucaklaması gerekiyor. Ve bu sabah da yorumlarda söylendi. Umut hakkından bahsedildi. Ben umut hakkının inanıyorum ama aynı zamanda umut iradesinden de bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü böylece umudu yaşanılabilir kılabiliriz diye düşünüyorum. Kapatırken sevgili arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Barış, demokrasi ve özgürlük. Kürdistan halklarına, Kürt halkına barış, özgürlük ve demokrasi, Abdullah Öcalan'a özgürlük. Evet, bu değerli sunumlar için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize aslında toplumsal barış mücadelesinin bitmez tükenmez bir mücadele olduğunu, bir anlık bir konu olmadığını, bir anlaşmayla da bitmediğini anlattı. Bu hikaye bize bunu söyledi. 27 yıldan beri devam ediyor. Çünkü tüm eşitlik ve demokratik hakların geri kazanılma süreci o kadar kolay olmuyor. Ama çok güzel bir söz söyledi. Bence hepimiz için çok geçerli olan bir söz. Müzakereyi mücadelenin bir yöntemi olarak sürekli kılmak. Mücadeleden vazgeçmemek ama mücadeleyi müzakere yöntemiyle sürdürme konusunda kararlı olmak toplumsal barışı inşada sanırım önemli bir motto, bir slogan diyebiliriz. Şimdi de sözü Katalonya'dan gelen konuğumuza vermek istiyorum. Katalanya hepimizin bildiği gibi İspanya'nın özel bölgelerinden birisi ve anayasal haklarını kullandılar. 2017'de bir referandum yaparak bağımsızlık referandumu yaptılar. Maalesef merkezi hükümet bunu kabul etmediği için bizdeki kayyum sürecine benzer bir süreç yaşadılar. Siyasi temsilciler ya tutuklandı ya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Fakat 2020'den bu yana biz bir müzakere yöntemiyle bu siyasi krizi çözme çabalarını da biliyoruz. Konuğumuz değerli Pere Aragnes bize bu müzakere sürecini, siyasi krizleri müzakereyle çözme süreci konusunda kendi deneyimlerini paylaşacak. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Herkese tünaydın, saygıdeğer misafirler, sevgili meslektaşlar, sevgili eş başkanlarımız, değerli katılımcılar, sevgili misafirler, arkadaşlar. Öncelikle hepinize beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Katalonya hükümetinin eski başkanlarından biri olarak bu uluslararası konferansa davet edildiğim için çok mutluyum. Burada size Katalonya deneyiminin, Katalonya
hükümetinin deneyimini ve Katalonya mücadelesinin İspanyol hükümetiyle müzakeredeki deneyiminden bahsedeceğim. Öncelikle müzakere sürecine girmeden önce tabii sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Katalonya'nın eski başkanı olarak, aslında tüm Katalonya halkı olarak, ülkemizin bağımsızlığını destekleyenler olarak biz de Kürt halkını barış mücadelesinde, adalet mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde ve eşitlik mücadelesinde desteklediğimizi söylemek istiyoruz. Katalonya ve Kürdistan olarak iki ayrı ulus olarak aslında aynı durumdayız. Bizler baskı altındaki uluslarız ve özgürlük yolunda savaşan uluslarız. Egemenliğimizi elde etmeye çalışan uluslarız. Sizinle birlikteyiz. Mücadelenizde sizinle birlikteyiz. Mücadeleniz bizim de mücadelemiz. Şimdi önce detaylara girmeden önce şunun altını çizmek istiyorum. Şu gerçeğin altını çizmeliyim. Katalonya bugün çok önemli ilerlemeler elde etti bu müzakere ve diyalog sayesinde son yıllarda ve aşama aşama aslında yaşadı bunu. Bazen de çok yavaş oldu. Bazen çok kuvvetli direnişle karşılaştı. Ancak siyasi cesaret ve demokratik metotların, yöntemlerin kapıları açabileceğini gösterdi. Aslında tamamen kapalı gibi görünen kapıları açabileceğini gösterdi. Dolayısıyla aslında siyasi çatışmayı çözmek için İspanya'nın Başbakanı Pedro Sánchez bile şöyle söyledi kamusal olarak. Biz müzakereler sürecinde Katalonya'yı tanıdığını ve çatışmanın demokrasi olmadan çözümsüz kalacağını söyledi ve bunun demokratik araçlarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Yani Katalonya halkının kendi geleceklerini oylaması ve kararlarını alabilmesinin önemli olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla Katalonya hükümeti ve İspanyol hükümeti arasındaki müzakerelerle ilgili öncelikle onun kökeniyle ilgili konuşalım. Katalonya'daki çatışmanın kökeninden bahsedelim. Katalonya çok uzun bir tarihe sahip, özgürlük mücadelesi deneyimine, kimlik, dil ve özgürlük mücadelesi veren bir halk ve uzun yıllarda İspanyol devletinin diktatörlüğü altında yaşadık ve Franco diktatörlüğü döneminde İspanya'da Katalonya halkı olarak yaşadık ve geçen yüzyılda Katalonya gerçekten daha sonra özerkliğine kavuştu. Ancak bu merkezsizleştirme süreci daha sonra bizim özerklik mücadelemizde belli reformlara yol açtı ve daha sonra bu bir anlaşmayla sonuçlandı. İspanyol parlamentosunda onaylanan bir anlaşmayla sonuçlandı ve burada İspanya hükümetinin özellikle ultra milliyetçi sağ kanat hükümetinin şekillendirdiği bir anayasayla bizleri bir anayasal krize sürükledi ve bu noktada konumlar değişti ve bu noktada 2017 yılında bir referanduma yol açtı. Bağımsızlık referandumu yapıldı ve bu referandum Katalonya hükümeti tarafından kabul edildi. Katalonya hükümeti tarafından organize edilmişti zaten. İspanyol hükümetinin tepkisi ise, İspanyol polisinin tepkisi ise şöyle oldu. Öncelikle özerkliğin askıya alınması oldu. Katalonya'nın özerkliği askıya alındı. Daha sonra da baskının başlangıcı öncelikle özellikle liderlerimize yönelik, aktivistlerimize yönelik baskı başladı ve ülkemizin bağımsızlığına yönelik baskılar başladı. Ve hükümetimiz o dönemde hükümetimizin liderliği ya hapsedildi ya da sürgüne gönderildi. Parlamentomuzun sözcüsü Carla Fuencarral mesela tutsak edildi ve sivil toplum örgütlerinin liderleri de aynı zamanda hapsedildi ve çok sayıda yargı soruşturması belediye başkanlarımıza, aktivistlerimize ve kamu görevlilerine sadece işlerini yaptıkları için soruşturmalar açıldı referandum sırasında. Görev alanlara soruşturmalar açıldı ve 2019 yılında İspanya Yüksek Mahkemesi liderlerin serbest bırakılması ve liderleri kınadığını belirtti ve hepsini maksimum 15 yıla varan cezalarla cezalandırılmasını talep etti liderlerimizin ve bundan sonra da Katalonya'da çok büyük eylemler yapıldı.
ve polisle büyük çatışmalar yaşandı. Ve aslında bir kriz anında da aslında fırsatlar ortaya çıktı. Bazen fırsatlar tam da onların çok da en hazırlı olmadığınız anlarda ortaya çıkabiliyor. Onları yönetmek için en hazırlıksız olduğunuz anlarda ortaya çıkabiliyor ama fırsatlar açığa çıkmıştı. İspanya'da Sosyalist Parti ve Esquerra Republicana ve solcu cumhuriyetçiler ve bağımsızlığı destekleyen partiler Katalonya'da büyük eylemler örgütlediler ve biz onlarla birlikte bir müzakere süreci başlatmaya karar verdik siyasi çözüm bulmak için. Dolayısıyla 2019 Kasım'ında resmi olarak İspanyol hükümetiyle konuşmaya başladık ve çok net hatırlıyorum şu konuşmamı. Pedro Sanchez'le İspanya Başbakanı ile şöyle bir konuşmamız oldu. Kamuya açık olmayan bir toplantıda Aralık 2019'da ve ona dedim ki ben Katalonya'nın tam bağımsızlığını savunuyorum ve biliyorum siz bu konumu reddedeceksiniz ama şunu da biliyorum ki siz bir siyasi çözüm istiyorsunuz. Hangi çözümün nihayetinde bu süreçte galip geleceğini bilmiyoruz ama sonuçta birlikte bu süreci başlatma ve bir müzakere sürecini başlatacağız ve böylece bir çözüme, demokratik ve siyasi bir çözüme erişeceğimizi umuyorum. Böylece İspanyol ve Katalan halkı arasındaki çatışmayı çözebileceğimizi düşünüyorum. Bir ay sonra Esquerra Republicana ve bağımsızlıkçı sol kanat hükümet ve sol kanat partiler ve Sosyalist Parti bugünlerde bu arada halen bir rol oynuyorlar İspanyol hükümetinde. Bir anlaşmaya varıldı ve bu anlaşmada öncelikle siyasi çatışmanın varlığını kabul etti. İkincisi bu çatışmayı çözmek için müzakerenin gerektiğini kabul etti ve bir başka önemli şey de bir başka ileri adım da şu oldu. Nihai çözümün Katalan halkıyla birlikte karar verildi. Ve bu noktada iki taraf da kendini rahat hissetmeli müzakerede. Bu çok önemli. Dolayısıyla öneri kendi kaderini tayin hakkı referandumuydu ama bu konumu reddettiler. Dolayısıyla burada aslında belki de bir aynı gemide olarak buna Katalonya halkı olarak karar vermek de, demokratik çözüme karar vermek de önemliydi. Dolayısıyla müzakere sürecine başladık. Öncelikle bu anlaşmanın uygulanmasını tartışmaya başladık. Ama bir ikileme de düştük. Yani hem müzakere sürecinde ilerlemek açık uçlu bir şekilde ancak İspanyol hükümeti bir siyasi çözüm istiyordu ama aynı zamanda halkımızın yaşadığı mağduriyeti de aşmak istiyorduk. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorduk halkımızın yaşadığı acıları sonlandırmak için ve aynı zamanda da şundan da kaçınmamız gerekiyordu. Yani İspanyol hükümetinin sadece kendi hedeflerine erişmek için bu süreci siyasi çözümü unutturmak için kullanmasına karşı da mücadele etmek zorundaydık. Bunu unutmamalıydık ve bugün halen bu konum oldukça zor, bu konumu sürdürmek. Bu ikilemi nasıl çözeceğiz? Alternatiflere bakmamız gerekiyor. Şu anda tabii ki yeni bir İspanyol hükümetini tartışıyoruz. Ya yeni seçimler yapılması alternatifi ya da hem halk cephesi, sağ kanat ve aşırı sağcı ultra milliyetçi partiyle beraber yeni bir hükümetin kurulması tartışması yapıldı. Ancak bu müzakere sürecini nasıl devam ediyoruz? Şubat 2020'de müzakere masası ilk defa resmi toplantısını yaptı kamuya açık bir şekilde ve bizim için önemli olan şey bu toplantı ile ilgili şuydu. Öncelikle kamusal olarak görülmek önemliydi. Çünkü bu aslında Katalan hükümetinin meşru bir aktör olarak kendi Katalan halkının çıkarlarını savunan resmi ve meşru bir aktör olarak tanınmasını kanıtlayan bir toplantıydı bu bizim bakımızdan.
açıdan bu açıdan önemliydi. Masada oturmak, Katalan hükümeti olarak oturmak, yani Katalan halkının, Katalan yurttaşlarının haklarını savunan bir hükümet olarak orada oturmak önemliydi. Dolayısıyla arka kanallarda tabii ki önemliydi. Sonuçta farklı partilerden kişiler de arka kanallardan bu süreci işletmeye çalışıyorlardı. Ama bu ilk toplantı gerçekten aslında ilk defa Katalonya hükümetinin resmi olarak İspanya Başbakanına bir kamuya açık toplantıda bir kendi kaderini tayin hakkı referandumu istediği ilk toplantıydı. Siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istediği, Katalonya halkının aktivistlerine ve bağımsızlıkçılara yönelik baskıların son bulması taleplerini ilettiği bir masaydı. Halen onunla ilgili çalışmaya devam ediyorduk. Ancak daha sonra bir çıkmaza girdik pandemi nedeniyle. Pandemi önemli bir engeldi tabii ki ve Katalonya'da sonra seçimler yapıldı. Katalonya liderliğinin tarafı değişti. Ben de başkan olarak seçildim bu seçimlerden sonra ve benim bu müzakere sürecine bağlılığım kesindi ve bu yüzden şöyle düşünüyorum. Bu da aynı zamanda iki taraf arasında güven inşa etmek de gerekiyordu müzakerelere katılarak. Bu o zamandan beri 2021 Mayıs'ı Haziran'ında müzakereye devam etmeye başladık. Müzakere süreci devam etti bu tarihten sonra da ve bazı anlaşmalara vardık. Öncelikle siyasi tutsakların serbest bırakılması ve İspanya Ceza Kanunu'nun değişmesi ve İspanya hükümetiyle net bir şekilde İspanya parlamentosunun belli bazı suçları suç olmaktan çıkarmasını tartıştık. Yani aslında biz sürekli olarak bazı yoldaşlarımız belli suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden 2019'da onlara yönelik suçlamaların düşürülmesi talebini ilettik. İspanyol hukukuna göre ayrılıkçılık suçunu işlemenin de kaldırılmasını istedik ve böylece hiç kimsenin siyasi bağımsızlık arayan, anayasal değişiklik isteyen kimsenin bununla suçlanmamasını istedik. Ve diğer anlaşmalarda bazı koruma önlemleriydi. Katalan dilinin korunmasına yönelik kanunlar ve aynı zamanda bunların da iki taraf arasında güven inşa etmek için önemli olduğunu söyledik. Katalan dilinin artık İspanya parlamentosunda konuşulmasını talep ettik ve bu aynı zamanda çok dilli, çok uluslu bir özellik olarak İspanya devletinin bu konuda ileri bir adım atması gerektiğini söyledik ve Katalan dili şu anda Avrupa Birliği'nin resmi bir dili olması da aynı zamanda Avrupa kurumlarında tartışılıyor. İspanya hükümetinin önerisi olarak da bunun Avrupa Birliği'ne sunulması gerektiğini söyledik ve bu da önemli adımlardan bir tanesiydi ve nihayetinde bu da kabul edildi ve 2024'te bir de af kanunu çıkartılmasını tartıştık. Böylece tamamen baskının sona ermesinin bir yolu olarak bu kanunun kabul edilmesini istedik. Şu anda bu af kanununu tamamen uygulandığını söyleyemeyiz. Çünkü bu da bize şunu hatırlatıyor. Aynı zamanda tabii ki mesela öncelikle Carles Puigdemont'un Katalonya'nın eski başkanının serbest bırakılması, Esquerra Republicana'nın liderlerinin serbest bırakılmasını ve tamamen bir politik aktör olarak, siyasi aktör olarak sürece katılması talebimizi de içeriyor. Hem de bir ofisten aslında bu durumun üstesinden gelmesini af kanunuyla istiyoruz diye talep ettik. Ve aynı zamanda anayasal reformları da talep ettik ve bu noktada şunu gördük. Şunun da altını çizmem gerekiyor. Başlangıçta söylemiştim zaten. Siyasi çatışmanın merkezinde aslında Katalan halkının kendi geleceklerine karar verme ve İspanyol hükümetini konumunu reddetmesine dayanıyordu. Bu durum halen çözülmüş değil. Nihayetinde halen önümüzde yürüyecek uzun bir yol var. Özellikle
bu siyasi çözümü bulma konusunda ve son birkaç düşüncemi daha söyleyeyim. Müzakere sürecimizde öğrendiğimiz dersler, çıkardığımız dersler. Bunların ilki uzun dönemli bir vizyona ihtiyacımız var. Yürüdüğümüz yol uzun bir yol. Yani tarihe dayanan, yüzlerce yıllık geçmişi olan bir çatışma öyle bir günde çözülebilecek bir şey değil. 24 saatte, bir haftada, bir yılda çözebileceğiniz bir şey değil. Zamana ihtiyacımız var. Ve siyasette zaman taahhüt demektir. Benim için uzun dönem vizyonuna sahip olmak gerekli. 2. Sürecimiz doğrusal olmayan bir süreçti. Lineer olmayan bir süreçti. Hani 2 adım ileri, 3 adım geri attığımız, pek çok boykot yaşadığımız bir süreçti. Bu boykotların bazıları İspanyol müesseseler ve iktidarının yaptığı şeylerdi. Mesela bu müzakere sürecine katılan hükümet yetkililerinin bizi gözetlediğini öğrendik. İstihbarat ajansının bizleri gözetlediğini öğrendik. İspanyol istihbaratının. Ama yani şaşırmadık. Bunu öğrendik ve şimdi de eski istihbarat müsteşarı şu an hüküm giyiyor Barcelona'da bir mahkemede. Yani şu an yargılanıyor Barcelona'da. Yani bu doğrusal olmayan bir süreç demeye çalıştığım şey. Bazen pozisyonunuzu kaybettiğinizi hissedebilirsiniz ancak burada stratejinizi korumak önemli. 3. olarak doğru kelimeleri bulmanın önemi. Anlatı, narratif çok önemli. Yani müzakere sürecine giren hiç kimse kaybedenmiş gibi gözükmek istemez bu müzakerede. Ve bu mesela bizim örneğimizde bu asimetrik pozisyondaydık. En kötü pozisyondaydık. Partimiz için de geçerliydi. Ama bu aynı zamanda daha görünürde güçlü pozisyona sahip olan, yani İspanyol devleti için de böyleydi. İspanya devleti için. Yani anlatınız hedef olarak karşı tarafı küçük düşürmeyi seçtiyse o zaman bu müzakerede yol kat edemezsiniz. İmkansızdır. Günün sonunda biz de bazı kelimeler seçip bulup bunlarla kazanımlarımızı tabir etmenin, tasvir etmenin bir yolunu bulduk. Mesela ceza kanununun bir reformuna girmek istediğimizde ve İspanya ceza kanununu değiştirmek istediğimizde İspanya hükümeti yargıyı düzeltmekte olduğumuz gibi bir anlatıyı kabul etmediler, istemediler bunu. Onlar için bu baskının sonu oldukça zordu. Yani yargısızlaştırma gibi bir kavram bulduk. Yani siyasi çatışmayı yargıdan çıkarıp meclise ve siyasi tartışmaya açmak. Ve önceden dediğim gibi bağımsızlık referandumumuzu savunduk ve bunun herhangi bir oyla sonuçlanması gerektiğini biliyorlardı. Ancak yine de mesela bu sözleşmede, yani bu sürecin başlamasını mümkün kılan sözleşmede, anlaşmada kendi kaderini tayin referandumunu şimdi kabul etmeniz gerekiyorduk. Bunu da kabul etmektiler. İmkansızdı. Dolayısıyla Katalonya'daki çözüm için halk oyunu kullandık. Yani doğru kelimeleri bulup bu kelimelerle iki tarafında bu müzakerede yol kat etmesini sağlamamız gerekiyor. Bir müzakere sürecine girdiğiniz zaman kendinizi değiştiriyorsunuz.
İspanyol hükümeti siyasi anlatıları bakımından bugün 5 yıl öncekiyle aynı değil. Ve biz de değiliz. Biz de aynı değiliz 5 yıl öncekiyle. Anlatı bakımından. Ya benim için bu en kapsayıcı olan bu kelimeleri bulmak çok önemliydi. 4. Bu süreçte çokça oyun bozan ve inatçı kişiyle karşılaşacaksınız. Yani oyun bozan ve inatçılarla karşılaşacaksınız. Çünkü bir hareketteki her insan inatçı olarak gözükebilir bir anda. Bu da gözüküyor. Böyle görülebiliyorlarsa müzakere onların da dahil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür davranışlardan kaçınmak için ve siyasi müzakerelerin önünü kesen bu şeylerden kurtulmak için bu çok önemli. Bazen bunu yapmak çok zor da oluyor. Meslektaşlarımın birinin de söylediği gibi en önemli müzakere halkınızla yaptığınızdır. Diğer taraflı değil. Anlaşmanın taslağı çıktıktan sonra destek kitlenize gelip şunu başardık, bunu başardık demeniz gerekiyor. Halkı bunun aşamalı bir yol olduğu gerçeğine hazırlamanız gerekiyor. En azından ben böyle gördüm, böyle yaşadım. Son olarak liderlik ve kapsayıcılık. Liderlik çok 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 önemli. Çünkü bazen elinize bir fırsat geçer ve bu çok kısa bir süre için bu fırsat burada durur. Mesela İspanya hükümeti, bu Sosyalist Parti bu noktada parlamentoda oylaydı ve biz de bu fırsatı yakalayıp müzakere sürecine başladık. Yani müzakere sürecini başlatmalarının sebebi siyasi çıkarlarıydı. Bunu biliyorum ama önemli olan şey niyetleri değil. Önemli olan şey sonuçlar. Sonuç olarak da şu an bir af yasamız var. Liderlik çok çok önemli. Dolayısıyla mesela bir yıl önce veya birkaç ay önce lideriniz Helen'den gelen mesajı gördüm. Bu bir liderlik işaretidir. Liderliği bir işarettir. Halkınızın tarihini acıdan barışa götürmek çok ciddi liderlik ister. Risklidir tabii ki. Ancak liderlik gerektirir ve bu sadece çok güçlü liderliklerle başarılabilir. Ve kapsayıcılıkla elbette. Günün sonunda bu açıklamakta olduğumuz kapsayıcı siyasi süreçten elde ettiğimiz şey insanların hayatının, toplumumuzun iyileştirilmesiydi. Daha eşit bir Katalonya, daha özgür bir Katalonya, birleşik ve barışçıl bir İrlanda vesaire ve özgür, demokratik ve tanınan bir Kürdistan. Nihai amacımız budur. Bunun içinde çalışmaya, çabalamaya devam etmeliyiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Katalonya'dan Kürdistan'a bütün desteğimizi beyan etmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Değerli konuşmacıya çok çok teşekkür ediyorum. Bizim ana dilde eğitimi bile müzakere nasıl edeceğimizi tartıştığımız bir yerde ayrılmayı ve bağımsızlığı müzakere etmenin nasıl bir şey olduğunu burada dinlemiş olduk. Demek ki aslında siyaset içerisinde kalarak, demokratik siyasi mücadele içerisinde kalarak her şeyi konuşmak mümkün. Bizim de bunu başarmamız lazım. Türkiye'de ve bölgede, bütün Orta Doğu'da eksik olan şey bu. Evet, farklı şeyler istiyoruz. Ama bu isteklerimizi kavga etmeden müzakere edebiliriz. Buna ayrılmak bile dahil. Son derece öğretici bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum kendisine.
Şimdi de Bask'tan, yine İspanya'dan bir konuğumuz var. Bask Parlamento üyesi Igor Zulaka. Kendisi bize Bask deneyimini anlatacak. Bizim için Katalanya ve Bask meselesi şu nedenle kıymetli. Türkiye'de çokça biz Kürt sorununun siyasal çözümünü konuştuğumuzda bunun üniter bir devlete zarar getireceğini düşünerek reddediyorlar. Oysa uluslararası literatürde İspanya üniter bir devlet, fakat sanırım 18 ayrı bölgesi var. Bölgesel parlamentoları var, yönetimleri var, dil hakları var ve hala da ekonomik ve siyasal haklarını genişletmek için, kültürel haklarının alanını genişletmek için siyasi müzakereye ve mücadeleye devam ediyorlar. Ben sözü daha fazla uzatmadan değerli konuğumuz Igor'a konuşması için mikrofonu bırakıyorum. Merhaba, selamlar, saygılar. Racha Leon Baskçası bunun. Burada olmak benim için çok büyük bir zevk. Bask parlamentosundan geliyorum. Müdahalemi kısaltmaya karar verdim. Dolayısıyla kağıdıma bakıp bazılarını çıkartacağım. O yüzden idare edin beni. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışıyorum bunu. İnsanlar yorulmaya başladı, ayrılmaya başladılar salondan. Şimdi sizlere öncelikle 11 Temmuz'da silahsızlaşma süreci, silah bırakma süreci başladığında burada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum ve tarihte önemli bir yer tuttuğunu biliyorum ve umutlarınıza, korkularınızla, durumunuzla empati yapabildiğimi hissediyorum ve karşı karşıya olduğunuz belirsizliği de anlıyorum. Umarım beni anlarsınız. Sorunlarımızın çoğu birbirine benzer ama yani hepsini çözebileceğimiz tek bir çözüm yok. Deklan da bunu çok iyi anlayacaktır. Bütün süreçleri çözebileceğimiz öyle tek bir süreç yok ama fikirlerimiz var. Kullanışlıysa bu fikirleri kullanabiliriz, çünkü değilse de bunları bırakırız. Çünkü en iyi yol budur. Güney Afrika'dan öğrendik, İrlanda'dan ders çıkardık, sizden ders çıkardık, halklarımızdan ders çıkardık ve bütün bu bilgilerden faydalanmaya çalışıyoruz. Çünkü buradaki hepimizin amacı benzer bir amaç. Toplumlarımızın barış içerisinde yaşamasını istiyoruz ve mümkün olduğunca demokratik olmasını istiyoruz. Bask topraklarından geliyorum ben. Burası Avrupa'nın güneyinde 16. yüzyıldan beri bölünmüş olan bir ulus. Sizin anlayabileceğiniz bir şeydir diye düşünüyorum. Çok uzun bir siyasi süreç yaşandı. 16. yüzyıldan beri savaşlar, çatışmalar yaşandı ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde bir silahlı çatışma sürecinden geçtik. Bu süreci 3 kez müzakereyle çözmeye çalıştık ancak işe yaramadı. Çünkü sadece silahlı örgüt müzakere masasındaydı. Bu hiç iyi bir fikir değildi ilk seferinde. İkincisinde de biz sadece Bask siyasi partileri arasında konuştuk. Başka teknik zorluklar vardı ama yani yine bu yol işe yaramadı. Üçüncüsü de 2005-2007 arasında oldu. Geçmiş hatalarımızdan öğrendik. Bir teknik konular için, bir siyasi konular için iki yaklaşımımız oldu. Bu da işe yaramadı. Bu da bizi çok komplike bir durumun içinde bıraktı. Size anlatmak istediğim süreç bu. Belirtmeliyim ki hiçbir süreç daha sonlanmadı. Mesela süreçten bahsederken ve işte 10 Ekim 2009'da başladık falan dediğimiz zaman bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Süreçler devam ediyor. Belki atamadığımız adımlar olmuştur, kaçırdığımız adımlar olmuştur. Mesela burada işler sonuçlanmadı. 2007'de süreç yine çöktü ve çok kara bir yerdeydik stratejik olarak. Bir karar almamız gerekiyordu ve bu kararı aldık. Bu karar da kendimizi değiştirmekti. Böylelikle çatışmanın yapısı da değişebilirdi. Ve bunu söylemek yapmaktan daha kolay tabii ki. Anlıyorum ki sizler de benzer bir aşamadan geçiyorsunuz. Ancak buradan biz anladık ki burada bir fırsat vardı.
çatışmanın dinamiğini değiştirmek için. İspanya devletinin bazı müesseseleri bizi boykot etmeye çalıştı. Liderlerimizi tutuklayıp onları hapse atarak bunu yaptılar. Ve bugünkü ilk dersim bu olacak. Yani süreciniz mümkün olduğunca iyi gidecekse, ben bunun gerektiğini söylemiyorum ama işler iyi gidecekse liderlerin doğru topluluklarla buluşalması önemli. Onlarla tanışmak isteyen herkesle tanışabilmeleri önemli. Dolayısıyla işlerin nasıl gittiğini gerçekten anlayabilirler. Ve Abdullah Öcalan'da aynı şeyin kesinlikle geçerli olduğunu düşünüyorum. Bazen biz bunu anlattığımız zaman insanlar bakıyor da siz bunu tek taraflı yapmışsınız ama hayır öyle değildi. Biz dedik ki bu oyunu oynayacağız. Koşulları değiştirelim ki insanlar da oyunlarını değiştirmek zorunda kalsın idi planımız. Ama yani bunu bazen tek başınıza yapmak istemeyebilirsiniz. Kimse bütün sorunları tek başına değiştirip çözemez. Yani diğerleriyle konuşmamız lazım, iletişim kurmamız lazım ve bu diğerlerinin de kendi rollerini yerine getirmesi gerek. Ve bizim durumumuzda da böyle oldu. Tek taraflı başlattığımız bir süreçti bu. Ardından bir anlaşmaya varıldı. Çift taraflı bir anlaşma değildi. Yani birisi İspanya hükümetiyle bir müzakere yürüttü. Sonra biziyle müzakere yürüttü ve bir uzlaşmaya vardık. Ve Ayetler adında bir barış konferansı yaptık. Bu barış konferansı da 4 sonuçla sonlandı. Eğer bu silahlı mücadeleyi sonsuza kadar durdurmak istiyorsak Fransa ve İspanya hükümetlerinin silahlı örgütlerle konuşması gerektiğini söyledi ve çatışmanın mağdurlarının ve mahkumların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledik. Ülkemizin geleceği için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunu 14 yıldır yapmaktayız. Geriye de bazı adımlar attık, daha önce de söylediğim gibi. Bazı da ileriye yönde adımlar attık ama bu noktaya gelmemiz 14 yılımızı aldı. Bunu tekrarlayayım. Sonuç kısmına tekrar geri geleceğim. Bazen bir stratejinizde karar verirken sabır bunun en önemli kısmı olabiliyor. Çünkü önceki konuşmacıların da söylediği gibi bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bir sürpriz de var, şaşırtıcı bir şey de var. Hükümette bir değişim vardı ve biz de belki bir sonraki hükümetin seçebileceği 3 yıl olduğunu düşündük. Birisi anlaşmaya katılıp bunlara saygı duymak, ötekisi beklemek ve sonra taahhüt etmek. Üçüncüsü de bu anlaşmalara hiç saygı duymamaktı. Bizi şaşırttılar çünkü bunların ikisini de yapmadılar. Yani ne yaptılar? Durumu daha da karmaşık hale getirdiler. Mapuslara baskı uyguladılar, ailelerine ve akrabalarına baskı uyguladılar. Siyasi mapusları rehine olarak kullanmaya çalıştılar ve böylelikle mesaj vermeye çalıştılar. Bizim kararımız da bu değildi. Bu önemli bir şey. Yani hukuki değişikliklere ihtiyacımız var. Bu hukuki değişiklikleri desteklememiz ve onlar için çabalamamız gerekiyor. Çünkü buna kesinlikle ihtiyacımız var. Mesela mapusların durumuna gelince özellikle bunun bitmesine ihtiyacımız var. Sizin örneğinizde de bunun doğru olduğunu, geçerli olduğunu biliyorum. Mesela siyasi bir karar yapıyorlar, buna uyuyorlar ve ileri adım atacak bir yola hala ihtiyaç duyuyorlar siyasi taraflar. Dolayısıyla dediğim gibi biz şaşırmıştık. İspanya ve Fransız hükümetleri Poligon'a geliyor ve İBA silahsızlaşma sürecini engellediler. Bu da yalnızca bizim topluluğumuzla müzakere etmiş olmamızdan kaynaklı mümkündü. Silahsızlaşma ihtiyacının olduğu anlaşıldı. Ve bir grup gönüllü geldi ve dediler ki tamamdır biz de silah bırakmasını desteklemek istiyoruz dediler. Sonra tutuklandılar. Ve bu 6 kişi tutuklandıktan sonra 200 STK yani sivil toplumumuzdan 248 öne çıkan insan çıktı ve dedi ki bu silahlı örgütü bir tane silahsız örgüt haline getirmek istiyoruz dediler ve bunu yaptılar ve halkımızın desteğiyle onları sürece dahil ederek bunu yaptı ve halkımız bütün sürece sahipti. Çünkü bazen bu süreçler iki farklı grupta yapılıyor. Birisi daha çok uluslararası camia, çünkü devlet istediğiniz gibi yanıtlar vermiyor. Sonra uluslararası camia ile konuştuk ve onlardan güzel yanıtlar aldık. Tamam, süper, iyi durumdasınız senin desteklerin için, bunu yapmak için. Ama ikna etmeniz gereken insanlar yanınızdaki insanlar. Declan da bunu dedi zaten. En önemli müzakereler muhtemelen kendi camianızla yaptıklarınızdır ve bunlar her zaman olur. Çünkü pek çok
işbirliği olması gerekiyor yolumuza devam ederken. Çünkü önümüzdeki bir sıradaki adımlar düşünmediğimiz şeyler. Ben Bask Bağımsızlık Yanlısı Sol'un bir üyesiyim ve partimin İspanyol bütçesi tarafından destekleneceğini hiç düşünmezdim. Mesela bizim desteklediğimiz şey değildi bu ama bunun parçası, paketin parçası. Dolayısıyla bizim için, topluluğumuz, camiamız için çok önemli bir adımdı bu. Ancak ekonomik stratejinize karar verdikten sonra ve bunun uygulanması için gereken sabrınız olduktan sonra bu olacak ve odadaki her birinizde bu kararların bir parçası olmak yerinde olacaksınız ve anlıyorum ki liderleriniz geleceğe yönelik çalışmalarına devam ediyor. ETA dağıldı. İspanyol devletiyle formal müzakereler yaptıktan sonra dağıldılar ve tekrar halka döndüler. Dediler ki işte 2018 böyleydi, 2017 böyleydi. O zamandan beri işler çok değişti. Cristiano Langalasis açıkladı konuşmasında. Bir fırsat penceresi vardı ve bu camialarda bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Biz de bu oyunun bir parçasıyız. Devleti destekliyoruz ve kendi topluluklarımızda da işleri değiştirmeye çalışıyoruz. Barış için kanıtımız var. Yani 3 küçük şirket olmaktan bir büyük bir koalisyona dönüştük ve her birimizi kapsayan bir siyasi parti kurmak istiyoruz. Bu da Bask ülkesindeki ilk siyasi kuvvet. En yüksek sayıdaki üye sahibiz. Bask Sosyalist Partisi Bask parlamentosunda ve onları da destekliyoruz dışarıdan. Bütün bunları yapıyoruz. Durum evrimleşmekte, yani istediğimiz kadar hızlı değil ama maalesef hızlı olamıyoruz ve adım adım bunu yapmamız gerekiyor. Çok çalıştık geçtiğimiz aylar içerisinde ve İET'de bahsettiğimiz bütün bu şeyler süreçte oldukça politik tartışmalar yürüttük Bask siyasi partileriyle. Ülkemizin durumunun ne olması gerektiğine ilgili. Bilmiyoruz işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Biliyorum geleceği öngörme kapasitemiz yok ama bu tartışmaları açmamız ve insanlarla bunları konuşmamız gerekiyor. Bask topraklarına mahpuslar daha yakına getirilebiliyor ve bu oldu çünkü bu insanlar kusura bakmayın şimdi hızlı olacağım demiştim ama olmadım. Şimdi diyeceğim ki bu sorunların ele alınması gerekiyor ancak bir sorunun kendi kendine ortadan yok olması gibi bir ihtimal yok. Gidip yüzleşmeniz gerekiyor ve diğerleri de şöyle düşünebilir ki dikkat etmezlerse problemler ortadan kalkacak ama böyle olmuyor. Durumları çözmemiz gerekiyor. Sanırım İrlanda'da da durum aynıydı. Güney Afrika'da da durum aynıydı. Yani kaçan insanlar varsa, ilgilenmeyen insanlar varsa bu durumların ele alınması gerekiyor ve bazen Sayın Mustafa bundan bahsediyordu bu sabah ve bu çözümlere, 5 çözümlere ihtiyacımız var. Yani bazı kelimeler yasaksa başka kelimeler bulalım, yasayı değiştirelim, işleri kolaylaştıralım bir şeylerin büyüyebilmesi için. Çünkü bu daha önce dinlediğim bir şey. Barış mazlumları her yerde var ve çok güçlüler. Onlara oyun bozan diyebiliriz. Bir şeyleri öyle görmeyen şeyler. Çok güçlüler ve çok inatçılar. Evet. Bazı diğerleri buna katılmak istemeyebilir ve belki bu başlarsa devam etmeyeceklerini düşünüyorlar. Ama süreç insanlar ölmeye başlarsa bu noktada bazı şeyler herkes için daha iyi olması için düşünülebilir. Bu noktada bu problemleri çözmek için uğraşanlara gerekli özen And it's important that the solution to political problems, be it in the Basque Country or the Kurdish country, and the democratization of state structures, be them in Spain or in Turkey, develop within a legal framework to ensure that they are healthier, because that's what we are looking for. That's what Mohammed was saying, and it's important that they are healthier, faster, and they are more successful, that they include people, so that we are able to bring that people into the process, that they learn from other shortcomings, from your own shortcomings in previous processes. Let me say this, because negotiations may end formally at some point, but the process goes on. And this is the most important lesson I think we've learned, that the process will continue. And therefore, that if we have a strategic patience, things may go better or worse, but we will have a clear idea on where we are heading.
and that we must be ready because we don't know when opportunities will arise. And those opportunities must be exploited when they appear, not after a process of thinking about the opportunity. And therefore, there needs to be a cohesion in your movement, which I believe there is. There needs to be a group of leadership who's able to take brave decisions when they are needed. And I cannot end without speaking about peace and democracy as something that is worthy, something that is morally right for everyone. It is essential that this is achieved according to international law. We cannot invent things out of international law, or we may, but gerekiyor. Dolayısıyla uluslararası hukuka dayalı bir şekilde buna bakmamız gerekiyor ve bu noktada şuna da bakmamız gerekiyor. Bu meseleye uluslararası liderliğin de birbirlerinin deneyimlerinden öğrendiğini unutmadan yaklaşmak gerekiyor ve şunu da hatırlamamız gerekiyor. Bunda mümkün olduğu kadar çok konuşmak gerekiyor ve bu fırsatı şu şekilde ortak ve herkes için ortak yaşamı savunma amacından geçtiğini söylemek gerekiyor. Ve bu noktada herkesin bundan yararlanacağını, herkesin yararına olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Başarısızlık da ortaya çıkabilir bazen ama bu başarısızlık sadece onu savunanlar tarafından bedeli ödenecek bir şey olmayacak. Tüm toplumun bedelini ödeyeceği bir şey olacak. Bu noktada şunun tekrar altına çizmeliyim. Abdullah Öcalan'ın bu sürece katılması ihtiyacı yeniden çok önemli. Kendisi serbest bırakılmalı. Çünkü bu süreç için en önemli rolü o oynayacak. Bu noktada siyasi hayata katılımı olmadan bu süreci devam edemeyiz o rehine tutulduğu sürece. Dolayısıyla Türk hükümeti çok hızlı bir şekilde bu alandaki hukuki adımları atmak zorundadır. Bu yüzden şunu söylememe de izin verin. Şu anda kimsenin, herkes bir korkular yaşıyor olabilir. Kim yaşamıyor ki? Ama sonuçta şunu da hatırlamamız gerekiyor. Şu anda rehine tutulan ya da sürgünde olan ya da hayatını kaybedenleri unutmamamız gerekiyor. Kürdistan için mücadele eden kimseyi unutmamamız gerekiyor. Onlar daha iyi bir gelecek hak ediyorlar. Halkımız daha iyi bir gelecek hak ediyor. Bu yüzden bu noktada daha fazla mücadele gerekiyor ve bu noktada kendi devletlerimizden bunu istiyoruz. Kendi devletlerimizin de bu deneyimlerden öğrenmesini görmemiz gerekiyor. Çünkü bu noktada artık bir fırsatımız var barışı desteklemek için. Kürdistan'da ve bölgede barışı desteklemek için toplumlarımızın hak ettiği barışı ve demokrasiyi elde etmek için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Toplumlarımız bunu hak ediyor. Teşekkürler. Değerli konuşmacıya konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Gerçekte bize bugün konuklarımızın dördü de bu sürecin uzun, zorlu ama sabırla kesintiye uğramadan devam ettirilmesi için kararlı olma konusunda deneyimlerini aktardılar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi de sözü uzun yıllar cezaevinde siyasi tutsak olarak kalan, şimdi aramızda demokratik mücadeleye katılan Azime Işık arkadaşımıza bırakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Kapsatmak, cezaevleri rejimini değiştirmek aslında sürecin hepsini kapsayan bir başlık. Barış olduğunda aslında cezaevi ya da hapishane diye bir olgu olmaz. Çünkü toplumsal barışın olduğu yerde hapishaneye ihtiyaç olmaz. Biraz ne zaman ki baskıcı rejimler ortaya çıkmışsa hapishane gerçekliği en fazla orada hakim kılar ve bu rejim kendini sürdürür. Ben 26 yıl hapis yattım. 26 yıl sonra beraat ettim. Delil yetersizliğinden beraat ettim. 2019'da ahim kararı, delil yok. Dolayısıyla yeniden yargılayın temelinde bir karar sununca yeniden yargılanmam gerçekleşti. O yargılamada 2 celse mahkeme görüp tekrar aynı cezayı verip yargılamayı kapattılar. Daha sonra Anayasa Mahkemesi bu dönem Mayıs ayında
ahim kararı gerçekleştirilmemiş, yerine getirilmemiş, yeniden yargılansın dediği için beraat ettim. Şimdi gerçek şu ki bu dosyanın içeriği başından itibaren aynıydı. Yani ben 99'da tutuklandığım süreçte de delil yoktu. Dosya aynıydı. Bugün de aynıdır. Yani ortaya yeni bir dosyada herhangi bir değişiklik olmadı ama neden 26 yıl sonra beraat ettim? Çünkü bu yıl bir süreç vardı. Sürece denk geldi ve mahkeme heyeti siyasi yargılar ve siyasi bakış açısıyla değil, dosyayı hukuki esaslara göre inceleyerek karar verdi. Muhtemelen bu bir yıl önce gelmiş olsaydı bu karar, ben yine şu an hapishanede olacaktım, tahliye olmayacaktım ya da beraat etmeyecektim. Yani benim durumumda da açığa çıkan bir durum, yani hukuk başından itibaren toplumun hak ve hukukunu, adaleti sağlamak yerine devleti korumak, devlet esasını ya da mevcut hükümetleri ya da rejimi korumaya dayalı kendini konumlandırmışsa orada hukuk aslında toplumsal barışa değil, daha çok baskıcı rejimlere hizmet ediyordur anlamına gelecek. Bugün hapishanede benim gibi suçsuz yere yatan birçok arkadaşım var. Yani mahkemede adil yargılanmamış ya da dosyasında herhangi deliller mevcut değil ama 30 yıldır ya da daha uzun süre ya da daha kısa süre yatan arkadaşlar var. Bugün 3000'den fazla mahkum var. Siyasi, sadece PKK dosyasından yargılanan 3000'den fazla siyasi tutsak var cezaevinde ki bu sayı son tahliyelerle biraz daha düştü. 2000'e yakın siyasi tutsak yakın süreçte tahliye oldu. O yüzden şu an 3000'in üzerinde tutsak var. Yani dolayısıyla da önümüzdeki süreçte toplumsal barıştan söz edeceksek ya da toplumsal geri dönüşümün hapishanelere ya da cezaevlerine yansımasından bahsedeceksek en başından hukukun adalet kıstasını esas alması, adalet kıstasından da kastettiği devleti ya da rejimi değil, aslında hak ve hukuku ya da hukuk esaslarını benimsemesi olması gerektiğini söyleyebilirim. Son 10 yılda Türkiye'de gerçekleşen bir diğer olgu da Türkiye'de birçok kampüs hapishanesi açıldı. Bu kampüs hapishaneleri şehir içinde hapishane şehirleri kuruldu aslında. Şimdi 3-4 tane hapishanenin etrafında lojmanlar kuruluyor, tabur kuruluyor, bir hastane kuruluyor, onun dışında fırın kuruluyor, banka kuruluyor vesaire ve şehrin içinde bir duvarlar ve tel örgülerin içerisinde yeni bir şehir icat ediliyor da inşa ediliyor. Burada toplumun aslında hakim olduğu, demokrasinin hakim olduğu hiçbir toplum herhalde yani bu hapishane nasıl bir şehir ya da şehrin içerisinde hapishane şehri olur mu diye sorgulamadan geçemez. Ama bunun mevcut son 10 yılda gerçekleşen şiddet, baskıcı rejim ya da antidemokratik uygulamalarla baktığımızda tam tersi bugün mevcut rejim bu hapishaneleri ya da kampüs hapishaneleri ya da şehir hapishanelerini aslında bir sanat eseri yani icra, hizmet olarak sunuyor ve bunu da sorgulayan hiç kimse ortaya çıkmıyor. Aslında bu uygulama neyin kanıtıdır? Geçmişte toplama kampları vardı ya da ötekileştiren toplumların hapsedildiği, sürüldüğü gettolar vardı. Bugün Türkiye'de gettolar yok ya da toplama kampı yok ama şehir hapishaneleri var ve şehir hapishaneleri de aslında aynı işlevi görüyor. Yani benim mesela tutuklandığım dönemlerde de işkence vardı. Önceki süreçlerde de vardı. Yani şiddetin, baskının olduğu her dönemde işkence olmuştur. Ancak hapishane koşullarının dönemin toplumsal yapısına, dönemin siyasi yapısına göre koşulları farklılaşabiliyor. Son 10 yılda aşırı derecede tecrit uygulanmaya başladı. Tecrit gittikçe ağır şekilde ilerlemeye başladı. Mesela önceki süreçlerde toplu koğuşlarda kalabiliyorduk. O toplu koğuşların içerisinde belli aktiviteler vardı. Tutsakların birlikte gerçekleştirdikleri. Bu belli bir sosyalleşme
ya da ilişki zeminini oluşturabiliyordu. Ya da bugünkü başlıkla dersek belki ne kadar gerçekçi olabilir hapishanede bilmiyorum ama bir toplumsallaşma zemini sunabiliyordu. İdareyle, personelle bir ilişki, bir diyalog mevcuttu. Ama bugün bu yok. Bugün mutlak tecrit var. Her yerde kameralar var. Personelle konuşulamıyor. İdareyle hiçbir ilişki yok. Mahkumun tusan hiçbir hakkı yok. Talep kabul edilmiyor. Böylesi bir tecrit söz konusu. Şeyi belirtebilirim. Yani tecrit Türkiye'de ilk dönemlerde aslında İmralı Adası ile gerçekleştirildi. Sayın Abdullah Öcalan Türkiye'ye getirildikten sonra, esir alındıktan sonra İmralı Adası'na tek başına esir tutuldu ve orada kişiye özel bir ada hapishanesi icat edildi. O kişiye özel ada hapishanesinde yüksek güvenlikli politikalar uygulandı ve bu çok fazla sorgulanmadı. Meşru olarak görüldü. Çünkü orada tırnak içinde işte terörist başı ya da bilmem şey vardı ve bu sorgulanmadı, tartışılmadı. Daha sonraki süreçte yüksek güvenlikli hapishaneler bugün aslında bütün birçok cezaevine yayıldı, hapishaneye yayıldı. Temel bir uygulama haline dönüştü. Mesela o dönem işte avukat görüşü yok, aile görüşü yok, mektuplar verilmiyor, tek başına tutuluyor, televizyonu bile yok, sadece bir kanal radyo var ve bunlar güvenlik nedeniyle meşrulaştırılmamış olsaydı bugün kuyu tipi denilen yüksek güvenlikli tek kişilik hapishaneler olmayacaktı. Önce tek başına tutuldu yıllarca. Yani 20 yıldan fazla, 27 yıldır tek başına bir adada tutuldu. Son 1-2 yıldır yanında arkadaşlar var. 10 yıldır arkadaşlar yanına gitti. Haftada 1 saat görüş hakkı tanınıyor. Sohbet hakkı tanınıyordu o yanına giden arkadaşlarla. Bunun ötesinde yine olağanüstü bir güvenlik sistemi uygulanıyor. Olağanüstü bir tecrit uygulanıyor. Aynı sistem bugün yüksek güvenlikli hapishanelerin hepsinde uygulanmaya başladı. Aynı sistem bugün Türkiye'nin genelinde başladı. İlk önce aslında Kürtlere uygulanan tecrit bugün demokratik bütün yapılara, sosyalistlere, CHP'ye, herkese yayılır hale geldi. Yani bugün tecrit başından beri aslında sorgulanmadan ya da o demokratik bir uygulamadır ya da uygulama değildir. Bunun zeminleri, bunun hukuku tartışılmadığı zaman birilerine işte teröristtir, buna meşrudur, diğerine belki bize gelmez dediğimiz zaman bugün herkes terörist ilan edildi ve herkes de aslında aynı muameleye Türkiye'de maruz kalır hale geldi. O açıdan aslında hapishanelerin durumu başından da belirttiğim gibi hapishanede yaşanan gerçeklik bugün toplumun hepsinde yaşanır hale geldi. Yani hapishaneler mevcut hükümetlerin ya da rejimlerin aynasıdır aslında, onu belirtebiliriz. Yani son dönem açısından hapishaneler açısından bir diğer noktada ben biraz uzadığı için kısa tutmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum ama belirtmek istediğim diğer bir olgu da demin hapishaneler toplama kampıdır demiştim. Kürtlerin çoğunluğu şu anda hapishanelerde. Ben dışarı çıktıktan sonra doğup büyüdüğüm şehre gittim ya da diğer bulunduğum yani en azından şehirleri gezmeye başladım ve şunu fark ettim ki yani Kürtlerin %90'ı şu an hapishanede. Adli tutukların yani çoğunluğu, ezici çoğunluğu Kürt. Siyasi tutukların ezici çoğunluğu Kürt. Yani dolayısıyla baktığında belki Kürtler yani toplama kampına götürülmedi, gettolara konulmadı ama Kürtler Türkiye'nin ötekisi olarak şu an hapishanelerde. En çok da bu dönem mesela çocuk tutsaklar çok fazla. Hem adli tutuklar açısından hem de siyasi tutuklar arasında çocuk tutsak sayısı oldukça fazla. İHD, ÖHD bazı kurumlardan aslında veri toplamak istedim. Şu an size bazı rakamlarla gelmeyi istedim ama değişken rakamlar olduğu için çok spekülasyon da yaratmak istemedim ama
dönüp bakarsanız, yani bir inceleme yapılırsa bu vahim durum ortaya çıkar. Tecritin bir diğer yönü de şudur aslında: hapishaneler çok fazla incelenmiyor, araştırılmıyor. Yani o dört duvar arasında ne gerçekleşiyor, nasıl geliştiriliyor? Mesela Türkiye'de sosyologlar, psikologlar bunu çok fazla incelemiyor, araştırmıyor. Yani orada nasıl bir yaşam var, orada nasıl bir politika var, nasıl bir uygulama var? Bunu değil. Orada hapishanelerde sosyologlar var, psikologlar da var. Ama hapishanede şu an mevcut sosyolog ve psikologların oynadığı rol, yani devletin uyguladığı ya da rejimin uyguladığı baskıcı politikalara karşı mahkumların iradesi nasıl kırılabilir? Bunu zeminini araştırmaktır. Evet, ben şeye girmek istemedim. Biraz hapishane teorilerine girmek istemedim. Arkadaşlar kendi deneyimlerini paylaştılar. Bu deneyimlerin en önemli parçasından, yani bölümünden biri de hapishane gerçekliğidir. Ve her biri kendi deneyiminde aslında tutsak aileleri, kendi tutsaklarında gerçekliği biliyorlar. Yani o açıdan da ben o teorilere girmek istemedim. Ama şu bir gerçek ki tecrit politikaları çok fazla incelenmiyor ve saklanıyor. Buna meyleden ya da bunu incelemek için kendine dert eden yapılar da yok bugün açısından. Belki hapishane gerçekliğini ya da tecrit gerçekliğini çok daha iyi çözümleyebilirsek Türkiye'deki rejimin de farklı boyutlarını da değerlendirebiliriz. Son süreçlerde 30 yıllık arkadaşlar tahliye olmaya başladı. 30 yıl cezaevinde yatıp da tahliye olan insanlar var ve bu büyük bir sayı. 2000'e yakın insandan bahsediyoruz. Bunun süreçle bağlantısı yok. Buna dönük spekülasyonlar da gerçekleştirildi ama süreçle alakalı değil. Yani bir yumuşama ya da bir müzakere sonucu tahliye olan insanlar değildir. Türkiye'de kendi yasasına göre siyasi tutsaklar 4'te 3 yatıyor. Dolayısıyla da normal müebbet, ağırlaştırılmış müebbetin dışında normal müebbet alan insanın yatarı 36'dan 30 yıla iniyor. 2020 yılında 30 yıllıkların tahliye olma durumu gündeme geleceği zaman denetimli serbestlik yasası çıkarıldı. Denetimli serbestlik yasasında aslında bu 4'te 3 yatar ortadan kaldırıldı ve mahkumların, tutsakların serbest kalma inisiyatifi cezaevi idarelerine bırakıldı. Cezaevi idaresinde sosyolog var, psikolog var, imam var, teknisyen var. Bunların hepsi bir kurul oluşturuyor ve bu kurulda şunu soruyor: her mahkuma sorulan soru, kıstas, iyi hali olup olmama kıstası, pişmanlık duyuyor musun? PKK terör örgütü diyor musun? Bu soruya cevap verdiğinde tahliye oluyorsun, onların istediği gibi. Cevap vermediğinde 30 yıl, 32 yıl, 34 yıl, 35 yıldır yatan insanlar var şu anda cezaevinde. İyi halli olup olmamanın kıstası budur. Buna göre bir muamele uygulanıyor. 30 yıl az bir süre değil. Bir ömürdür. Ve 30 yıl hapishanede geçirmek yani aslında büyük bir direniş geleneği de yaratıyor. Bizim tarihimiz açısından da değerlendirdiğinde bilmiyorum. Yani en azından incelediğim kadarıyla bu kadar uzun süre yatan ve bu kadar kitlesel tutsak sayısı yok sanırım diğer deneyimlerde. Yani varsa da ben en azından hakim değilim arkadaşlar, özür dilerim. Yani bu önemli bir deneyim, incelenmesi gereken bir deneyimdir. 30 yıl her türlü politikaya, her türlü uygulamaya rağmen direnebilmek, kendi iradesini, kendi bilincini, kendi örgüsel yaşamını yani koruyabilmek, dayanışmasını koruyabilmek, direnebilmek önemlidir. Şimdi bu 30 yıldan sonra insanlar tahliye oluyor. Bu bambaşka bir deneyim gerçekliğini ortaya çıkarıyor. Şimdi bu insanlar 19-20 yaşında hapishanelere girdiler. 50'li yaşlarında tahliye oldular. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Ben 26 yıl sonra doğup büyüdüğüm şehre girdim. Çocukluğuma ait hiçbir anı bulamadım. Doğup büyüdüğüm mahallenin bana ait, anılarıma ait hiçbir şey yoktu. O mahalle yoktu. Doğup büyüdüğüm ev yoktu.
Hiçbir şey yoktu. Ya kendime ait bir anı bulamadım. Çoğu arkadaş bunu yaşamıştır. Ya da çok az anı bulmuştur. Bu önemlidir. İnsan psikolojisi açısından önemlidir. Geriye dönüşte yeniden başlayabilmek için önemlidir. Yine de duygusuna sarılıyoruz. Duygusuna tutunarak aslında o aidiyet duygusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yine mesela 30 yıl boyunca çocuğu, eşi, kardeşi tutsak olan aileler açısından da zorlu bir deneyim yaşanıyor. Bence bunun da ne kadar iyi anlaşılıyor bilemiyorum. Mesela incelenmesi gereken bir deneyimdir. 30 yıl boyunca o aileler de aslında bir şekilde tutsaklık yaşadılar. Çocukları, ailesi ya da ailesinden mahkum olan her kimse sürgün olduysa o aile onunla birlikte sürgün olmuştur. Her hafta, her ay hapishane kapısında görüşe gitmiştir. İşkence görmüş de o aile onunla birlikte işkence görmüştür. Dışarıda olması fark etmiyor. O ailede de bir şekilde tutsaklığı yaşamıştır. Şimdi evet, hasret bitti. O insan geri döndü ama bu sefer de o ayrılıktan sonra nasıl birlikte yaşanır, bunu zorlanmasını yaşıyor. Hem aileler yaşıyor hem tutsaklar yaşıyor. Yani ayrılık bitti. Mesela 30 yıllık siyasi tutsakların yarısı aslında yardım yataklıktan alındı ya da örgüte yardım yataklık ettiği için 30 yıl aldı. Buna milis dediler, buna sempatizan ya da literatürde farklı şey yapabiliriz ama bu insanların çoğu geride küçücük çocuklarını bırakmışlardı. Şimdi o çocuklar büyüdü. Onların kendi çocukları var. Yani çocuğunu bıraktı, küçücük çocuğunu bıraktı. Şimdi torunuyla tanışmaya çalışıyor. Geride eşini bıraktı. 30 yıl sonra geri dönüp o eşiyle yeniden birlikte yaşamayı öğreniyor. Geride anne ve babasını bıraktı. O anne ve babasıyla yeniden yaşamayı öğreniyor. Yani bu önemli bir deneyimdir. Ve bunun toplum nezdinde anlaşılması, bunun toplum nezdinde belki de bir yere konulması beklenirken şu anda bu insanların çoğu toplumsal sorunları çözme sorumluluğunu üstlendiler. Mesela bu sürecin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. 30 yıllık insanlar 30 yıl yattıktan sonra çıkıp intikam peşinde de koşmadı. Bir barış süreci var. Bu barış sürecinin katkı sunmaya, bu barış sürecinin yeniden inşası için bir şeyler yapmak için en azından sorumluluk duygusuyla hareket etmeye başladılar. Sorunları çözmeye ya da bir şekilde katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir dönem, bu önemli bir yaklaşımdır. Bunun hakeza şöyle bir gerçekliği de var. Mesela 30 yıl yatan insanlar içeride uzun süredir kendilerini eğittiler. Edebiyatta, sanatta, kültürde, politikada birçok konuda aslında belli bir bilinç, belli bir eğitim gördüler, kendilerini geliştirdiler. Yani belli bir nitelikle de çıkıyorlar. Yani bu anlamıyla 30 yılı da boşa harcamış ya da boşuna geçmiş bir süreç değildir. Şimdi bu niteliğin de yeniden toplumsal yaşama kanalize edilmesi, toplumsal yaşamda değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bunun bir yanı belki de Kürt halkıdır. Bunu nasıl, kendi çocuklarını nasıl yeniden değerlendirecek, yeniden buluşacak, yeniden onlarla birlikte yaşamayı öğrenecek. Bu önemli bir deneyimdir. Ama bunun bir sorumluluğu da yine devlete, Türkiye halkına düşüyor. Yani bu insanlar deneyimli, birikimli. Bunu nasıl değerlendireceksin? Nereye koyacaksın? Belki bu günkü tartışmalarda ya da bu 2 günlük tartışmalarda buna da en azından sorular sorulması ya da cevapların verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben yine önemli noktalardan bir tanesi de kadınların hapishanede yaşadığı deneyimler olduğunu düşünüyorum. Şimdi her birimiz 17, 18, 19 yaşlarında biraz özgürlük arayışıyla belki özgürlük hareketine katıldı ya da belki özgürlük için bir şeyler yapmaya çalışırken erkenden tutuklandık. 30 yıl boyunca cezaevinde. Yani evinde kapatılma gerçekliğiyle, evinde tutsaklık gerçekliğiyle yaşayan kadın özgürlük için bir adım atmışken daha ilk adımında tutsak düştü. Ve hapishanede kapatılma ortamında kendi iradesini güçlendirmeyi, kendini özgürleştirmeyi, kendini geliştirmeyi öğrendi. Yani aslında kadın açısından yani iki misli
bir zorluğu yaşıyordu. Belki 3 misli zorluğu yaşıyordu. Çünkü hem işkence gerçekliğiyle karşılaştı, hem kapatılma gerçekliğiyle karşılaştı, hem de bütün bu gerçekliğin içerisinde kendisini, iradesini, bilincini özgürleştirme gerçekliğiyle yüz yüze kaldı. Bunun direnişini, bunun mücadelesini de verdi. Bu açıdan da hapishanedeki kadınlar, ki sayıları az değildi, yarı yarıya, belki yani oldukça kitlesel bir sayıdan bahsediyoruz. Önemli bir deneyim yaşandı. Ben bu da incelenmesi gereken, mesela feminist tarih açısından da, dünya kadın tarihi açısından da incelenmesi gereken bir deneyim olduğunu ben düşünüyorum. Biraz uzatmamaya çalışıyorum ama ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani bizler hapishanelerde yaşayan insanlar olarak bu süreçte yüzleşmemiz aslında yeniden inşayla da, yani kendimizi ne kadar oluşturursak toplumsal inşayı da o kadar gerçekleştireceğiz. Kendimizle yüzleştiğimiz, yani yeniden buluşma, yeniden başlama temelli yaptığımız bütün yüzleşmeler aslında toplumu yeniden inşa mücadelesi de olacak. Yani bizler açısından da bu önemli bir süreçtir. Ben bir diğer noktada şunu belirtmek istiyorum. Yani önümüzdeki süreç açısından tecridin gerçekten incelenmesi gerekiyor. Hapishane kampüslerinin, özellikle de yüksek güvenlikli hapishanelerin bir an önce kapatılmasına dönük en azından politikaların gelişmesi gerekiyor. Tek kişilik hücrelerde güneşten bile mahrum, doğadan kopuk, yaşamdan kopuk, yıllarca insanları yaşamaya mahkum etmek çok ağır bir işkencedir. Fiziki işkenceden daha ağır bir işkencedir. Yavaş yavaş ölüme terk etmektir. Yüksek güvenlikli cezaevlerinin havalandırmasının üstünden bile sensörler vardır. Oradan uçan kuşlar bile sensörlere takılıp ölüyorlar ve havalandırmanın yani sabah uyandığınızda birçok kuş ölüsüyle karşılaşıyorsunuz. Bu gerçeklik bile insan psikolojisi açısından önemli veriler sunuyor. Yani bunun nasıl bir işkence olduğunu göstergesi diye düşünüyorum. O açıdan FET tipi hapishaneler, yüksek güvenlikli hapishaneler, ağır tecrit uygulanan hapishanelerin derhal kapatılması gerekiyor. Siyaset tutsaklar, bütün siyaset tutsakların serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Toplumsal barış açısından özgürlük yasalarının çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu geçiş süreci açısından bunu belirtebiliyorum. Yine ben bütün hapishaneler açısından şeyi belirtebilirim. Demin belirttim. Kürtler hapishanelerde ezici bir çoğunluk ve hapishanelerde demokrat, sosyalist, muhalif her kesimden insan var. Her birinin yaşadığı farklı işkenceler, baskılar, zulüm var. Bu ayrı, bunu kıyaslamıyorum. Ama şunu belirtmek istiyorum. Kürtlere yönelik bir düşman hukuku var söz konusu. Bu sürekleşen, belki diğerleri için dönem dönem uygulanırken Kürtlere dönük süreklileşen bir düşman hukuku var. Kürdün öldürülmesi meşrudur. Kürde işkence meşrudur. Buna benzer bu süreklileşen bir politikadır. Bunun kaldırılması gerekiyor. Kürde dönük düşman hukukunun kaldırılması, Kürde yeniden birlikte yaşama yasalarının, özgürlük yasalarının geliştirmesi gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde peyderpey tahliye olmuş ya da tahliye olacak bütün hapishanedeki tutsakların yaşama deneyimlerine ve yeteneklerine göre yeniden kanalize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısa uzatmadan bu kadar belirteceğim. Hepinizi tekrardan selamlıyorum arkadaşlar. Sevgili Azime arkadaşımıza bu değerli sunum için teşekkür ediyoruz. Benim için bugün bu oturum biraz farklı bir deneyim oldu. İrlanda'dan gelen konuğumuz
Bobby Sanders'ın 81'de cezaevinde direnişte, açlık grevinde yaşamını yitirdiğini anlattığında, o yıllarda ben de Diyarbakır cezaevindeydim. Ve Diyarbakır cezaevinde de biliyoruz ki hem Dörtlerin işkenceleri protesto için bedenlerini ateşe verdiği bir direniş yaşandı. Yine Kemal Pir'in öncülüğünde açlık grevi direnişleri oldu ve yaşamını yitirenler oldu. Sonra Katalonya'dan gelen arkadaşımız siyasi tutsaklardan bahsederken yine bir özdeşlik kurdum. Çünkü 2016'da ben de belediye başkanı iken tutuklandım ve 7,5 yıl cezaevinde kaldım. Geçen yıl tahliye oldum. Azime arkadaşımız konuşurken bu son tutukluluk dönemimde 30 yıllık arkadaşlarla birlikte kaldım. Gerçekten 90'lı yılların Kürtler açısından ne kadar büyük acıların ve hukuksuzlukların yaşandığı yıllar olduğunu biliyoruz. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı ve tamamen siyasi kararlar veriyorlardı. Benim beraber tutuklu kaldığım 30 yıllık arkadaşlar bir ilk celsede müebbet cezası alıp hiçbir şekilde avukat yüzü görmeden, savunma yapma imkanı bulmadan müebbet cezası alan arkadaşlar vardı. Sona Mengütay bunlardan birisiydi. Laleş Çeliker böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2 kez haksız yargılamadan davasını bozduğu halde yerel mahkeme kararda ısrar etti. Yani bugün buradaki bu sunum benim için de kişisel olarak başka bir tünelden geçirdi beni 80'den 2024'e kadar. Yine Azime arkadaşımızın söylediği şey şu çok önemli. Bugün cezaevlerindeki siyasi tutsakların durumunu konuşuyoruz. Ama adli tutsakların da çok zor koşullarda, çok insanlık dışı koşullarda olduğunu biliyoruz. Ve sanırım bizi en iyi Güney Afrika'dan gelen arkadaşımız anlayacaktır. Öteki olan Kürtler suçlulaştırıldılar. Yani bir suçlulaştırılma denen bir şey var. Siyahilerin başına gelen, ötekilerin başına gelen bir şey ve büyük toplumsal problemler nedeniyle suçlulaştırılan ve çok kolay suçlu adledilen, doğru düzgün sorgulanmadan hırsız olarak kabul edilen, uyuşturucu ile suçlanan ya da başka adli suçlarla suçlanan insanlar biliyoruz. Biz bu ülkede hepimiz nüfus kimliğine bakıldığında doğum yeri eğer Kürdistan'da bir ilse kontrol noktasından kolay geçilemediğini biliyoruz. O nedenle doğrudur, cezaevlerindeki adli tutukların da çok büyük bir kısmı Kürtlerdir. Çünkü Kürtler aynı zamanda suçlulaştırılan, suçlu görülen, kolay suçlanan, kendisini kolay kolay savunma imkanına kavuşamayan bir toplum. Kürt sorununun bir de böyle bir boyut var. O nedenle gerçekten bizim artık Kürt sorununu hem siyasal boyutuyla hem de toplumsal sorunlarımızı çözebilmek için mutlaka bir barışa ihtiyacımız var. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu kısaca toparlamayı şu nedenle yaptım. Hapishaneler Kürt sorununun bir parçasıdır ve mutlaka bu çözüm sürecinde hapishanelerin boşalmasına yönelik de bir politik çözüm açığa çıkarmamız gerekiyor. Daha da ötesi, ben de son neredeyse 7-8 aydır bütün barolarla, hak örgütleriyle konuşuyorum ama toplam şöyle bir sayı bulamıyoruz. Kürt olup da terörle mücadele kanunundan ne kadar insan yargılandı? Bu sayının 2 milyona kadar vardığını söyleyenler var. Çünkü cezaevindeki çocuğuna para yatırdığı için bile yargılanan var. Sen teröre destek sundun diye.
Nevroz'a katıldığı için yargılanan var. Bir siyasi partinin ilçe örgütünde görev aldığı için bile yargılanan var. O nedenle bizim bir yepyeni sayfa açmaya ve bütün bu suçlulaştırmadan, hukuksuz siyasi yargılamalardan kurtulmaya, Kürtlerin legalleşmeye, meşrulaşmaya ihtiyacı var. Bütün bunları temin edecek yasal ve siyasal çözümleri bulmamız gerekiyor. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Çünkü zaten süremiz epeyce uzadı. Şimdi de bir video konferansımız var. Nobel Barış Ödül sahibi Judy Williams bize militarizmden arındırma ve çatışmaların etkisinin ortadan kaldırılması konusunda bir sunum yapacak. Kendisi geçen Temmuz ayında 24 Temmuz 2025'te Sayın Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısını destekleyen 88 Nobel ödüllü aydından birisidir. Şimdi kendisini dinliyoruz. Hi Judy. Hi Judy. Floor is yours. Okay, thank you. Hang on, I just lost my Judy, söz senin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Notlarımı kaybettim. Bir saniye. İlk olarak herkese bu konferansa verdikleri emekler için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Keşke orada olabilseydim, burada bir ekrandan sizlere konuşmaktansa. Ama annem yere düştü, 95 yaşında, bir kemiği kırıldı, benim de ona bakmam gerekiyor, maalesef böyle oldu. Anneme bakmam gerekiyor. Ben burada Nobel almış bütün disiplinlerden herkesi temsil ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na 2 mektup yolladık ve bunun yanı sıra bu durumlara, Abdullah Öcalan'a dikkat ediyor olması gereken, onun tecrisine dikkat ediyor olması gereken uluslararası örgütlere de mektuplar yolladık. 2024 yazında 69 Nobel ödülü sahibi bu iletişimsiz tutukluluk, alıkoyma rejiminin sona erdirilmesi için bir çağrı yaptılar. Bu illegal zaten ve tabii ki avukatları, ailesi, dostları ve meslektaşları çok fazla şey görmedik o zaman. Ama bundan birkaç ay sonra bu ilk mektup Demokratik Parti üyesi ona ziyaret gerçekleştirebildi İmralı Adası'ndaki hapishanede Ekim 24'te. Ben bu hapishaneyi düşündüğümde ve onun gördüğü müdahaleyi, muameleyi düşündüğümde hala kendisinin gerekli olan değişimleri düşünebilmesi ve böylelikle gerçek barışın ve demokratik bir toplumun inşasının nasıl yapılabileceğine kafa yorması beni çok etkiledi. Cesareti ve ideallerine olan inancı, sorgulamaya devam etmesi, sürekli olarak değişime devam etmesi ve Kürt hakları ve özelliği için demokratik ve politik bir süreçle mücadele etmesi. Ve tabii ki pek çoğumuzun daha önce de belirttiği gibi kendisi bize Nelson Mandela'yı da hatırlatıyor. Nelson Mandela da biraz daha şiddet içeren bir çerçevede başladı. Yine hapse girdi ve demokrasiye giden başka bir yolun savunuculuğunu yaptı. Ve biz de daha fazla değişiklik de görmeyi umuyoruz. İnsanlar buna dikkat edip Türkiye devletine baskı uygulamaya devam ettikçe ve yani sözde bu durumlarla ilgilenmesi gereken uluslararası kurum ve kuruluşlara da bu baskı yapıldıkça, yani haklarının desteklenmesi için. Bu zor bir mesele. Anladığım kadarıyla bazı diğer konuşmacılarda
bazı zorluklardan bahsetti. Yani esnek olmaya ve değişmeye hazırlıklı olmamız gerektiğinden bahsettiler. Oldukça mantıklı ve gördüğümüz gibi Sayın Öcalan'ın Şubat ayındaki çağrısı ve o zaman atmış olduğu adımlar devasa bir cesaret göstergesi. Özellikle de kendisinin avukatlarıyla görüşebilmesi vesaire gibi çağrılar bile düzgün yanıtlanmadı ve Türk hükümeti de gerçek değişim yaratma konusunda isteksiz davranmaya devam ediyor. Bu rahatsız edici diyebiliriz. Ama pek çok ülkede de durumun böyle olduğunu biliyoruz. Çağrısı kardeşlik ve barış çağrısı. Alfred Abel'in de çok güçlü bir şekilde vurgusunu yaptı bu unsurların. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde Sayın Öcalan barış için çabaladı ve pek çok örnekte barışa olan bağlılığını zorlu koşullarına rağmen ve mapus olmasına rağmen ve müzakere masasının öteki tarafındakilerin isteksizliğine rağmen bunu sürdürdü. Nobel ödülü sahipleri olarak biz bu girişimi tanıyor ve destekliyoruz. Ve serbest bırakılması için çağrı yapıyoruz. Kendisi Kürt halkının lideridir ve özgür olması gerekir. Umut edebilmesi gerekir ve bu harekete ve bu halka yardım edebilmesi ve başka bir Türkiye için, başka bir demokrasi çerçevesi ve işbirliği çerçevesi için farklı insanlar ve halklar arasında bunun yapılabilmesi ve bölgenin geri kalanına bir sembol olabilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Değişimin mümkün olduğu mesajını bölgeye verebilmek için. Barışçıl değişim ütopik bir hayal değil. Ancak bunun olabilmesi için de tabii ki buraya dahil olan herkesin de değişebilmesi, esnek olabilmesi ve muhalefeti öldürmenin bir çözüm olmadığını anlaması gerekiyor. Birlikte çabalayarak herkesin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak barışa giden gerçek yoldur. Burada bazılarımız barış kelimesini duymaktan çok bıkmış olabiliriz. Çünkü sürekli olarak bunun ardından savaş görüyoruz. Ve şu an hepimizin bildiği gibi dünya çok huzursuz edici bir durumda. Ve Amerikan başkanının da benim ülkemi de istikrarsız bir yola sokmaya çabaladığını es geçmemek gerekiyor. Amerikan liderliği de yani yıllardır böyle yapıyordu. Ve bu sebeplerle üzerine parmak bastığım bu nedenlerle 2025 yazında bir mektup daha gönderildi. Bu mektup 88 Nobel ödülü sahibi tarafından imzalanmıştı tüm disiplinlerden. Ve hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na hem de bu bahsettiğim uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderildi. Ve bu barış görüşmeleri, barış müzakereleri devam ederken biz de barış Nobel ödülü sahipleri olarak diğer pek çok insan gibi Kürt halkının lideri ve temsilcisi olarak Sayın Öcalan'ın özgür olması gerektiğini belirttik. Bu sürece, başlattığı bu sürece tam olarak katılabilmek için özgür olması ve avukatlarıyla, partisiyle ve diğer partilerle de açık bir şekilde iletişime geçebilmesi gerekiyor. Bunu belirttik. Aynı zamanda Avrupa kurumlarını da özellikle Avrupa Bakanlar Komitesi ve Avrupa Konseyi'ni bu vakaya, bu davaya dikkat etmeleri konusunda çağırdık ve özellikle umut hakkı konusunda. Yani diğer aktörlerin, süreçteki diğer aktörler iyi niyet göstermediği zaman barış getirmek ve durumu değiştirmek çok kolay olmuyor. Şu an sayımız çok fazla olmasa da 88 Nobel ödülü sahibi olarak biz bu süreci destekliyoruz. Ve Kürt meselesinin barışçıl demokratik bir çözümünü destekliyoruz. Daha önce de dediğim gibi inanıyoruz ki barış ve yani Türkiye halkları arasında barış ve birlikte yaşama ihtiyacı var. Ve bu sürecin başarısının
uzun süreli barışa ve demokratikleşmeye yol açacağını ve bunun da bütün bölgeye ilham vereceğini ve uluslararası camiaya da ilham vereceğini düşünüyoruz. Bu karanlık ve huzursuz edici zamanlarda müzakereli, katılımcı bir barışı Türkiye'ye getirmek, toplumların çatışmaları, diyalog ve demokratik siyasetle çözme becerisini dünyaya gösterecektir. Silah ve savaşın tek seçeneğimiz olmadığını gösterecektir. Sayın Öcalan sadece barış için bir ses değil, kendisi aynı zamanda barışı doğrudan uygulayan birisi. Ve bu dünyamızda çok önemli. Çünkü biliyoruz ki herkes barış diyor ama herkes savaşıyor. Yani 100 yıldan uzun süredir aralarında savaşan bir halkın barış ihtimalini konuşabilmesi için bu ihtimale inanabilmeniz gerekiyor. Buna inanmıyorsanız nasıl müzakere edebilirsiniz ki? Nasıl diyalog kurup yeni ilkeler kurabilirsiniz ki? Herkesin katılımını nasıl sağlayabilirsiniz ki topluma? Ekolojik sistemin korunması, iklim değişikliği, demokratik konfederalizm ve birlikte yaşam sadece Kürt halkına değil, demokratik bir Orta Doğu için herkese bir çözüm sunuyor. Değişim yaratmak cesaret ister. Barış lafta kolaydır. Ama lafta kalıyorsa bunun zaten bir anlamı yoktur. Anlamlı bir şekilde bunu gerçekleştirmek için bir şey yapmıyorsanız hem Türkiye hem dünya için geçerli bu. Ve son olarak söylemek istiyorum ki Türkiye'de sizlerle olacağımı düşünüyordum. Annem maalesef sakatlandı. Sayın Öcalan'a ziyaret gerçekleştirip fikirlerini tartışmak gibi bir isteğim vardı ve umuyorum ki bir gün bu yine de mümkün olacak. Umuyorum ki kendisi özgür olduğunda halkına, ülkeye ve bölgeye önderlik ederken, barışa giden yolda onlara önderlik ederek dünyaya konuşarak, diyalogla barışı getirmek ve silahları bırakmanın mümkün olduğunu gösterirken bunu yapabilmemin mümkün olacağını umuyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür edin. Beni duymayacak çünkü. Duyacak seni. Duyacak mı? Tamam. Judy'ye bu önemli sunumu için çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimize güç verdi. Daha çok mücadele etmek ve barışı kazanma konusunda, umutlu olma konusunda hepimize güç verdiğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum konuşması için. Evet, anneniz için de hepimiz geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Dear Judy, thank you for your presentation, and we would like to express our Anneniz için de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. For your mother, we are sorry and wish recovery. Thank you. And anything? Başka mesaj var mı? Okay, Judy, thank you so much. Çok teşekkürler Judy, katılımın ve katkıların için. I hope see you again. Sağ olun. Umarım ki tekrar görüşürüz. Arkadaşlar herkes sabırsızlıkla bitmesini ilan etmemi bekliyor. Bitiriyorum. Özgürsünüz. Çok akademik gelebilecek bir başlık var önümüzde. Çok akademik ve teorik gibi görünebilir. Ama son derece yakıcı, güncel bir politik meseleyi konuşacağız. Fakat öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sayın Başkanım, bu konferansın temel amacı olan demokratik ve adil bir barış özlemini ve talebini paylaştığımı belirtmek istiyorum. Umarım Türkiye bu fırsatı yapıcı ve yaratıcı bir biçimde kullanır.
Türkiye biliyorsunuz nadir rast geldiği tarihsel fırsatlardan birisiyle karşı karşıya. Çok fazla karşılaştırabileceğimiz tarihsel örnekler yok. 2013 ayrı bir evre tabii. Belki 1960-70'ler örnek verilebilir. 1960-70'lerde toplum dünyanın değiştirilebileceğine inanıyordu. Heyecanla değiştirilebileceğine inanıyordu. Düş kuruyordu. Hayal kuruyordu. Kendi hayatını kendi eline alabileceğini, karar ve iradeyi kendi eline alabileceğine inanıyordu. Bunun için belli toplumsal hareketler içerisinde kendisini örgütledi. Fakat maalesef yeni bir anayasallık iddiası, yeni bir adalet, yeni bir ulusal kimlik ve yeni bir yurttaşlık iddiasında, önerisinde bulunamadan yenildi. Bugün geldiğimiz noktada aynı toplumsal heyecanı bulamıyor olabiliriz. Fakat çok önemli bir şey var bugün geldiğimiz aşamada. Kürt Ulusal Hareketi yerellikleri oldukça güçlü bir biçimde tutma becerisi gösterdi. Çeşitli yerellikleri örgütleme, dayanıklı bir biçimde, sürdürülebilir bir biçimde örgütleme becerisi gösterdi. Kürt medyası var artık. Kürt parlamenterizmi var artık. Kürt idareciliği var artık. Kürt yönetselciliği var. Kürt avukatlığı var bakın. Çok nadir rastlanan, çok uzun süredir Kürt avukatlığı üzerine çalışıyorum. Çok nadir, mukayesesi de çok az olan, dünyada mukayesesi de çok az olan bir Kürt avukatlığı var. Ya bugüne kadar araştırdığım 9 Kürt avukat öldürüldü. 9 Kürt avukat. Bütün bunları toparlayan önemli bir şey var. Bu kavramı bence öğrenelim, yaygınlaştıralım. Artık bir Kürt anayasacılığı var. Bir Kürt anayasacılığı var Orta Doğu'da. Ve bu Kürt anayasacılığı artık kendi anayasallığını, kendi kurumsallığını yavaş yavaş talep etmeye başladı. Geldiğimiz aşamada bu mesele son derece politik bir mesele. Son derece güncel bir mesele ve buna uygun bir biçimde tartışmak gerekiyor. Bundan 2 yıl önce tartışsaydık Sayın Başkanım, büyük ihtimalle son derece teorik, akademik kalacaktı. Yani Can Boğden'den Habermas'a uzanan bir egemenliğin nasıl inşa edileceğine dair, egemenliğin egemenden alınıp anayasal ilkelere, yurttaşlık ilkelerine, hukuk ilkelerine taşınabileceğine dair, taşınıp taşınmayacağına dair liberter anlayışları tartışacaktık. Veya egemenliği çok da karmaşık güç ilişkilerini barındıran Machiavellian bir yaklaşımı tartışacaktık. Ama bugün geldiğimiz noktada artık çok farklı bir siyasal topluluk tartışması, siyasal topluluk inşası tartışması, anayasallık tartışması, adalet tartışması, kimlik tartışması, çok farklı politik önerileri içeren bir tartışmaya dönüşecek. Aslında bir tür yeni 19. yüzyılda olduğumuz kanaatindeyim ben. Bunu siz Lozan öncesi olarak anlayın veya post Lozan olarak anlayın. Yeni dönem olarak. Yani bir tür şunu söylemeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Bugün siyasal teorilerle dünyayı yeniden inşa etme talebinde olan, önerisinde olan siyasal teorilerle kurucu siyasal güçlerin üst üste geçtiği Orta Doğu'nun yeniden inşası iddiasını içeren bir farklı dönemin içerisindeyiz. Ama bir farklılık var. 19. yüzyıldan farklı bir şey var. Artık modernitenin kriziyle birlikte tartışmak zorundayız. Artık modern sonrası toplumların yarattığı yeni hareketlerle, yeni güçlerle birlikte tartışmak zorundayız. Ve artık bir şey daha, 19. yüzyılın bizzat kendisini, 19. kurucu yüzyılın bizzat kendisini, 19. yüzyıl biliyorsunuz 1789'dan Katolik bir şey. Zamansal olarak 1789'dan Fransız devriminden
İkinci Büyük Savaş'ın sonuna kadar uzanan bir süreçtir. Son derece kurucu bir dönemde o kurucu dönemin kendisini eleştirmek, kendisini de bu tartışmanın anayasallık, yeni anayasallık tartışmasının, yeni adalet tartışmasının, yeni yurttaşlık, ulusal kimlik tartışmasının içine yerleştirmek gerekiyor. Ve bir şey daha. Artık Orta Doğu Kürt istisnasıyla birlikte de tartışılması gerekiyor. Orta Doğu'da bir Kürt istisnası var. Bunu da dinlendirmek gerekiyor. Aynen Kürt anayasacılığı gibi. Bunu son derece, ya zamanımız olursa ileride bunu da açmak isterim ama sanırım 20 dakikamız var değil mi başkanım? Evet. Biraz torpil de isterim Kürt'ten gelmenin şey olarak. Şimdi 19. yüzyıl sonundan itibaren üretilen bütün o kurucu güç, kurucu düzen, kurulu düzen tartışmalarına artık Kürt istisnası dahil olmuş durumda. Orta Doğu'da belki tek istisna denilebilir ama bir istisna vardı. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar üretilmeye çalışılan, inşa edilmeye çalışılan bir istisna vardı. Lübnan istisnası. Ona yeni Fenikecilik dediler. Yeni Fenikecilik akımı. Fenike, geleneksel Fenike'nin doğuda bir batı inşasına dönük. Doğuda modern yaşam biçimlerinin, laikliğin, sekülerleşmenin bir batılı tarzda yeniden inşasına dair bir yeni Fenikecilik akımı vardı. Lübnan üzerinden, fakat çok başarılı olamadı. Son derece sınırlı kaldı. Kendi güçlerini yaratamadı, sahiplenici güçlerini yaratamadı, taşıyıcı güçlerini yaratamadı. Bu nedenle son derece zayıf kaldı. Ama artık Orta Doğu'da bir Kürt istisnası var. Orta Doğu yeniden inşa edilirken, post-Lozan döneminde yeniden inşa edilirken, yeni bir 19. yüzyılda Orta Doğu yeniden tartışılırken artık bir Kürt istisnası var. Ve bu Kürt istisnası geçen yüzyıl kaybettiği fırsatları yeniden talep ediyor ve yeniden tartışmaya açıyor. Şimdi bu girişten sonra, bu girişi uzatmış olabilirim, sizi biraz yormuş olabilirim. Bu girişten sonra iki başlıkta ilerlemek istiyorum. Birinci başlığım, nasıl bir miras aldık? 19. yüzyıldan nasıl bir miras aldık? Bize nasıl bir anayasallık önerisi getirdiler? Nasıl bir yurttaşlık önerisi getirdiler? Nasıl bir toplumsal adalet önerisi getirdiler? Bunun üzerinde durmak istiyorum. İkinci başlıkta da ya yeni toplumsal sözleşme dediğimiz şey, yeni anayasa ve yeni anayasacılık teorileri dediğimiz şey, anayasacılık hareketleri ve anayasa teorileri, kamu hukuku teorileri dediğimiz şey bağlamında Türkiye üzerine ne söylenebiliriz? Başlangıç olarak neler söyleyebiliriz? Söyleyecek çok şey var ama tabii ayrıntılara girmeden mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çalışacağım. Şimdi Orta Doğu'da modernliğin vaat ettiği anayasallık ve yurttaşlık meselesi bildiğimiz Avrupa birinci milliyetçilik kuşağından çok farklı ortaya çıktı. Şimdi modernitenin yarattığı 4 farklı eşitsizlik vardı. Bunu genel olarak biliyoruz zaten. Bu 4 farklı eşitsizlik, sınıfsal eşitsizlik, etnik kültürel eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği ve yaş eşitsizliği. Bu yaş eşitsizliği çok göz önüne alınan bir şey değil ama bir de 4 farklı eşitsizlik vardı ve bunların hepsinin hikayelerini Güney Afrika'da gördük, İrlanda'da gördük, Bask Katalan meselesinde gördük, etnik kültürel hiyerarşinin nasıl sonuçlandığını. Bütün o aslında modernitenin önerdiği anayasallığın nasıl eşitsizlikler barındırdığını, bunlara karşı nasıl mücadele edildiğini. Dün sevgili dostlarımız, misafirlerimiz Güney Afrika'dan, İrlanda'dan, Bask Katalan hepsini dinledim. Çok önemli açıklamalar yaptılar. Fakat Orta Doğu'ya geldiğimizde biraz hikaye değişiyor. Orada bir tarih var. Batı'da bir tarih var ama Orta Doğu maalesef son 100 yıl içerisinde donmuş bir tarihsel süreci yaşadı. Ve kendine ait de barış kategorileri üretti. Ben Orta Doğu'daki barış kategorilerinin biraz farklı olduğu kanaatindeyim. Hızlıca geçeceğim. Bence Orta Doğu'da 3 tane barış modeli var. İran barışı, Kasımlo hikayesini hepimiz biliyoruz. Kasımlo'nun barış için çağrılıp katledilmesini. İran barışı böyle bir şeydir. Kadı Muhammed bu konuda çok uyarılarda bulunmuştur.
İki, İsrail barışı. 88'deki o görüşme, Oslo görüşmesi, arkasından Oslo Anlaşması'ndan sonra bugün geldiğimiz aşamayı görüyoruz değil mi? Soykırım, apartheid tartışmalarına uzanan süreci ve Türk barışı. Bu üç barış birbirine çok benziyor. Bu üç barış aynı zamanda kendi anayasallıklarını, kendi anayasallık anlayışını, kendi adalet anlayışını, kendi yurttaşlık anlayışını da ortaya koyuyor. Bu yurttaşlık anlayışları neydi? Ya birkaç tane şey söyleyebilirim. Bu modern yurttaşlık ve anayasa, özgür yurttaş, eşit yurttaş anlayışını Orta Doğu'ya taşıma iddiasında bulunan iki, belki üç, Pehleviciliği de sayarsak, eski klasik Pehleviciliği de sayarsak üç farklı yaklaşım vardı. Pehleviciliği kenara koyalım, klasik Pehleviciliği, çünkü şimdiki Pehlevicilik Kürtler bir halktır demeye başladı. Önceden Kürtler Farsça konuşamayan bir halktır diyorlardı. Ama şimdi Baas ve Kemalizm var. Orta Doğu'ya anayasacılığı, anayasallığı ve yurttaşlığı taşıma iddiasında bulunan Baas ve Kemalizm. Bunların anayasallık düşüncesine bakın. Örneğin Türkiye'de 24 Anayasasından çok geçmeden Takrir-i Sükun Kanunu çıkmıştır. Türkiye anayasallık anlayışında daima ikili hukukla kendini inşa etmiştir. Daima ikili hukuk. Türkiye'ye üniter devlet diyoruz ya, aslında Türkiye hiçbir zaman üniter devlet olmadı. Türkiye daima farklı eyalet sistemlerinin hukuksallaştırıldığı, negatif eyalet sistemlerinin hukuksallaştırıldığı, siyasal alanın coğrafi bir biçimde bölündüğü, örneğin Dersim için iç koloni derler. Sıkı yönetimler ve olağanüstü halleri şöyle bir göz önüne alırsanız %70'idir Cumhuriyet tarihinin. %70'inde tarihi Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihinin %70'inde ikili hukukla yönetilmiştir. Biz Türkiye'nin tek bir hukukla yönetilmesi gerektiğini uzun yıllardır söyledik, söylüyorduk. Ama 16 Temmuz'dan sonra gerçekten tek bir hukuk oldu. Ama bu defa da terörle mücadele yasası gerçek yasa haline geldi. Artık 82 Anayasası yok. Türkiye anayasallık anlamında ikili hukukla, iki farklı hukukla, bir anayasa, iki Takrir-i Sükun Kanunu veya terörle mücadele yasasıyla kendi anayasallığını, kendi anayasallık anlayışını ortaya koymuştur. Bu ikili hukuk toplumu sürekli bölen, toplumla topluluk arasında sürekli bölen, aynen İrlanda'daki gibi. İrlanda'da 10 nolu 1970'teki 10 nolu kararnameden sonra toplum ve topluluk ayrımı son derece belirginleşmişti. Orada da apartheid iddiaları vardı 1970 10 nolu kararname sonrası. O ciddi ayrımlarla, daha doğrusu farklı hukuk uygulamalarıyla karşı karşıya kalmıştık. Dolayısıyla Türkiye anayasallığı daima kendisini iki farklı, sürekli ayrımcı, sürekli hiyerarşik, toplumsal hiyerarşi, kültürel, etnik kültürel hiyerarşi, Aleviliği de içeren etnik ve inançsal hiyerarşiyle kendisini yeniden inşa ede gelmiştir. Peki ulusal kimlik? Ulusal kimlik anlayışını da aslında 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Türklük ile, Türk etnisitesine dahil olmak ile vatandaşlık haklarına sahip olmak üst üste geçirilmiştir. 66. madde, bugünkü 66. madde çok bir anayasal hakka sahip olabilmek için Türklüğü şart koşar. Bakın, İran'da bir Kürt hem Kürt olabilir hem İranlı olabilir. Azerbaycan'da bir Kürt hem Kürt olabilir hem Azerbaycanlı olabilir. Ama Türkiye'de bir Kürt hem Türkiye'li olamaz. Türk olmak zorundadır. Ulusal kimlik
şeyi. Bütün bunları demokratik bir çerçeveleme içinde sunmaya çalışan neydi o? Ünlü "ne mutlu Türk'üm" diyene sözü. Çok demokratik ve içerici olduğu iddiası. Bu son derece yanlıştır. Hatta faşizandır "ne mutlu Türk'üm" diyene. Çünkü siyasal haklar yerine, hukuksal haklar yerine etnik sadakati öne alır. Ahlaki bağlılığı öne alır. Sadakat ve ahlaki bağlılığı hukuksal, siyasal haklarımızın önüne koyarsanız bu demokratik olmaktan çıkartır. Kürdü daima kendi olmaması üzerine asla doyurulamaz bir Türklük arzusuyla sınava tabi tutmuş olursunuz. Son derece faşizan bir ulusal kimlik anlayışı. Şimdi bunun ötesinde bunlar modern, aynı şey bağızçılık için de geçerli. Bakın, Kemalizm modern anayasallığı, yurttaşlığı doğuya getirme, doğuda gerçek bir batıya rağmen batıcılık inşa etme iddiasıyla gelmekle beraber gerçekte bir uygarlaştırıcı barbarlık iddiasıyla beraber geldi. Benzer bir durum Bağızçılık için de geçerli. Bağızçılık da gerçekte bir Arap milliyetçiliği üzerinden kendini inşa ede geldi. Bunun üzerine, bu tabii kurucu kimlikler de var bunun üzerine. Şiilik ve Sünnilik üzerinden kurucu kimlikler. Bu kurucu kimlikler 1000 yıllık daha köklere dayanıyor ve bugüne kadar modern tüm kurucu güçlerin tarihsel kimliklerini taşıyan, tarihsel geleneklerini taşıyan, reflekslerini taşıyan sonuçlar da doğurmuştur. Örneğin çok ilginç, biz Alevi bir Cumhurbaşkanının olduğunu düşünüyorduk Suriye'de. Fakat gerçekte Bağızçıların çıkardığı 1950 Anayasası, Esad'ın çıkardığı 1973 Anayasası birkaç şeyi içeriyordu. 1. Cumhurbaşkanının Müslüman olması şart. 2. Yasama faaliyetinde İslami esasların temel alınması. Bağızçı anayasaların maddeleri bunlar. 1950 Anayasası, 1973 Anayasası. Birini Bağız yaptı, ikincisini Esad yaptı. Ve her ikisi de Alevi Esad, Şam müftüsünden Esad Müslümandır diye fetva almak durumunda kaldı. Bu Sünni ve Şii politik geleneklerin o modern anayasallık, toplumsal adalet anlayışlarının içerisine nasıl yerleştirildiğiyle alakalı bir başka mesele bu. Şimdi bütün bu gelenekler Orta Doğu'da kendine ait bir anayasallık geleneği, kendine ait bir toplumsal adalet geleneği, kendine ait bir yurttaşlık geleneği yarattı ve daima hiyerarşilerle inşa etti kendini. Modernlikteki o 4 hiyerarşi var ya, o 4 cinsiyet hiyerarşisi, etnik kültürel inançsal hiyerarşi, sınıfsal hiyerarşi, yaş hiyerarşisi, bütün bunları son derece daha katı bir biçimde ve anlaşmaya da barış ve müzakereye de çok müsaade etmeyen bir gelenek içerisinde yeniden yarattı. Bu 3 farklı barış anlayışını da beraberinde getirdi. Türk barışı, İsrail barışı ve İran barışı. Bu 3 şey bizim daima temkinli bir iyimserlik içerisinde bulunmamızı gerektiriyor. Önümüzdeki tarihsel fırsatlara sarılmak, o fırsatları güncel bir müzakerenin temeli haline getirmek ve ama temkinliği de daima elde tutmayı gerektiriyor. Bu gelenek sadece modernliğin yüzeysel, zayıf bir yorumu değil.
geleneksel kurucu güçlerin reflekslerini, kurucu kimliklerin reflekslerini de devralan ve kendi dışındaki Kürtlere, Alevilere ilkel ve sapkın olarak etiketleyen ve bunu yapısallaştıran barış önerilerinde dahi bu içgüdüsel zihinlerindeki hiyerarşi dışa vurabilen bir gelenekle karşı karşıyayız. Bunu bir görelim. Böyle bir anayasallık, böyle bir yurttaşlık ve böyle bir ulusal kimlik geleneğiyle karşı karşıyayız. Peki buna karşı neleri, hangi başlangıç noktalarına işaret edebiliriz? Neleri tartışabiliriz, neler üzerinde durabiliriz? Bir defa Türkiye ahali meselelerini kolaylıkla askerileştiren, ahali meselesini, ahalinin temsili meselesini, haklar meselesini kolaylıkla askerileştiren bir gelenekten geliyor. Yunanları denize döktük örneğin. Şimdi Yunan askeri işgaliyle Yunan ahali sorununu üst üste geçirirseniz, ya Yunan ordusunu denize döktüğünüzü söyleyebilirsiniz. Bu bile aslında ayıptır. Ama milliyetçi bir dilin içinden kullanırsanız, yani hadi söyle de denmez ama ona uygun diyebilirsiniz milliyetçi bir dilin içinden ve hemen komşusuna da saygı duymayan ve geleneksel nefretleri hala taşıma iddiasında bulunan bir milliyetçi dil olur. Ama Yunanları denize döktük dediğiniz andan itibaren sizin aslında etnik bir nefretle Rum, Yunan ve Ermeni meselesini, Yunan ve Ermeni ahalisi meselesini, onların anayasallığı meselesini, onların yurttaşlığı meselesini askerileştirdiniz demektir. Bu şu demek: Türkiye'yi kendisinden daha küçük bir zihne mahkum etmek, Türkiye'yi kendisinden daha küçük bir anayasallık aklına emanet etmek, Türkiye'yi kendisinden daha küçük, daha fakir bir yurttaşlık anlayışına emanet etmek demek. Türkiye, Türkçülüğün inşa ettiğinden, Türkçülüğün tasvir ettiğinden çok daha zengin, çok daha büyük, çok daha renkli bir politik coğrafyanın adıdır. Bununla barışmayan, buna uygun bir anayasallık aklı, buna uygun bir yurttaşlık aklı geliştirmediğiniz andan itibaren o büyük gövdeyi, o büyük zenginliği küçücük bir beyne emanet etmiş olursunuz. Şimdi buna karşı belli topluluklar kaygısını, orta sınıflarda çok yaygın, bir tür Lübnanlaşma kaygısı. Yani Kürtlerin yurttaşlığının kabul edilmesi, farklı etnik, kültürel, Alevilerin, Kürtlerin etnik farklılıkların, toplulukların anayasallık içerisinde tanınması, yurttaşlık içinde tanınması, eşit yurttaşlığın sadece anayasal tanınması değil, fiili toplumsal kullanımının da önünün açılması karşısında bir tür iç savaş korkusu ileri sürüyorlar. Bir tür Lübnanlaşma korkusu ileri sürüyorlar. Bakın Türkiye zaten şiddetle ayakta durabilen bir Lübnan'dır. Ancak şiddetle ayakta durabilen bir Lübnan'dayız. Eğer Türkiye bu bütünlüğünü kendi siyasi coğrafyasının toplulukları içerisinde bir arada tutabiliyorsa, bu şekilde, bu anayasallık anlayışıyla, bu yurttaşlık anlayışıyla elinde tutabiliyorsa, bu ancak şiddetle mümkündür. 38 Dersim soykırımı, uzun uzun incelediğim bir soykırımdır bu. Ya küresel lanetler içinde maalesef anılmıyor. 13.806 kişinin, bu resmi rakam, 13.806 kişinin öldürüldüğü,
Arkasında bakın Maraş katliamı kitabını yazdık biz. Derleyicilerden bir tanesiydim. Maraş katliamında 700'e yakın insan öldürüldü. Etnik, hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım, uyarınızı da görüyorum. Türkiye şiddetin boyutu bakımından, gücü, dağılımı, yayılımı bakımından bir tür Lübnan'dır. Ve gerçek anlamda bir anayasal yurttaşlığın devreye sokulabilmesi için Türkiye'nin kendisiyle barışması, kendisine uygun, kendi siyasi gövdesine, kendi toplumsal gövdesine uygun bir anayasallık anlayışının artık başlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada bitireyim. Anlaşılacak çok şey var ama uyarınızla kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Uyarmayı çok sevmiyorum ama biraz zaman sorunumuz var. Gerçekten önemli ve yeni ufuk açan bir tartışmaydı. Değerlendirmeleriniz Türkiye'de özellikle anayasayı tartışma çok güncel bir mesele olarak önümüzde duruyor. Bu farklı perspektif bence üzerine daha çok tartışacağımız bir konu. Tekrardan geldiğiniz için teşekkürler. Şimdi tabii ben sizden hemen sonra tekrardan sözü Mısırlı bir konuğumuza vereceğiz. Kendisi Muhammed Refat. Ta Mısırlardan geldiler. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Modern ve çağdaş tarih profesörü ve Damanhor Üniversitesi'nde kendisi yer alıyor. Tabii Sayın Refat'ın şöyle bir farklılığı var belki kamuoyundan bildiğimiz bir tarihçi. Özellikle Sayın Öcalan'ın görüşlerini Mısır'da akademide tartıştıran ve bunu kendi akademi dünyasında sorularıyla ele alan önemli ve Kürt hareketinin ideolojik politik perspektifini yakından takip eden bir hocamız. Kendisi de biraz demokratik bir ulus inşa etmede tarihsel deneyimlerin önemini bize anlatacak kendi bulunduğu yerden. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve sözü kendisine bırakıyoruz. Ehlen ve sehlen. Okay. مرحبا. في البداية أتقدم بالشكر إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ديم بارتي على دعوتي للاشتراك في هذا المؤتمر الدولي عن السلام والمجتمع الديمقراطي وتحية خاصة إلى المناضل والمفكر السيد عبد الله أوجلان. خلال عامين دراسيين خصصت Çeviride ses yok galiba arkadaşlar. Bir bakabilir misiniz? من الأول. سوري. في البداية أتقدم بالشكر إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ديم بارتي على دعوتي للاشتراك
في هذا المؤتمر الدولي عن السلام والمجتمع الديمقراطي وتحية خاصة إلى المناضل والمفكر السيد Misyoner ve Savaşçı ve Düşünür Abla Öcalan'a özel selamlarımı iletiyorum. İki akademik yıl boyunca Damanhur Üniversitesi Tarih Bölümünde Kürt meselesine bir ders ayırdım. Geçen dönemde Öcalan'ın 27 Şubat 25 tarihinde yayımladığı ve Türk-Kürt ilişkilerindeki krizi çözmede niteliksel bir değişim teşkil eden barış ve demokratik toplum çağrısı üzerine bir ders açtım. الذي أطلقه السيد أوجلان في 27 فبراير 2025 الذي يعد نقلة نوعية لحل أزمة العلاقات التركية الكردية. Yaklaşık 500 öğrenci Öcalan'ın çağrısı ve Kürdistan İşçi Partisi hakkında sınava tabi tutuldu. Bazı öğrenciler 2 yıl üst üste bir Öcalan simülasyonu gerçekleştirdi. Şu anda Öcalan'ın Kürt meselesindeki rolü üzerine benim danışmanlığımda bir yüksek lisans tezi hazırlanıyor. Önemli soru şudur. Tarihsel coğrafya bize Kürtler ve Kürdistan hakkında demokratik bir toplum zorunluluğuna doğru giden uzun ve dikenli yolda ne öğretiyor? Kürtlerin Atayurdu, Zaros, Agri ve Toros dağlarının oluşturduğu üçgenin etrafında yoğunlaşmıştır. Kürtler Orta Doğu'nun yerli halkları arasında sayılırlar. Kürt kimliği ve coğrafya. Dağlar Kürt kimliğinin anahtarlarıdır. Kürtlere inisiyatif alma iradesi ve cesaret ruhu aşılamıştır. Teslimiyet veya uysallıktan ziyade isyan ve devrimle tanınmışlardır. Milattan önce 5. yüzyılın ortalarında Med İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Kürtler genel siyasi şemsiyelerini kaybetmiş ve Kürdistan bölgesel ve uluslararası güçler arasında bir çatışma arenası haline gelmiştir. Kürtler dağlar, göçebelik, çobanlık ve aşiret yapısı üçlüsünün etkisiyle merkeziyetçi yönetimin altına girmekten kaçınmışlardır. Mutlakiyeti reddetmişler ve otoriter tiranlara karşı ayaklanmışlardır. Jiberve bu nedenle Kürt siyasi oluşumları kısa ömürlü olmuş, siyasi parçalanmışlık hakim olmuş ve dağ feodalizmi baskın çıkmıştır. Kürtler merkeziyetçi, yayılmacı, emperyal bir zihniyete sahip değillerdi. Dolayısıyla saldıranlardan çok savunanlar olmuşlardır. Kürtlerin çoğu geleceklerini etkileyen Sünni Şafii mezhebini benimsemiştir. Orta Çağ döneminde 2. Abbasi dönemi sırasında Kürt hanedanları tarafından yönetilen bağımsız ve yarı bağımsız emirlikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Türkler Anadolu'ya girmiş ve ortak çıkarlara dayanarak Kürtlerle gönüllü olarak ittifak kurmuş. 1071'de Malazgirt'te Bizans'ı yenmiştir. Kürtler mevcut sistem içinde öz yönetimlerini sürdürmüşlerdir. Modern çağın başında Kürtler Osmanlı Türkleriyle ittifak kurmuş ve 1514'te Çaldıran'da Persleri yenmiştir. Bu ittifak sayesinde güç dengesi Osmanlı Devleti lehine değişmiştir. Sünni Türkler ve Kürtler Anadolu'yu Osmanlılaştırmayı başarmıştır.
على امتداد 3 قرون 300 yıl boyunca Kürtler Sultan 1. Selim ile Kürt Prensi İdris-i Bitlisi arasındaki anlaşmaya göre Osmanlı şemsiyesi altında kendi işlerini yönetmiştir. السلطان سليم الأول والأمير الكردي إدريس بتليسي. في ذلك الوقت Bu dönemde Pers ve Osmanlı devletleri Amasya 1555 ve Zuhab 1639 antlaşmaları aracılığıyla sınırlarını belirlemiştir. أماسيا 1555 وزهاب 1639 وفقا لمعاهدة زهاب Zuhab Antlaşması'na göre Kürdistan, Tahran ve İstanbul arasında bölündü. Zaros Dağları'nın batısındaki daha büyük kısım 24 emirlik Osmanlı etkisi altına girerken Zagros'un doğusundaki daha küçük kısım 6 emirlik Pers kontrolü altına girmiştir. الدائرة العثمانية ووقع الجزء الأصغر شرق جبال زاجروس 6 إمارات تحت السيطرة الفارسية. منذ هذا التاريخ Bu noktadan itibaren Tahran ve İstanbul Kürdistan'ın birleşmesini engelleme ve doğuya da Batı Kürdistan'daki herhangi bir kurtuluş hareketine karşı mücadele etme konusunda anlaştılar. الشرقية أو الغربية حتى الربع الأول من القرن التاسع عشر 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Batı Kürdistan dolaylı Osmanlı yönetimi altında kalmış ve bir dereceye kadar öz yönetimden yararlanmıştır. قام القرد Kürtler Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını koruyarak Şii Perslere ve Hristiyan Ruslara karşı Sünni Müslüman bir insan bariyeri oluşturdu. Kürtler İslam için savaştıklarına inanıyorlardı. Ancak gerçekte Sünni İslam ve Osmanlı halefeliği bayrağı altında yayılmacı politikalar izleyen Türkleri yüceltmek için savaştılar. ولكنهم في الواقع حاربوا من أجل إعلاء الأتراك الذين انتهجوا سياسة توسعية ورفعوا راية الإسلام السني والخلافة العثمانية. عندما كان الكرد يسود Kürtler ne zaman ayaklansa İstanbul onları isyan, ayrılıkçılık ve Pers ve Rus düşmanlarla işbirliği yapmakla suçladı. Osmanlılar Kürtlerin dini duygularını sömürerek onları sultan halifeye tabi kıldı. مشاعر الكرد الدينية لإصداعهم إلى السلطان الخليفي. وخلال القرن التاسع 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu güçlü bir ordu, ulaşım ve iletişim araçları, fotoğrafçılık ve güvenlik teşkilatları ile casus ağları kurarak sınırlar ve nüfus üzerinde doğrudan kontrol sağlamaya çalıştı. اتصالات الفوتوغرافيا تكوين أجهزة أمنية وشبكة مخابرات وجواسيس. تميز القرن التاسع عشر 19. yüzyıl milliyetçilikler yüzyılı ve aynı zamanda Osmanlı tarihinin en kanlı yüzyılı olarak damgasını vurdu. Şüphesiz şiddet ve kan dökme ulus devletlerin ortaya çıkışının özellikleridir. والدمويا من سمات نشوء الدول القومية. اصطدمت مركزا Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçiliği ve militarizasyonu Kürt prenslerinin hırslarıyla çatıştı. Batı Kürdistan'ı doğrudan işgal etmek için Osmanlılar Süleymaniye'deki Baban Ravanduz'daki Soran, Ahmediye'deki Behdinan, Cizre'deki Botan, Musul'daki Abdülcelil ve diğer emirlikleri ortadan kaldırmak zorunda kaldı. بوتان في الجزيرة عبد الجليل في الموصل. أرادت الدولة العثمانية Osmanlı Devleti Kürt emirlikleri kapısı aracılığıyla Rusya ve Perslerin iç işlerine karışmasını engellemeyi ve aynı zamanda Balkanlar, Yunanistan ve Mısır'da yaşananların tekrarını önlemek için bir Kürt devleti fikrini beşiğinde boğmayı amaçladı. نشوء دولة كردية من المهد حتى تتجنب ما حدث في البلقان واليونان ومصر. Dörtlü İstanbul, Londra ve Tahran, Saint Petersburg Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulmaması için bağımsız, özgür ve güçlü bir Kürt devletinin ortaya çıkmasına izin verilmemesi konusunda anlaştı. حتى لا يحتل
ميزان القوى في الشرق الأوسط Bölgesel ve uluslararası destekle وبدعم إقليم Osmanlı İmparatorluğu devlet terörü, silahlı şiddet, siyasallaşmış dini fetvalar kullanarak ve insanlığa karşı suçlar ile etnik temizlik yaparak Kürt özelliğini sona erdirmeyi başardı. الفتاوى الدينية المسيسة وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرها وبدعم لندن Londra ve St. Petersburg'un desteğiyle İstanbul 2. Erzurum Antlaşması 1847 aracılığıyla Batı Kürdistan'daki doğrudan işgalini onayladı ve 24 Kürt emirliğini doğrudan Osmanlı yönetimin altındaki 4 vilayete Hakkari, Kürdistan, Musul ve Bağdat dönüştürdü. إلى 4 ولايات تحت الحكم العثماني وهي حكاري كردستان موصل بغداد لم يستسلم الكرد إلى الاحتلال العثماني Kürtler Osmanlı işgaline boyun eğmediler. Kürdistan'ı özgürleştirmek için Ezzedin Şiir ve Aybedullah Nehri liderliğinde isyan ettiler. Ancak bu Kürt ayaklanmaları bölgesel ve uluslararası güçlerin ittifakları nedeniyle başarısız oldu. Bu güçler 1878 Berlin Konferansı'nda Ermeni meselesinde yaptıkları gibi Kürt sorununu benimsemediler. Kürdistan pahasına Osmanlı-Rus-Pers sınırlarını yeniden çizdiler. الفارسية الروسية على حساب كردستان ورغم فشل ثورات 19. yüzyıl devrimlerinin başarısızlığına rağmen Kürtler Pers, Şii ve Osmanlı Sünni otoriterliği ortasında Kürt ulusal kimliğinin tohumlarını ekmeyi başardılar. الفارسي الشيعي والعثماني السني خلال الحرب العالمية الأولى Birinci Dünya Savaşı sırasında batılı güçler Anadolu'yu işgal etti. Kürtler Malazgirt ve Çaldıran'da Türklerle ittifak kurdukları gibi Sivas ve Erzurum kongrelerinde 1921 üçüncü kez onlarla ittifak kurarak Anadolu'yu özgürleştirmeyi ve hem Türk hem de Kürt ulusları için bir cumhuriyet kurmayı amaçladılar. تحرير الأناضول وتأسيس جمهورية واحدة للأمتين التركية والكردية وطبقا لآخر Öcalan'a göre Türk-Kürt ittifakı siyasi bir birlikten çok sosyolojik ve stratejik bir birlik ve ortak bir kaderdir. استراتيجيا ومصيرا مشتركا أكثر منه تحالف سياسي ما بعد تسويات لوزان 1923 Lozan Antlaşması'ndan sonra Kemalist milliyetçi Türkiye Kürt halklarını inkar etti ve onlara öz yönetim hakkı tanımadı. Eşitlik temelinde birlikte yaşamak yerine modern Türkiye ulus devlet modelini benimsedi. Bu model homojenlik, merkeziyetçilik ve tek tipçilik yarattı ve derinleştirdi. القومية التي خلقت وعمقت الأحادية المركزية التجانسية لهذا Böylece Türk-Kürt ilişkileri 20. yüzyıl boyunca olumsuz etkilendi çünkü monolitik ulus devlet modeli inkar, dışlama, parçalanma ve soykırım uygulamaları öğretti. الإنكار والإقصاء والتكذيب والإبادة ويعاني الشرق الأوسط من أزمة خطيرة Orta Doğu Kürt katılımının eksikliği nedeniyle ciddi bir krizden muzdariptir ve Öcalan'a göre çözüm demokratik toplum kavramının pratik ifadesi olan öz yönetim yoluyla onların katılımında yatmaktadır. وهي الشكل العملي لمفهوم المجتمع الديمقراطي. Thank you very much. Spas. Biz de kendisine çok teşekkür Hem ediyoruz. spas yok peş. Diyoruz tekrardan. Şimdi de hepimizin aslında yakından tanıdığı, bildiği önemli bir siyasetçi, akademisyen aramızda
sevgili Norman Peach burada. Yerel demokrasinin merkezileşmeye karşı güçlendirilmesi ve hegemonik ilişkilere direniş konusunda bize deneyimlerini paylaşacak. Ben ayrıca böyle uzun uzun kendisini tanıtma ihtiyacı duymuyorum. Zaten salondaki herkesin kendisini tanıdığını düşünüyorum. Sevgili Norman, söz sende. Merhaba. I greet Merhaba. Tüm değerli dostlarımı ve meslektaşlarımı selamlamak istiyorum. Ve ilk olarak Dem Parti'ye beni buraya davet ettikleri ve bu önemli internasyonel konferansta konuşma şansı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Profesör olduğum için ders vermeye, konuşmaya alışığım ama öğrendim ki zamanımız biraz kısa, dolayısıyla bütün önemli noktaları özetlemeye çalışacağım. 96'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmem için davet edilmiştim. Suriye'de, Şam'a yakın bir yerde. Bu tartışmalarımız iki önemli soru etrafında döndü. İlki özgürlük mücadelesinde şiddetin rolü. İkincisi de ayrı bir devlet kurma meselesi. Özellik ve öz yönetim mücadelesini Kürtlerin içinde yaşadığı devlet bağlamında sürdürme ile alakalıydı. Bu sorularda tabii ki zaten demokrasiyi nasıl anladığımızla yakından ilişkiliydi. Öcalan o noktada zaten silahlı mücadeleyi bırakmaya karar vermişti. Çünkü Türkiye ağır silahlı bir NATO üyesiydi. Ayrı bir Kürt devleti kurulması fikrinin terk edilmesini de anlattı. Bu kapitalist demokrasiye karşı bir şüpheciliğe dayanan bir fikirdi. Burjuva demokrasisi hem emperyalistik hem de bireyselci bir karaktere sahip. Hala da öyle. Özgürlük hareketinin amacı mevcut düzenin başına geçmek olmamalı. Onun yerine siyasi karar verme gücünü yerel topluluklara, mahallelere, meclislere ve konseylere devretmek olmalı. Yani bu konfederalizm, yerel, tabandan örgütlenen demokratik müesseselerin yatay bir düzlemde bir araya geldiği bir model. Kilit politik kararları eski ulus devlet modelini geride bırakarak veren bir kavram bu. Öcalan'ın demokratik ulus kavramı şöyle der: homojen bir ulus devlet tarafından kurulmayan, çeşitli kimliklerden oluşan ve ortak demografik kurallar belirleyen bir siyasi birlik demişti. Bunlar ulusal, etnik, dini, yerel gruplar olabilir. Bunlar kendilerini eşit düzeyde örgütleyen ve herhangi tekil bir grubun veya kimliğin devlet normu statüsüne yükseltilmesinin önüne geçildiği bir şeydir. Dolayısıyla bu soru ulus devletlerin yanıtlayabileceği bir soru değildir. Eşitlik ve demokratizasyonla, demokratikleşmeyle yanıtlanır. Jean Jaurès harika bir devlet insanı. Kendisinden bir söz paylaşacağım. Kapitalizm içinde bulutların yağmur taşıdığı gibi bir şey taşır, ancak ve bu söz bundan 100 yıl sonra geçmiş olsa bile hala çok geçerli. Rekabet ve hakimiyet arayışı kapitalist devlete yüzlerce yıldır yön vermiş bir özellik. Çeşitli girişimlere rağmen savaşı, uluslararası hukuk ile devletler arasında savaşı durdurmak gibi bir şey mümkün olmadı. Mesela
7 Anlaşması, 1928 Kellogg Paktı veya 1945 Birleşmiş Milletler Tüzüğü de bunun için yeterli değildi. Öcalan çatışmakta olan çıkarları, mesela Birleşmiş Milletler'in 33. maddesinde tanımladığı gibi olduğunu söylemiştir. Ve demokrasi kavramını bu şekilde ele aldığımız zaman savaşın açılmasının tek yolunun bu olduğunu da görüyoruz. Uluslararası hukukçunun gözünden bakıldığı zaman kendi kaderini tayin hakkı bir halkın kimliğinin, yani Kürtler gibi bir halkın kimliğinin korunması ve sürdürülmesi için kilit önem taşır. Kendi kaderini tayin hakkı çok kısa bir şekilde bahsedilen bir şey Birleşmiş Milletler'in tüzüğünde. Eşitlik ilkesiyle birlikte madde 1 paragraf 2'de geçen bunun bağlayıcı bir legal kavram olarak oturması yıllar aldı. Çeşitli kararlar sonrasında bu mümkün oldu. Son olarak 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hem insan hakları içinde bunu yerleştirdi. Vereyim. Ve birinci maddede şunu söyledi. Ekonomik ve sosyal ve kültürel haklar sözleşmesinin 1. maddesinde temel olarak bunlar tanımlandı. Şöyle tanımlayayım. Tüm insanlar kendi kaderini tayin hakkına sahiptir ve bu nedenle özgür bir şekilde kendi siyasi konumlarına karar verebilir. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının kalkındırılması için çalışabilir. Kapattım alıntımı ve burada bir başka şey de aslında kendi kaderini tayin hakkının ne kadar geniş bir şeyini hem iç özgürlüğü, toplumu tanımlamak için, iç özgür şekillendirmek için iç özgürlüğe sahip olduğunu hem de bağımsız bir şekilde kendi kaderini tayin hakkına karar verdiğini anlatıyor. Aynı zamanda da baskıdan ve sömürgecilikten azade bir şekilde kendini yeniden şekillendirme hakkına sahip olduğunu anlatıyor. Abdullah Öcalan şu hedefi Kürt devletini, yani Türkiye devletinden ayrı bir Kürt devleti nosyonunu aslında ayrı bir şekilde tartışıyor. 1960'larda özür diliyorum, biraz boğazım kötü. Ve çok iyi bilinen bir alternatif önerdi tabii ki, merkezsizleşme ve aynı zamanda Türkiye'yi demokratikleştirme iddiasını öne sürdü. Ve bu talepler aslında oldukça belki tartışma anlamında tabii ki merkezi bir Türkiye gibi çok merkeziyetçi bir devlet bakımından tartışması zor olabilir. Aslında çok olanaklı da bir model. Dolayısıyla azınlıkların hakları bakımından düşünüldüğünde Türk hükümeti çok net açıklamalar yapıyor aslında. Özellikle azınlıkların tanınmaması üzerine net açıklamalar yapıyor. Özellikle de insan haklarının korunması bakımından buna dair de bir şey söylemiyor. Şöyle bir alıntı yapayım. Şöyle söylüyor. Türk Anayasası'na göre ve ilgili diğer mevzuatlara göre tüm Türk vatandaşları herhangi bir istisna olmaksızın eşit haklara sahiptir, eşit konumlara sahiptir. Bu yüzden herhangi bir başka bir kişi veya grubun, herhangi bir etnik, dini veya dil farklılığına sahip herhangi bir kişinin ayrımcılığa uğraması mümkün değildir diyor. Yani bunun dışında aynı zamanda kişilerin haklarının etnik, dini veya dilsel farklılıkların insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Yani aslında azınlıkların korunması özellikle 27
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 27. maddesine göre açıklıyor aslında ve burada aslında kişilerin bu bireysel haklara yapılan referansla insanların haklarının korunmasını, etnik azınlıkların korunmasına indirgiyor. Dolayısıyla etnik, dilsel veya kültürel azınlıkların, örneğin Kürtler gibi aslında korumayı kolektif haklardan talep ediyor ve bu kolektif haklardan aslında bireylerin korunmasının ötesinde olan kolektif haklar. Dolayısıyla bu noktada konumuz şöyle. Sonuna geliyorum. Mevcut statüsüne bakıldığında Türk Ekonomik ve Sosyal Çalışmalar Vakfı'na, TİSEV'in çalışmalarına bakıldığında şöyle diyor. 2008 yılında ve 2010 yılında hükümete bazı önerilerde bulunuyor. Bazı yerel, belediye ve bölgesel öz yönetimlerin aslında nasıl tanımlanması gerektiğini ifade ediyor anayasaya göre. Ve bunu kısaca ifade etmek gerekirse aslında vakıf özellikle merkezsizleşme ihtiyacının altını çiziyor. Sadece bölgeler arasındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve ekonomik yapıyı yeniden şekillendirmek için değil, aynı zamanda bunların da ötesinde demokratikleşme hamlesi olarak da bunu öneriyor. Bunun üzerine aynı zamanda bölgelerin kendini yöneten birimlere sahip olması gerektiğini, illerin yapısının ciddi şekilde değişmesi gerektiğini, yani Cumhuriyet'in başından beri iller şeklinde yönetilen idarenin değişmesi gerektiğini söylüyor ve bölgesel öz yönetim birimlerinin hukuk tarafından dağıtılması gerektiğini düşünüyor. Daha fazla detaya girmeden şunu söyleyeyim. Aslında Abdullah Öcalan'ın fikirlerinin Türkiye'nin demokratikleşmesi bakımından zaten toplumda köklerini bulduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla zaman içerisinde 30 yıl içinde aslında tartışma tamamen değişti. Şu anda aslında 1996'da tartıştığımız şeyler değişti, kapandı o tartışma ve şu anda artık yeni kavramlar tartışılıyoruz ve bu da aslında zamanın değişimine dair bir tartışma ve bu da bu zaman içerisindeki değişiklik aslında zamana uygun bir tartışma. Ve bu noktada diyalogla bu yeni diyalog yeni bir demokratik realiteyi ortaya çıkaracak ve Sayın Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, kendisinin hapishanedeki İmralı Adası'ndaki tecritinin son bulması sayesinde ancak Kürt halkının bu önemli figürünün haklı konumunu Türk toplumunda elde etmesi için özgür bırakılması gerekiyor ve özellikle dağlardaki, Irak dağlarındaki savaşçıların herhangi bir tehlike olmaksızın demokratikleşmeyle beraber bu ülkeye geri dönmelerinin sağlanması gerekiyor. Bu gerçek bir şans hepimiz için. Evet, şimdi sona doğru geliyorum. Şimdi kişisel de bir not vereceğim. Ben Almanyalıyım. Almanya biliyorsunuz halen PKK Almanya'da terörist örgüt listesinde yer alıyor ve 1993'te Alman hükümeti şuna karar vermişti. PKK'yı hukuk dışına taşımaya karar vermişti ve Kürt toplumu bana sormuştu o zaman, oradaki Kürt toplumu. Bu noktada bu en yüksek idari birimlere bu konuda başvuru yapmamı istemişti. Ben bunun için mahkemede mücadele verdim uluslararası hukuk bağlamında ancak maalesef başarılı olamadı. O zamandan bu zamana 30 yıl zaman geçti ve PKK Türkiye'de ve pek çok Avrupa devletinde bir terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Ve bu gerçek bir skandal. Bu yüzden bu mevzuatların ortadan kaldırılması için savaşmak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz, görevimiz ve
Almanya bu noktada aslında sadece bir kişi olarak değil, aynı zamanda bir sivil toplum olarak da, partiler olarak da, siyasi partiler olarak da, politikacılar olarak da bu tür gerçekten bu tür mevzuatları, bu tür kararları protesto etmemiz ve Kürt davası için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Ve tekrar Hamburg'a dönerken, Almanya'nın kuzeyine dönerken gerçekten şunu söyleyeyim. Buradaki tüm tartışmalardan çok büyük ilhamlar aldım. Tüm ülkelerden, farklı hareketlerden kişileri dinleyerek çok motive oldum. Tekrar çok teşekkürler. Şimdi tabii bu oturumda bir konuşmacımız daha vardı esasında. Belçikalı milletvekili yol arkadaşımız George Dallegema yalnız son anda yaşanan bir başka özel sebepten kaynaklı konferansa gelemedi ve sizlere selam ve sevgilerini iletti. Dolayısıyla ben şimdi onu atlayarak bu oturumdaki son konuşmayı sevgili gazeteci Nadire Mater'e vereceğim. Tam da aslında basının barış sürecinin inşasında medyanın dilini ve hakikate katkısını tartıştığımız, öneminin farkında olduğumuz bir zamanda sözü sevgili Nadire'ye bırakıyorum. İstersen. Merhabalar, günaydınlar. Çok heyecanlıyım. Şundan, ben tek gazeteci olaraktan bu 2 günlük oturumda basını, medyayı, siyaset ilişkilerini, dili anlatacağımı bilmiyordum. Ebru bana bu ayrıntıyı vermemişti. Şimdi bu sorumluluğun yükünü nasıl taşıyacağım, neyi ne kadar anlatabileceğim bilemiyorum. Şöyle düşündüm, ben geçmişten bugüne gele gide medya özelinde ve siyasetle ilişkileri de içine katarak hatırlayabildiklerimi sizlere aktaracağım ve elimden geldiğince de, çünkü burada çok genç bir kitle var, özellikle 90'ları sadece okudular, yaşamadılar, bir yanıyla da iyi ki onlar için de aydınlatıcı olabileceğini ummak istiyorum. Ben kişisel olaraktan şu anda 40 yıllık, 50 yıllık ya da yılı da çok şey yapamıyorum. Ama 1990'dan başlamak istiyorum. Ocak 1990 Sokak Gazetesi dergisini çıkartıyoruz. Ben de o kadro içindeyim. Ve bu kadro 7 aylık bir dergi oldu bu. O sırada Türkiye'de yazılmayanları yazmaya çalışan ve şimdi bakıldığında da pek çok şeyi hakikaten yazmayı her nasılsa becerebilmiş bir dergi diye düşünüyorum. Ocak 1990'da Kürt ve Türk aydınlarının ortak imzasıyla Doğu'da Savaşa Son diye bir kapak yapmıştık. Bu o gün için çok, biz gazeteciler için çok geç ama siyasiler için erken bir çağrıydı. Bu çağrıyla aslında kimi çevrelerden savaş mı var diye tepkiler alırken, kimi çevrelerden de size mi düştü savaşı durdurmak, siz mi savaşı başlattığınızda bu konulara giriyorsunuz, hadsizler tarzında ciddi olarak azarlanmıştık. Bu 1990'dan aslında 1990 Ocak Şemdinli Erzurum baskınlarının üzerinden 6,5 yıl geçmişti gerçekleştiğinde. 6,5 yıl o bakımdan bizim için aslında barış istemek için hiç de erken bir zaman değildi. Ve dergiyi buraya getiremedim, bir de uzatmak da istemiyorum konuşmamı. Ama dergide yazdığımız taleplerle
Abdullah Öcalan'ın 1990'larda yaptığı açıklamalar televizyonlarda yayınlanan ve Sokak Dergisi'nde de kendisiyle 2 sayı bir söyleşi yayınlamıştık. O taleplerle hayli örtüşüyor. Yani o kadar da elden kaçmış bir şey diye bugün nedense düşünmekte istiyorum. Ve bizim bu yayınımızdan 3 yıl sonra 1993 yılında Özal iktidardaydı ve Türkiye'de ilk ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesin de süresi fazla olamadı. Mayıs'ta 33 askerin hayatını kaybetmesiyle ilk ateşkes akamete uğradı ya da yok edildi. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu 33 erin öldürülmesi, hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili aslında yaşanan şuydu. 33 er tahliye ediliyor, terhis ediliyorlar ve bir otobüse bindiriliyorlar. Hiçbir koruma yok. Ve oradan merkeze gidecekler ve kendi memleketlerine dağılacaklar. O zaman yapılan açıklamada ki tam o sırada Öcalan Baralias'ta, BK'da bir basın toplantısı düzenlemişti. Uluslararası basın ve Türkiye'den her gazeteden gazetecileri davet etmişlerdi. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ve o yolda biz giderken 33 erin ölmesiyle birlikte ateşkes bitti. Ve her iki tarafta aslında bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını, yani her iki taraf derken hem PKK hem de Genelkurmay Başkanlığı bu olayın nasıl olduğuyla ilgili açıklamalar, soruşturma açacaklarını bildirdiler. Sonra da ben aslında çok bilmiyorum, unuttum mu ondan da emin değilim. Bunu da böyle paylaşayım. Bir şey daha paylaşacağım şimdi. Tarihten yapraklar gibi olacak biraz buraları. Aslında Şemdinli olayından sonra Özal'ın bir açıklaması var. Ne oldu? Yani Şemdinli ve Eruf'ta askeri lojmanlara ve tesislere yapılan saldırıda bir kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı. 9'du sanıyorum. Bunun açıklaması şöyle oldu. Birkaç çapulcunun olayı. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu olaya böyle baktı. Ya ateşkeslerle bunu birlikte düşünebiliriz ve düşünmemiz gerekiyor. 1994 yılında çok önemli bir film, Spielberg'in bir filmi oynadı İstanbul'da. Bu film Schindler'in Listesi. İçinizde epeyce bunu tanıyanlar olabilir, vardırlar. Biz bu filmi, biz derken bir grup kadından söz ediyorum. O sıra bir grup kadın çeşitli konularda, çok küçük bir grup, itirazlarımızı dile getirmeye çalışıyorduk. Ve bu anlamda Fransa'da, sonra da Avrupa'da yayılan SOS Rasizm örgütünün yaptığı işten, onlardan esinlenerek kendimize bir de ad taktık. Arkadaşıma dokunma. Arkadaşıma dokunma olarak rojetlerimiz vardı. Aynı SOS'in şeyleriyle oradan çalmıştık diyelim. Biz sinemaya gittik. Elime sepetlere koyuyorduk rozetlerimizi. Orada sinemada arada çıkanlara, hani Schindler'in Listesi filmine gidenlerin bunu anlayabileceği düşüncesiyle bunu yaptık. Ve şimdi ben hatırlayınca şöyle düşünüyorum. Biraz da tuhaf 90'lardı. Yani şöyle, sinemaya gittik, sinema müdürüyle konuşup arada rozetlerimizi ve bildirimizi dağıtacağımızı söyledik. Sinema müdürü de bize buna izin verdi. Beyoğlu Fitaş Sineması. Kim olduğunu hatırlamıyorum müdürün. Ve bu biz tabii çıktılar, herkes çok ağlamış, gözler dolu, sigara içiliyor o sırada. Sigaralarını içiyor insanlar, yaklaştık. İşte biz ırkçılığa, milliyetçiliğe, ayrımcılığa hayır, savaşa hayır diye bildirimizi verdik. Arkadaşıma dokunmayın diye rozetleri de takacağız. Ve o sinemadan biz kendimizin dışlarına nasıl attık bilemiyorum. Çünkü bize verilen cevap şuydu. Pardon, Türkiye'de ırkçılık mı var, savaş mı var?
dönemde ve örneklerim pardon biraz karışık. 1990'larda tabii Özgür Gündem Gazetesi ile yayına başladı. Özgür Gündem Gazetesi hayatlarını kaybeden, öldürülen arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı da buradan anmak istiyorum. Selamlamak istiyorum onları. Yeni bir soluktu ve çok yeni bir şeydi. Yani Kürdistan bir nevi İstanbul'a taşınmıştı. Bu da çok anlamlıydı ama çok kabul edilebilecek bir şey değildi. Ve olan aslında Kürdistan'da muhabir olarak çalışan arkadaşlara, onların hayatları öldürüldüler, hapsedildiler. Gazeteciliği bırakmak zorunda kaldılar ve Özgür Gündem'de şimdilerde söylenince çok tuhafınıza gidebilir ama yer yer beyazdı. Bu bir Demokrat Parti döneminde böyle bir şey yaşanmıştı. Gazetenin kimi haberleri çekildi, matbaadan alınıyor ve oralar beyaz çıkıyordu. Böyle bir gazete. Bu biz meslektaşlarımızı kaybettiğimiz zaman saati iyi mi? Okey. Meslektaşlarımızı kaybedince İstanbul'da tabii ki tepkimizi dillendirmek istedik. Bu tepki de aslında şöyle olacaktı. Cağaloğlu'nda bilenler biliyor. Gazeteciler Cemiyeti İran Konsolosluğu'nun karşısında valiliğe kadar kısa bir yürüyüş, bu kadar. Fakat bu yürüyüşler çok az gazetecinin katılmasıyla oldu. Biz gazeteci cinayetlerine, gazeteci öldürmelerine yeterince sahip çıkamadık. Sahip çıkamadık daha doğrusu. Ama 1996 yılında Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle birlikte aslında şöyle bir durum ortaya çıktı. Evet, İstanbul'a da geliyor ve 1992 Nevroz'unda Metin öldürülmüştü. Dolayısıyla biraz daha cinayetlere karşı bir tavır gelişmeye başladı. O arada İstanbul basınında, şimdiki basınla da karşılaştırmalı olarak bunları not düşmek istiyorum. İstanbul basınında son derece tamamen nasıl diyeyim o zaman askeriyenin emrine girmiş bir medya ile karşı karşıyaydık. Fakat buna rağmen bu medyada hiçbir şey yapılamıyor da değildi. Yani gazetecilerin aslında buradan çıkartacağımız bir örnek de şu olabilecek. Gazeteci bulunduğu yerde nasıl konumlanırsa konumlansın medya kendine yer açabilir. Her şeyi söylemenin bir yolu vardır. Tabii dil meselesine geleceğim buradan. Bu arada hayatlarını Kürdistan dağlarında gerillalara, aynı yaşlardaki gerillalara karşı zorunlu askerlikleri nedeniyle savaşan askerler, kaybedenler, oğullarını oralarda kaybeden aileler bir araya gelip örgüt kurmaya kalkıştılar. Tabii onlar da Güneydoğu Şehitleri Derneği kuracaklardı. Bu hem onların kendileri için bir sağaltıcı bir şey olacak. Öte yandan da işte sorunlarını, taleplerini paylaşmak, duyurmak için bir yol alacaktı. Fakat orada devlet pardon dedi. Bunu kuramazsınız. Neden? Çünkü aslında Güneydoğu Şehitleri diye bir şehitlik olamazdı. Güneydoğu'da savaş yoktu. Savaşın olmadığı yerde de şehitler olamazdı. O nedenle şimdi buradan bulmaya çalışacağım isimlerini. Şöyle örgütler kuruldu. Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu. Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Türkiye Şehitleri Derneği, Kayseri Şehit Aileleri Derneği falan diye bu böyle devam ediyor. Şimdi burada yani dilin gücü aslına bakarsanız Kayseri Şehitleri Derneği dendiğinde biz artık o kadar her şeyi iyi anlayabiliyoruz ki biliyoruz ki Kürdistan'da oğulları ölen aileler, Kayserili aileler bir dernek kurmuşlar. Fakat Güneydoğu Şehitleri Derneği olamıyor bu. Dil
sonuçta buradan da anlaşılacağı üzere aslında yanlıdır. Ve biz her şeyi dille kuruyoruz, iktidarı da, medyayı da, haberimizi de. Dolayısıyla dil, yani savaşın olduğu yerde savaşa terörle mücadele edersek, o zaman barış talep etmek mümkün olamaz. Savaşanlara ki bugün halen söyleniyor, terörist dediğimiz zaman tabii ki terörle mücadele olur. Bugün gelinen noktada bunu düşündüğümüzde şöyle bir durum var. Devlet Bahçeli kurucu önder diye konuşuyor ama öte yandan isimlerini vermek istemiyorum. Yeniden üretmek istemiyorum hiçbir şey. O yüzden bu kısımlarda örneksiz ilerlemeye çalışacağım. Halen işte bir takım sıfatları ekleyerekten haberler yapılıyor ve bu haberler yapılırken de aslında çözümden yanalar, barıştan yanalarmış gibi oluyor. Bu aslında bugünkü kritik dönem için son derece büyük önem taşıyor. Şu anda pardon, 2002 yılında Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlalleri ve basının, medyanın üzerindeki baskıları gündemine getiren Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, dünyanın 38 ülkesindeki cumhurbaşkanları, başbakanlar, askeri yetkililer ve paramiliterler ifade özgürlüğünün önünde engelleyen paramiliterlerin resimlerini Paris'te çeşitli garlara, yere fotoğraflarını koydu. Bu fotoğraflarda Türkiye'ye düşen de Kıvrıkoğlu orada yer aldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı. Dönemin Genelkurmay Başkanı'nın o kocaman 200 metrekare falandı galiba, şimdi tam hatırlayamıyorum. Yani Parisliler sabah kalktıklarında işlerine giderken Kıvrıkoğlu'nun üstüne basa basa metrolarına bindiler. Bu böyle olunca da Ecevit'in açıklamaları var. Başbakan kendisi o sırada. Fransa'ya nota çektiler. Öyle diyorlar değil mi? Ve dedikleri şey şu: çok ayıp ettiniz. Sınır tanımayan gazeteciler için de dava açtılar. Bunu yapamazsınız diye. Ve bunun aslında Türkiye'ye dönüşü şu oldu. O sırada ben Sınır Tanımayan Gazeteciler temsilciliğinden yeni ayrılmıştım. Ama bunu herkes de o kadar bilmek zorunda değil. Benim yerime meslektaşım, çok sevgili meslektaşım Erol Önderoğlu gelmişti. Ve biz ikimiz inanılmaz bir linçle şey yaptık. Bizim sınır tanımayan gazetecileri nasıl yönettiğimiz, yönlendirdiğimiz üzerinden. Şimdi bugün bütün bu yaşadıklarımız aslında bugüne de bayağı ışık tutuyor. Ama ne tür farklılıklar var derseniz, öncelikle şunu söyleyeceğim. Aslında o zaman az önce de söylediğim gibi vurgulamak istiyorum bunu. Gazeteciler hakikaten illaki bir şey yapılabileceği görüşüyle mücadele ettiler. Bununla ilgili hapse giren arkadaşlarımız oldu, Kürt olmayanlardan. Fakat bugün gelinen noktada başka türlü bir medya var. Yani holdinglerin medyasından AKP'nin ve iktidarın medyasına geçmiş olduk. Tabii holdinglerin medyası iktidarla iç içeydi. Sermaye, iktidar el eleydiler ama bu artık sermayeden de o kadar mutlu olamama, ondan da ki TÜSİAD Başkanı'na ve yardımcısına, hani onlar da zaten sorgulandılar, dava açıldı haklarında. Böyle bir şey var ve şu andaki medyayı aslında iktidar medyası ve iktidar karşı medya olarak öncelikle ikiye ayırmak gerekiyor. Bu ikiye ayrılışta iktidar medyası kısmı son derece net, giderek de çoğalıyor. TMSF falan da giriyor işin içine. Ve bunun artık oranı %90 falan, bunları hesaplamak bile o kadar kolay değil. Ama bunun karşısındaki medya ile ilgili çok acayip sorunlarımız var. Yani orada çünkü şu anda Yeni Yaşam Dergi gazetesiyle Sözcü gazetesi aynı yerde.
Böyle olunca sadece iktidar karşıtlığı değil başka şeyler de devreye giriyor. Ne oluyor? Şu anda çözüm tartışılıyor. Süreç tartışılıyor ki bunu da adlandıramıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Yani adı konmamış bir şeye tartışıyoruz. Fakat işte komisyon çalışmaları var, başka gelişmeler var. Dolayısıyla artık bunlara çok fazla takmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Yani buralardan sorun çıkmasın diye düşünülüyor. Gazeteci olarak bunu söylüyorum. Şimdi geçmişte dediğim gibi gazeteciler var. Bugün gelinen noktada işte bu karşı medyada ki onun da büyükçe bir bölümü herhangi bir milli durum olduğunda tamamen onlar da değişiyorlar. Dolayısıyla geriye çok az bir medya kalıyor. Yani güç odaklarından bağımsız medya çok az. Bunun zaten yürütülmesi de çok az. Ama yanı sıra gazeteciler de umutsuzluk içinde, belirsizlik içinde ve giderekten nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar, istisnalar bir yana, artık yapılması gerektiği gibi haber yapmakta da o kadar hevesli değiller. Bir heves kırıklığı içinde ve bunun yani haberin mücadelesini vermek, haberle ilgili tartışmak yaratılan sansür ve otosansür ortamında o kadar da kolay bir şey olmuyor. O nedenle de kenara çekilmek, işsiz kalmak, hapse düşmek, yargılanmak pek çok şey var, alternatif var. Şimdi tam da burada özellikle televizyonlarda ana akım medyanın, AKP medyasının ve diğerlerinin büyük bir bölümünün aslında çözüm sürecinde pozitif sanki yayın yapıyormuşçasına sürekli bir kışkırtma, provoke etme durumunda oluyorlar. Bu konuda tabii ki başka gazetecilerle, yani bu söylediğim aslında şöyle anlamanızı rica ediyorum. Bu söylediğimden hiçbir gazeteci muaf değil. Yani sağında, solunda, özgürlükçü nasıl adlandıracaksak adlandıralım. Okuduğumuz bütün yayınlar için bu tür şeyler, niyetler söz konusu ve bunlara dikkat edilmeksizin haber yapılıyor. Ve aynı zamanda da habere olan ilgi, heves kırıldığı için, riskleri ve tehditleri çok fazla olduğu için gazeteciler yani sessiz kalmayı ya da problem yaratmayacak haberleri yapmaya devam ediyorlar. Ama televizyonlardaki bu kışkırtıcı ortam siyasileri de çok etkiliyor. Bu kışkırtmalara herkes bu tuzağa düşebiliyor. Bundan da kimse muaf değil. Düşüldüğü zaman da ve siyasiler de düşüyorlar. Bugünkü tartışmalarda bütün siyasi sözcüleri hepsini dahil ederek bunu söylemek istiyorum. Bu kırılgan ortamda dille ilgili ciddi bir özensizlik olduğunu iddia etmeye çalışıyorum şu anda. Ve bu özensizlik aslında medya açısından, yani medyanın özellikle televizyonlardan yaratılan bir kışkırtma havasının tezgahına düşülüyor. Bunun yapılmaması gerekiyor çünkü aslında her şeyin haber yazılmasında olduğu gibi siyasetçilerin açıklamaları ve birbirleriyle olan soru cevap polemik, yani nasıl diyeceksek, bütün bunları yapmanın yolları var ve bunu çok sakin bir dille de yapmak mümkün. Ama yükselen sesler, saldırgan beden dilleri, dilin başka türlü kurulması, bütün bunlar bu ortamı zedeliyor diye düşünüyorum. Ve bu konuda da her birimize çok görev düştüğünü düşünmeye de devam ediyorum. Evet. Ebru Hanım. Bitti mi? Peki. Ben neyse ikinci şeyde kalanlara devam edeyim. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tur daha döneceğiz ama ben öncesi bizimle şu an hani
davet ettiğimiz ama gelemeyen bazı misafirlerin, bazı yol arkadaşlarımızın video mesajları var. Onları yayınlayacağız. Ama ben sevgili Nadire konuşurken aklıma geldi ve buradan yani söylemeden geçmek istemiyorum. Özgür Basın'ın emekçilerinden Hüseyin Aykol, Hüseyin hocamız maalesef ki hastanede bir yaşam mücadelesi veriyor. Bu nedenle bugün aramızda değil ve bir an önce sağlığına kavuşması ve aramıza dönmesi dileğiyle ifade ediyoruz. Hüseyin Aykol cezaevlerinde bizim sesimizdi ve Özgür Basın'ın özgür basın geleneğin gelişmesinde yıllardır emek veren önemli bir emektarımızdı. Kendisine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz tekrardan. Teknik hazırlığımız tamamsa ben şimdi video mesajlarımızı vereceğiz. İsimlerini arkadaşlar hazırlık yapıncaya kadar video mesajların gönderen dostlarımızın isimlerini paylaşmak istiyorum. Gyosima Filibek, Avrupa Sosyalistleri Genel Sekreteri, Simon Daibus, İngiltere'den United Sendikası'nın dış ilişkiler sorumlusu, Brando Bonifel, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup üyesi ve Avustralyalı iki dost milletvekilimizin bu konferansımıza gönderdiği mesajlar var. Ses yok arkadaşlar. Dear friends of the DEM Party, thank you for convening this important gathering on peace and democracy. Bu barış ve demokrasi üzerindeki bu toplantıyı düzenlediğiniz için çok teşekkürler. Hareketimizin temeli bunlar. Bölgenin ve Türkiye'nin her yerinde toplumlarımız gerginlik, zorluklar ile karşı karşıya ve istekleri duyulmuyor. Ancak defalarca görüyoruz ki güvenlik ve temsiliyet arzusu evrensel. Barış, çatışmanın yokluğundan daha fazlasıdır. Adaletin, diyaloğun ve karşılıklı tanınırlığın olduğu bir yerdir. Demokrasi de bütün bunların çerçevesini sağlar. Belirsizlik zamanlarında kapsayıcı demokratik süreçler daha da hayati önem taşır. Kurumlara güven olduğunda, bir katılım olduğunda ve farklılıklar mesafe değil diyalogla ele alındığı zaman ülkeler daha güçlü hale gelir. Birkaç yıldır demokrasinin dünyanın her yerinde geriye düştüğünü görüyoruz. Bu da zaten büyümekte olan gerilimler ve istikrarsızlıkla yakından ilişkili. Türkiye'de de gördüğümüz gibi Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu gibi muhalefet liderlerini, diğerlerini de baskılıyor. Akademisyenler, sosyal medyadaki insanlar vesaire. Aynı zamanda Trump'ın gücü merkezileştirmesi ve güçler ayrılığını yok etmesini de görüyoruz. Macaristan'da Orban'ın fikir özgürlüğünü baskıladığını görüyoruz. Bu global bir trend. Demokratik yıpranma ve kutuplaşma birbirlerini besleyen şeyler. Yapıcı diyaloğu ve kapsayıcı yönetişimi daha da önemli hale getiriyor bunlar. Her düzeyde sivil toplumdan siyasetçilere, bölgenin her yerinde hepimiz bu trendi geriye çevirmek ve demokrasi ve barışı desteklemek için kilit bir rol oynuyoruz. İnsan hakları için sağlam durmalıyız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini elde etmeliyiz ve her toplumu konsantre gücün risklerinden koruyan mekanizmaları korumalıyız. Adalet, insanlık onuru olmadan demokrasi olamaz. Kapsayıcılık, ifade özgürlüğü ve hesap verilebilirlik olmadan da demokrasi olamaz. Bu Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'na selamlarımı gönderiyorum. Ben Simon Dubbings, United Union yani İngiltere'deki en büyük sendikalardan birisinde görev alıyorum. 1.2 milyon üyemiz var. Aynı zamanda İngiltere Ticaret Sendikası Öğrencinin Özgürlük Kampanyası'nın eş başkanıyım. Sizlere bu konferans için İngiltere'nin her yerinden dayanışmamızı iletiyorum. Orada olamadığım için özür diliyorum.
Çok talihsiz oldu. Burada olabilmeyi çok isterdim sizlerle ancak maalesef bunu yapmak şu an benim için imkansızdı diğer durumlarım olduğu için. Değerli meslektaşlar, İngiltere'de sendikacılık hareketinin uzun bir geçmişi var. Zulüm görmüş insanlarla dayanışmaya dayalı bir geçmiş. Genel sekreterlerimizden birisi Jones yıllar önce İspanya'da bir gönüllüydü ve ilk Franco'nun faşist rejimine karşı cumhuriyetçi güçlerle omuz omuza savaştı. Güney Afrika'daki kardeşlerimizle de dayanışma içerisindeyiz. Apartheid rejimiyle karşı mücadele ederlerken de öyleydik. Aynı zamanda İrlanda'daki barış sürecinde de kilit bir rol oynadık. Bunun yanı sıra Kolombiya'daki barış sürecini destekledik ve en yakını da Gazze'deki soykırıma ve İsrail apartheidine karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza durduk. Yani günün sonunda Kürtlerle ve Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki siyasi hareketlerle de dayanışma içerisindeyiz. IŞİD'in kötülüğüne son getiren ve bölgede barışa ve adalete yol açan bir yol arayışındayız. Dolayısıyla 2016'daki Öcalan'ı özgürleştirme kampanyasında da böyleydi. Biliyoruz ki hareketiniz bizimkiyle aynı değerleri paylaşıyor. Barış, demokrasi, kapsayıcılık, hoşgörü, kadın hakları, işçi hakları ve çevreye ve gezegene saygı. Biliyoruz ki hareketiniz bu hedefleri başarmak için en korkunç baskılara rağmen mücadelesine devam etti. Sayın Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını destekliyoruz. Çünkü bizim tarihimizden de anladığımız gibi barış yalnızca iki tarafta zulüm ve şiddetin işe yaramayacağını tanıdığı ve anladığı zaman işe yarar. Ancak böylelikle gerçek uzun süreli barışa yol açacak girişimlerde bulunulabilir. Geçtiğimiz 10 küsur yılda Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve Türkiye'deki durumla ve bölgedeki durumla ilgili çok fazla tartışma yürüttük. Çok fazla karar aldık. Hem benim sendikamda, diğer sendikalarda ve konfederasyonumuzda. Kendi dayanışma delegasyonumuzu da örgütledik ve Sayın Öcalan'ı İmralı Adası'nda ziyaret etmek için yapılan bütün girişimleri destekledik ve bu insanlık dışı tecrit koşullarının sonlandırılması için de elimizden geleni yaptık. Aynı zamanda bu kampanyayı uluslararası olarak genişletmek ve değişikliği getirmek için maksimum baskı uygulamak için de elimizden geleni yaptık. Bu geçtiğimiz yıllarda imkansız bir hayal gibi gözüküyordu. Dolayısıyla biz de bu yılın başında bu yeni gelişmeye başladığı zaman, bu yeni inisiyatif başladığı zaman şoka uğradık, şaşırdık. Ama hani şok ve şaşırmadan daha çok mutluyduk ve heyecanlıydık. Bu yeni fazın barış ve bölgede eşitlik için getirebileceği fırsatları düşününce. 27 Şubat'taki Öcalan'ın açıklamaları önemli bir mihenk taşı görevi gördü. Türkiye ve Orta Doğu'nun ileri gidebilmesi için önemli bir fırsatı temsil ediyordu. Bu özel kongreler, silahların bırakılması ve askerlerin geri çekilmesinin ardından ki kimse hiç şüphe duymamalı ki Sayın Öcalan'ın barış çağrısı ciddi ve samimidir ve atılan adımlar net ve gerçek adımlardır. Ancak ayrıca net bir şekilde görüyoruz ki bu net adımların da Türkiye Devleti'nin de net adımlarla yaklaşması gereken bir şeydir. Sayın Öcalan'ın koşulları bir nebze iyileşmiş olsa da kendisi hala herhangi bir ziyaret gerçekleştirebilecek özgürlüğe sahip değil. Hala seyahat etmesi gereken yerlere seyahat etme özgürlüğüne sahip değil. Ve hala herkesin ona ihtiyaç duyduğu rolü oynamak özgürlüğüne de sahip değil. Barış ve
hesaplaşma ancak bu rolü oynamasıyla olabilir. Aynı zamanda anlıyoruz ki gerekli olan kural ve anayasa değişiklikleri hala üzerinde ortak kanıya varılmış, kabul edilmiş şeyler değil. Ve aynı zamanda anlıyoruz ki ciddi bir zulüm ve askeri aktivite var ve bunların kesinlikle durdurulması gerekiyor. Aynı zamanda anlıyoruz ki hala internasyonel camianın herhangi bir barış sürecini desteklemek için rolünün de önünün kesildiğini görüyoruz. Bunun da değişmesi gerekiyor. O yüzden sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum sayın meslektaşlar. Sayın Öcalan'ın başlattığı adımları selamlıyoruz ve bu zorlu ilk hareketleri yapmak için gereken cesareti de selamlıyoruz. DEM Parti'nin sonsuz çabalarını ve diğer tüm politik aktörlerin çabalarını selamlıyoruz. Sizler sayesinde bu süreç buraya gelebildi. Türkiye ve bölgenin geri kalanı şu an kritik bir anda, bir dört yolda diyebiliriz. Bu dört yolun açıldığı bir yol, bu yol barışa ve hesaplaşmaya gidiyor. Diğer yol ise daha fazla kana, acıya ve sefalete yol açar. Dolayısıyla hepimizin, Türk devleti de dahil olmak üzere herkesin barışa giden yola devam etme kararı vermesi hayati önem taşıyor. Türk devletinin bu anı iki elle kucaklamasını, cesur olmasını, gereken adımları atmasını istiyoruz ve onlara bu çağrıyı yapıyoruz. Uluslararası camianın da sizlere bu yolculukta mümkün olduğunca yardım etmesinin önünü kesmemelerini istiyoruz. Bu yol boyunca size olan desteğimiz sağlamlığıyla devam edecek. Yanınızda olmaya ve dayanışma göstermeye devam edeceğiz ve hiç ara vermeden, durmadan Sayın Öcalan'ın mutlak ve kesin özgürlüğünün çağrısını yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki kişisel olarak da, fiziksel olarak da gelip sizi ziyaret edebileceğim ve hatta umuyorum ki İngiltere'den bir delegasyon getirip Türkiye'yi ziyaret edeceğiz ve hatta Sayın Öcalan'ı da İmralı Adası'nda ziyaret edebilmeyi umuyoruz. Umudumuzun söndürülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Umut hakkımıza sarılmaya devam edeceğiz ve sizleri bu yolculuğunuzda desteklemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlere kongreniz için en iyi dileklerimizi iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. My name is Brando Benifei. I'm a member of European Parliament. Avrupa Parlamentosu üyesiyim. Bu konferansa davet edilmek benim için büyük bir onur. Bütün meslektaşlarım sizler için, Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük mücadelesi için bu kongreye katılmak çok güzel. Ben Kobani davasında birkaç yıl önce uluslararası gözlemciydim ve biliyorum ki sizin mücadeleniz özgürlük ve demokrasi mücadelesi ve çok açık bir şekilde söylemek istiyorum ki Abdullah Öcalan'ın barış ve günümüzün durumu aşılması yönündeki çağrısını sonuna kadar destekliyorum ve özgürlüğünü talep etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçek barışa ve insan haklarına, çoğulculuğa, çeşitliliğe dayalı bir demokrasiye ulaşmak için bunun gerekli olduğunu inanıyorum. Türkiye ve bölgenin geri kalanı ve azınlıkların çıkarları için çalışmamız gerekiyor, Kürtler gibi. Dolayısıyla DEM Parti'ye bu konferans için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada çok çeşitli deneyimler ağırlıyorsunuz dünyanın her yerinden ama burada net söyleyeceğimiz şey tek. Demokrasi ve barış istiyoruz ve Türkiye'de bugünün durumunun aşılmasını istiyoruz ve Türkiye'nin özgür bir geleceği için mücadele edeceğiz. Sizlerle birlikteyiz, sizlerle mücadele ediyoruz bu özgürlük mücadelesinde. Çok teşekkür ediyorum. Mücadeleye birlikte devam edelim. Merhaba, ben Jamie Parker. Sydney, Avustralya'dan geliyorum. Eski milletvekiliyim, belediye başkanıyım ve mahalle konsey üyesiyim.
buradaki Avustralya'daki partimizden bugünkü bütün katılımcılara selamlarımızı iletmek istiyorum. Aynı zamanda bu etkinliğin önemini tanımak ve bu barış sürecinin önemini vurgulamak istiyorum. Avustralya çok uzak bir yerde olsa dahi sizin tartışmakta olduğunuz değerler buradaki herkesin canı yürekten hissettiği değerler. Şu an bu barış sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de tebrik etmek istiyorum. Kürt hareketindeki herkesi bu başarı için tebrik edip Türkiye'nin de Abdullah Öcalan'ın geleceğin barışçıl toplumunun bir parçası olabilmesi yönünde ilerlemesini istiyorum. Ve Abdullah Öcalan'da da gördüğümüz gibi avukatlarla konuşabilme, Kürt hareketindeki insanlarla konuşabilme hakkı, Abdullah Öcalan gibi önemli bir oyuncunun böyle bir sürece tamamen katılabilerek sürecin olumlu sonuçlanabileceğini sağlamasından emin olmak için önemli. Milletvekillerimiz, parlamento üyelerimiz ve belediye başkanlarımız herkes olarak bu barış sürecini çok yakından izliyoruz ve her birinize gelecek için en iyi dileklerimizi iletiyoruz ve dayanışma selamlarımızı paylaşıyoruz. Ben Garigland'dayım, ilk uluslar topraklarındayım, Sydney, Avustralya'da. Ve Dem Parti'nin, yani Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin toplanıp Türkiye'deki bir barış hareketinden böyle konuşuyor olması çok önemli. Eşitlik ilkesi üzerinde bunun yapıldığını görmek çok değerli ve bu barış süreci başarılı olduğu takdirde hem bölgede hem dünyada büyük etkilere yol açacaktır. Yakın zamanda Demokratik Özel Suriye yönetimini ziyaret ettim ve buradaki temsilcilerle olan konuşmalarımdan biliyorum ki kendileri de Türkiye'deki barış sürecini takip ediyor. Sizin yaptıklarınızı takip ediyor. Bu Türkiye'de barış, otonom bölgedeki, özel bölgedeki barış içinde kritik önem taşıyor. Biliyorum ki Türkiye'de de devam etmekte olan demokrasi mücadeleleri var. Temel özgürlükler için mücadeleler sürüyor. Ben yıllardır Kürt Avustralyalı topluluğuyla beraber çalışıyorum ve bir siyasi mahkum olan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrı yapıyorum. Duyulma hakkı, kaderini tayin hakkı Kürt halkı için ve bu barış sürecini uzaktan izliyorum ve Sayın Dem Parti belediye başkanlarının serbest bırakılması ve demokrasinin yeniden tesis edilmesi ve siyasi haklar çağrısını görüyorum ve bu hareketi güçlendiren bir şey. Aynı zamanda toplumun geri kalanına bakıyoruz Türkiye'de ve nerede barışı bulabileceğimize, nerede ortak zemin bulabileceğimize bakıyoruz. Dem Parti temsilcilerinizin ikisini ağırlamaktan mutluluk duydum. Ebru Güney ve Serhat Bey ve Canberra, Avustralya'da mecliste ve direkt onlardan barış süreciyle ilgili bir şeyler dinleme şansı edindik. Ne kadar çok böyle bağımız olursa ekolojik, sosyalizme inanan partiler arasında ne kadar çok ilişki kurarsak kolektif eylemliliğin geleceğinde hem ekolojik sürdürülebilirlik hem de toplumsal adalet için daha güçlü bir mücadele verebileceğiz. Umuyorum ki konferansınız sizi güçlendirir. Umuyorum ki barışa giden yolu biraz olsun kolaylaştırır ve partimden sizlere selamlar. Artık son tur diyelim. Böyle her birinize yine konuşma sırasıyla 3'er dakikalık son sözleri söylemek için, son eklemelerinizi yapmak için süre veriyorum. Hocam sizden başlıyoruz. Evet, çok teşekkürler. Yaklaşık galiba 2 saattir konuşuyoruz. Dinleyiciler için de bayağı bir yoğun olmuştur, yüklenmiştir. Mümkün olduğu kadar kısa söyleyeceğim. En başta anayasallık açısından tarihsel bir anda olduğumuzu söylemiştim. Gerçekten Suriye üzerinden kurulacak bir Orta Doğu denklemi Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı da etkileyecek, giderek genişleyen bir anayasallık sürecini beraberinde getirdi. Yeni yurttaşlık tartışmalarını beraberinde getirdi. Türkiye açısından bunu çok alıştığımız bir tartışma gibi görebiliriz. Türkiye her 3 günde bir
anayasa yapmaya hazırlanır. Bir anayasa bir Türk sporudur anayasa değiştirmek. Çok alıştığımız bir Türk folklorudur. Fakat şu an çok farklı bir anayasallık döneminde bulunuyoruz. Şu an Suriye yeni bir anayasallık, yeni bir yurttaşlık tartışması yürütüyor ve son derece yakıcı bir tartışma. Siyasi güçlerin her an karşılıklı müzakereler içerisinde girdiği bir süreç. Türkiye buna bağlı olarak kendini yeniden inşa etme eğilimi içerisine girdi. Daha doğrusu bu teklifi karşılıklı siyasal güçler birbirlerine yapmaya başladılar. Fakat bu nereye gidecek bilmiyoruz. Fakat Suriye'de olacak bir anayasa ve yurttaşlık tartışmasının Türkiye'de de gerçek karşılığını bulması için elimizden geleni yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu süreci güçlü biçimde desteklemek gerektiği kanaatindeyim. Şimdi dünyada egemenlik tartışmasında iki ana eğilim var. Bunlardan bir tanesi egemenliği egemene tevdi etmek, egemenin kararlarına emanet etme eğilimi. Diğeri de egemenliği anayasal ilkelere, yurttaşlık ilkelerine, hukuksal ve siyasal haklara emanet etme eğilimi. Türkiye maalesef, Türkiye'nin anayasallık anlayışı toplumu şiddetle terbiye etme geleneği üzerine kurulu. Son 200 yıl içerisindeki büyük katliamların hepsine bakarsanız tümü kendine ait bir anayasallığın işaretleridir. Toplum şiddet nedeniyle kendi anayasallığını sadece şiddet, korku ve tehdit üzerinden inşa etmiştir. Bundan çıkıp gerçek anlamda hakların bizi birleştirebileceği yepyeni bir sürece girmekten başka çaremiz yok. Aksi halde bu şiddet dili sadece Kürtleri ve Alevileri öldürmekle, onları yok etmekle, onlara şiddet uygulamakla bitecek bir şey değil. Türklerin kendi içine de dönen bir şey. Kendi başbakanınıza asarsınız, şiddet dil olmaya başlarsa. Kendi genel başkanınıza, eski genel başkanınızı Ankara'da kurşunlamaya başlarsınız. Bu şiddet dilinden kurtulmanın yolu Kürtleri de, Alevileri de muhatap olarak alıp, gerçek muhatap olarak alıp sadece soyut anayasallık, soyut hak vaadi değil, özgürlük vaadi değil, gerçek kullanılabilir eşit yurttaşlığı bütün toplumsal ekonomik sonuçlarıyla tamamı erdirmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Muhammed Refat ekleyecek bir şey yapmak istemiyorum. Sevgili Norman, ikinci tur olarak konuşmak, yani ekleyeceğim bir şey varsa diye sözü veriyorum sana. Mikrofonu verebilirim. Yeah. I only have to add what I said at this moment again. Şey var, yine dediğim gibi içinde bulunduğumuz anda yani Almanya gibi ülkelerden gelip size tavsiye vermek bize düşmüyor. Yani Kürt halkının nasıl özgürleşeceği konusunda size nasihat vermek bize düşmez. Bu sizin işiniz. Bizim işimiz bunu Almanya'da yapmak. Almanya'da üzerimize düşeni yapmak, hükümetimize baskı uygulayarak onların Türkiye devleti üzerine baskı uygulamasını ve böylelikle Kürt halkının özgürlüğünün desteklenmesi olacaktır. Yani Kürt halkı gibi bir halkın özgürlüğü ve ülkedeki diğer tüm vatandaşlarla eşit haklara sahip olmaları hayati önem taşıyor. Bizim görevimiz de bunun için Almanya'da mücadele vermek. Biz de bunu yerine getireceğiz ve sizin mücadelenizi böyle destekleyeceğiz. Bizim ne yapabileceğimizin tavsiyesini de bize siz vereceksiniz. Aksi takdirde biz PKK'nın legalizasyonu için mücadele ediyoruz. Yani verebileceğim mesaj bu. Teşekkürler. Sevgili Nadia, söz sende. Evet, bir şey yarım kalan yerleri tamamlamak istiyorum. Peki bu ortamda ne yapılabilir ve ne yapılmalıdır?
Bizim Biyanet'te özellikle başını çektiğimiz ve yaygınlaştırmaya çalıştığımız barış gazeteciliği, barış haberciliği perspektifi burada çok önemli bir rehber olarak yer alıyor diye söyleyeceğim. Barış haberciliğinde yani savaşın özellikle pardon barış haberciliği sadece savaş haberciliğinin karşıtı olan bir habercilik anlayışı değil. Aslında çoklu çatışma ortamlarının bu ev içi şiddetten, erkek şiddetinden de başlayarak pek çok haberde gazetecinin önünde rehber olarak duruyor. Savaş durumunda ise, çatışma durumlarında ise gazeteci süreç odaklı bütün diğer şeylerde olduğu gibi süreç odaklı bakmak durumunda. Sonuç odaklı bakıldığında savaşın da aktarımı 3 kişi öldü, 5 kişi öldü, işte hapse girdi, bomba patladı tarzında gelişiyor. Oysa biz bugün gelinen süreçle ilgili olaraktan konuşacak olursak sürecin geldiği noktada peki bunca yıldır neler oldu? Aslında sürece yapacak, anlaşılır kılacak, barış talebinin anlaşılırlığını anlatacak bir yerden katılmak gerekiyor. Habercinin görevlerinden bir tanesi bu. Burada yani son 40 yılda neler yaşandığı ki komisyon ben bu anlamda anlamlı buluyorum. Büyük ölçüde okudum ve orada anlatılanlar kapsamaya çalıştı. Yaşananların bir bölümünü, bütününü yapmak mümkün değil. Ama barış haberciliği perspektifiyle baktığımız zaman biz özellikle gündelik hayatımızda şeffaflığın, güvenirliğin, işte kandırılmanın ya da inanmamanın tartışıldığı ortamda bunların aslında sorunlar neler, İnsanlar neler düşünüyorlar, şeffaflıktan ne anlıyoruz? Bütün bunların açıklığa kavuşması gerekiyor. Ve bu da gazetecinin görevleri arasında aynı zamanda da siyasetçilerin tabii ki. Ve barış gazeteciliği dediğim gibi bunda bir rehber olaraktan yer alıyor. Ve kadınlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. İspanya İç Savaşı'nda Marta Gellhorn çok önemli bir kadın gazeteciydi. Uzun yıllarda yaşadığı ve çok önemli eserleri var. Savaş muhabirlerinin çalışmaları hakkında. İspanya İç Savaşı'na gittiğinde o sıra Hemingway ile sevgili durumundalar, daha evlenmemişler. Fakat çok sayıda oradaki gazeteciler şunu yapıyorlar, Marta'yı yalnız bırakıyorlar ve cepheye gidiyorlar. Çünkü cephe savaşlarında gazeteciler, bunun en şeyinde Vietnam Savaşı'nda gördük. Gazeteciler işte cepheden gidip askerlerle birlikte izliyorlar. Marta'yı almadıkları için, çünkü sen kadınsın diye almadıkları için ona düşen ve onun gibi olan gibi kadın gazetecilere düşen şey şu oluyor. Peki cephenin gerisinde neler yaşanıyor? Dolayısıyla bugün aslında savaşı sadece ölenler, hapsedilenler, hala hapiste bulunanlar değil, yanı sıra aslında bütün bir toplumu, Kürtleri, Kürt olmayanları, herkesi nasıl etkiledi? Bugünlere nasıl geldik? Bütün bunları anlatmak için gazetecilerin önünde çok fazla konu var. Ve yapılan tartışmalara böyle bir yerden karışmak ve siyasetçilerin de aslında yine aynı şekilde buradan hikayelerini kurmaları beklenir diye düşünüyorum. Çünkü aslında barış çok büyük bir hikaye ve bu büyük hikaye sadece barış demekle olmuyor. Yani tek sözcüğe mahkum olamayız. Onun içinin doldurulması gerekiyor. Burada da gazetecilerin ve siyasetçilerin hayati bir önemi var ve bu görevi de sorumluluğu da üstlenmek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biraz uzun bir oturum oldu ama gerçekten verimli ve önemli tartışmalardı. Sonuçta barışı inşa ederken anayasadan bağımsız değerlendiremeyiz. Barışı inşa ederken hakikatin sözü gazeteciliğin dilinden asla en önemli yerlerden bir tanesi. Elbette ki uluslararası dayanışma ve yerel demokrasi bu işin tarihsel background'ı elbette ki bizler açısından da önemli. Tabii
atılabilse ve Sayın Öcalan'ın doğrudan toplumla konuşabilmesinin imkanları yaratılabilse, o zaman eminim ki Türkiye'de kaygılı ve öfkeli herkes için tatmin edici cevaplar da ortaya çıkacaktır. Gereksiz spekülasyonlara da zemin sunulmamış olacaktır. Orta Doğu'nun onlarca yıldır bir savaş merkezine çevrildiği, halkların birbirine düşman edildiği, halkların ortak yaşam iradesinin parçalandığı bir dönemde demokratik çözüm ve barışçıl diyalog arayışı hepimiz için çok kıymetlidir. Silahlardan, baskılardan, korkulardan beslenen düzenin karşısına sözü, iradeyi, müzakereyi ve halkların kardeşliğini koymanın zamanı çoktan gelmiştir, geçmektedir. Türkiye'de artık inkarlarla, ötekileştirilmeyle veya ayrımcı politikalarla değil, demokrasiyle, hukukla ve toplumsal barışla ortak yaşam iradesinin en güçlü şekilde yaşatıldığı yer olarak anılması gerekmektedir. Bunun yolu ise gerçeklerle cesurca yüzleşmekten, geçmişin acılarını unutmadan ama bu travmalara teslim de olmadan halkların ortak geleceğini birlikte kurma iradesini göstermekten geçer. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hepimiz için barış mümkündür, demokrasi mümkündür, birlikte eşit ve özgür bir yaşam mümkündür. Unutmayın ki bu bir parçalanma, bölünme süreci değil. Zaten paramparça olmuş halkların onurlu birliğini sağlayacak tarihi bir süreçtir. Buna inanmaktan hiç vazgeçmeyelim, bunun için mücadele edelim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konferansta emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi. Şimdi sözü sevgili Eren Keskin'e bakıyorum. Moderasyonda söz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugün konferansımızın 2. günü. Bizim konu başlığımız özgürlük, barış ve gelecek perspektifleri. Konuşmacılarımıza söz vermeden önce geleceği kurabilmek için geçmişi de biraz hatırlamamız gerekiyor. Bunu belirterek kısaca başlamak istiyorum. Barış özellikle Kürt halkı için çok büyülü bir sözcük. Bizler insan hakları savunucuları olarak tabii ki 100 yıla öncesine dayanan bu büyük meselenin, bu uluslararası Kürdistan meselesinin kendi coğrafyamızdaki yaşanan boyutunu çok yakından yaşamış insanlarız. Bugün filmlerde görseniz bu kadarı olmaz diyebileceğiniz acılara tanıklık ettik. Yerlerde sürüklenen ölü bedenler, uzuvları kesilmiş cenazeler, girdiğimiz otopsiler, kaybettiğimiz büyüklerimiz, arkadaşlarımız, gözaltında kayıplar, o kadar çok büyük acı var ki. Ama bütün bunlara rağmen Kürt halkının bu kadar acıya rağmen barışı bu kadar içini doldurarak bu kadar büyülü bir sözcük haline getirmesi bence çok heyecanlı. Bu coğrafyaya heyecan vermesi gerekiyor. Ama bu coğrafya yeterli derecede heyecanlanmıyor. Bence sorun burada. Çünkü bu coğrafyada kendilerini iktidar, muhalefet, sağcı, solcu, liberal, istisnaları ayırarak söylüyorum tabii ki, olarak tanımlayanların çoğu aynı iddiatçı kaynaktan besleniyor. Aynı Türk ve Sünni Müslüman resmi kimliğini kabul etmiş, resmi ideoloji kabul etmiş, soykırımları tartışmaktan kaçınan, büyük acıları tartışmaktan kaçınan bir insan kitlesi var. Sadece devlet değil, toplumla böyle ne yazık ki. Bu coğrafyada bir %20 var, biatsız bir %20. İçinde Kürt hareketi var, kadın hareketi var, LGBT artı hareketi var, bazı sosyalist hareketler var ve bir kısım sendika hareketi var. Bir kısım diyorum. Çünkü eğer bugün coğrafyada başarabilirsek gerçekten bu barışı, en çok o bugün sesi çok çıkmayan işçi sınıfı kazanacak aslında. En çok onlar kazanacaklar. Yeterince el veriliyor mu bu sürece? Bunun tartışmasını da bence yapmak gerekiyor. O nedenle bu konferans son derece önemli. Biz kendi üzerimize düşeni ne kadar yapabiliyoruz? Barışı toplumsallaştırmak adına biz ne yapıyoruz? Bunu konuşmak gerekiyor. Bu çok önemli. Bence bu sürecin
en önemli yanlarından biri, kişisel olarak büyük bir duygumdur bu, Kürtlerin kendi iç barış ve birlikleridir. Bu sürecin buna da hizmet edeceğine olan inancım nedeniyle çok destekliyorum. Şimdi konuşmacılarımıza söz vereceğim. Ne mutlu ki 3 kadın olarak daha fazlayız erkeklerden şu anda. İlk sözü benim de aslında ilk defa burada tanıştık ama çok iyi bildiğim ve sevdiğim Narin Nadirova'ya vereceğim. Eski Sovyet Kürtleri ve sınırların anlamsızlığı üzerine konuşacak. Buyurun. Dembaş havalın mevanen heja beri her tişti ama da Böyle bir toplantının hazırlanması çok önemlidir, değerlidir bizim için. Biz Kürtler için önemli bir ihtiyaçtı. Bizim demokrasiye ihtiyacımız var. Bundan dolayı da emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Bildiğiniz gibi ben eski Sovyet Kürtlerindenim. Kırgızistan'dan dünyaya gelmişim. Ama Serhat'tan oraya gitmişiz. Atalarımız Serhat'tan dünyaya gelmişler, büyümüşler. 100 yıl önce Şeyh Said hareketi esnasında sınırlar çekilmiş ve biz sınırın öbür tarafında kalmışız. Aras Nehri o zaman sınırdı. Onu geçip Kafkasya tarafına geçiyor atalarımız. Sürgünlük çok kötü bir durumdur. Birçok zorluğu var, acısı var. Doğrudur, aramızda sınırlar vardı o zaman. Fiziki sınırlar. Ama gönlümüz sürekli bu taraftaydı. Atalarımızın topraklarının arasının öbür tarafındaydı. 1937 yılına kadar da o şekilleri 37'den sonra birçok Kafkasya Kürtleri Stalin'in fermanıyla sürgün edildi Orta Asya'ya doğru. O dönemde bizim büyüklerimizin bize anlattıkları bir gecede hepsini trenlere bindirip neyiniz varsa sadece 24 saat neyiniz varsa hazırlanacaksınız, yarın sabah yola çıkacaksınız denildi onlara. O insanlar ama hazırlıklarını yapıp o şekilde sürgüne gönderiliyorlar Orta Asya çöllerine. Bunlardan birisi de babam Nadir oldu. Nahçıvan tarafından 50 yaşında sürgün edilmişti. Yine 44'te Ahıska bölgesinde Gürcistan'dan Kürtler sürgün edilmişti Stalin emriyle. Sadece Kürtler değil o dönemde başka halklar da onlarla birlikte sürgün ediliyor. Sınır tarafı üzerindeki toplulukları tehlike olarak görüp o şekilde Orta Asya'ya sürüyorlar. Orada çekilen zorluklar yani Orta Asya'ya geçmeden önce Ermenistan'dan, Yerivan'daki durumdan bahsetmek istiyorum. Ermenistan'da yaşayanlar Kürt yani Sovyet döneminde Kafkas Kürtlerinin merkezi durumundadır orası. Aynı zamanda daha sonra dünyadaki Kürtlerin merkezine gibi bir şey oluyorlar.
Çünkü gazeteler yayınlanıyor, radyo yayını başlıyor. Ya burada Erivan Radyosu'nu bilmeyen kimse yok. Yani Erivan bir anlamda Kürt kültürünün merkezi haline geliyor. 90'lı yıllara kadar bu şekilde zaten devam ediyor. Ve o yıllarda Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte yeni bir sürgün dalgası başlıyor. O zorluklar, birçok hikayeler var ailelerin hayatıyla ilgili. Beni bağışlayın. Okumayacağım, sadece aklımda kalanları söyleyeceğim. Ben Ermenistan'da doğmuşum ama 30 yıldır Kazakistan'da yaşıyorum. Yüz halk Kazakistan'da nasıl birlikte yaşayabiliyor onu örnek vermek istiyorum. Birçok arkadaş soruyor, yani sen bir Kürt olarak Kazakistan'da yaşıyorum soruyor. Kazakistan'da 91'de bağımsız olunca Nur Sultan'ın bir emri vardı. Sürgün olarak oraya gelen halklar, milletler, orada yaşayanlar, herkes kendi ulusal kimliğini yaşamak hakkına sahipti. Yani o şekilde kendi haklarını savunabilsinler. 30 yıldan fazladır Kazakistan Halklar Asamblesi var ve kendi işlerini yapıyor. Kürtlerin kimliği tanınıyor orada. Ya ben bu hiç problem olduğunu görmedim Kazakistan'da bu durumun. Bundan dolayı bunlar çok önemlidir. Özellikle acı çekmiş Kürtler, Serhat bölgesinden sürgün gidenler sürekli ülke hasreti çekiyorlar, yaşıyorlar. Yani birçok insan o hasretle mezara gitti. Gelemediler, ülkelerine dönemediler, topraklarına. Ya küçük bir şey de söylemek istiyorum bu konferans aracılığıyla. Yani Türkiye'de Ahıska Türklerinin hakları tanınıyor. Onlara kimlik de veriliyor. Ama Kürtler neden o kimliği alamıyor? Bunu sormak istiyorum. Yani ki burada Serhat'tan, bu bölgeden sürülmüşler. Kendi atalarının topraklarına dönemiyorlar. Niye oraya dönüp o kimliği alamıyorlar? Benim söyleyeceklerim bunlardır. Teşekkür ediyorum. Umarım bu platform bu demokrasi ve barış sürecinin sonuca ulaşmasını diliyor. Umudumuz büyüktür. Bütün arkadaşlar için başarılar diliyorum, bu işi yapanlar. Başarılar ve mutluluklar diliyorum bütün arkadaşlara. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Şimdi sözü Marksist sosyolog ve avukat John Holloway'e veriyorum. Buyurun.
Hello. Herkese merhaba. It's a joy to be here. Burada olmak gerçekten büyük bir keyif. Very, very much. Çok çok teşekkürler sevgili organizatörlere bu konferansı düzenledikleri için. Ben belki buradaki herkesten daha ileri giderek şunu söylemek istiyorum. Ben buraya sizinle birlikte olmak için 11.000 kilometre yol kat ederek geldim. Meksika'dan geldim. Peki neden? Neden bu kadar uzaktan geldim? Çok uzaktan geldim. Çünkü buraya karanlıkta parlayan bir ışık çekti beni. Bu o kadar parlak ve güçlü yansıyan bir ışıktı ki 11.000 kilometre öteden görünüyordu. Öcalan'ın ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin ışığı. A light shining in the dark of the world. Dünyanın karanlığında ve karanlığa karşı parlayan bir ışık. O kadar zalim bir dünya ki Türk devleti bir adamı tecritte 20 yıldan fazladır tutuyor. Sadece kendisini, hayatını mücadeleye, özgürlük mücadelesine adadığı için tecritte tutuyor. Türkiye devleti Öcalan hapis tutulduğu sürece her gün aslında kendine uluslararası bir ayıp işlediğini söylemem gerekiyor. Yani bu dünya öyle zalim bir dünya ki İsrail devletinin yanında İsrail devleti her gün sürekli öldürürken çocukları, kadınları ve adamları Gazze'de öldürürken bu kadar zalim bir dünya olabiliyor. Bu dünya paranın yönettiği bir dünya. Hayatın her noktası parayı yaygınlatmak, genişletmek için, kar elde etmek için yönetiliyor hayatın her alanı. Ve bu dünya aslında kendi kendini yok ediyor. Ve bu dünyada biz insanlar aslında kendi varlığımızı çok aslında gerçek ve acil bir tehlike altında sürekli kendi neslimizi tüketmeye doğru gittiğimiz bir dünya. Öyle bir dünya ki bu aslında oldukça zalim bir dünya. Bu dünya gerçekten çok karanlık bir dünya. Karanlık bir yer. Bu yüzden benim için karanlıkta parlayan ışıkları görmek çok önemli ve zıt yönde giden hareketlerin içinde bu paranın zalim düzen içerisinde tersi yöne giden, zıt yöne giden hareketlerin ışığını görmek çok önemli. Bu yüzden benim için şu an gökyüzünde iki büyük ışık var. Bir tanesi Kürt Özgürlük Hareketi, diğeri de Meksika'daki Zapatista hareketi. Ama daha yakından baktığımızda görüyoruz ki aynı yönde giden belki de milyonlarca grup ya da binlerce grup var. Hepimiz karanlıkta bir ışık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimiz bu dünyayı geri almaya çabalıyoruz. Dünyamızı, bizim dünyamızı
bu katil para düzeninden geri kazanmaya çalışıyoruz çok da geç olmadan. Artık neslimiz tükenmeden önce bunu yapmamız gerekiyor. İşte bu yüzden Kürt hareketi ve Zapatista hareketi bizim için çok önemli. Ne Kürt ne de yerli halklara ait olmayanlar olarak yine de bizim için önemli. Çünkü onların gücü ve onların fikirleri paranın düzenine karşı kavgada bize cesaret veriyor. Tabii ki bu hareketlerin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Her hareketin kendi çelişkileri vardır ya da iç gerilimleri vardır. Ancak her birinin bu hareketlerin, bu ışığın içerisinde 5 ayrı nitelik vardır. Bu hareketler antikapitalisttir, devlet karşıtıdır, antipatriarkaldir, ekolojik yıkıma karşıdır ve milliyetçilik karşıtıdır. Öncelikle antikapitalist olanlar, yani sermayenin düzenine karşı olanlar, çoğunlukla kendilerini bu paranın düzenine karşı ifade etmeye çalışırlar. Sermaye aslında bizim sosyal ilişkilerimizin metaların değiş tokuşu üzerinden tanımladığı bir sosyal tutarlılıktır. Dolayısıyla bu noktada para üzerinden dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun sömürülmesine dayanan bir sosyal form yaratır. Para üzerinden sermaye. Ve biliyoruz ki hepimiz bu aslında bu bir arada tutma, bu sosyal bir arada tutma durumu aslında çok şiddetli bir dinamik yaratır ve bu da bizi yok etmeye götürür. Bu yüzden bu yok etme dinamiğinin üstesinden gelmenin tek yolu sermayeye karşı farklı bir yeni sosyal form geliştirmek, farklı bir şekilde bir araya gelmenin yolunu bulmak, komünel bir şekilde bir araya gelmenin yolunu bulmaktır. Hem Kürt hareketi hem de Zapatistalar komünleşmeyi kendi pratiklerinde yüksek düzeyde geliştirmişlerdir. Bu hareketlerin ikinci özelliği de, bu ışığın ikinci özelliği de devlet karşıtı olmalarıdır. Yani aslında bir örgüt biçimi olarak devlet hiçbir zaman bize ait olamaz. Komünün tersine devlet halkı kararları seçilmiş bir dizi kişinin takdirine bırakarak dışarıda tutar. Sadece sermayenin birikimine bağlıdır. Sadece sistemin yeniden üretimine bağlıdır. Bizi yeniden tüketen bu sistemin üretimine bağlıdır. Bu yüzden dolayısıyla devlet, yani herhangi bir devlet en geniş biçimde ırkçıdır. Çünkü sadece vatandaşları arasında ayrımcılık yaratmaya dayalıdır. Ne kadar kötü muamele ederse etsin, dünyanın geri kalanından onları ayırt etmeye çalışır ve onları bir grubun başka bir grubu öldürebileceği üzerinden devam eder. Bu şiddet bakımından gündelik şiddetin üretilmesi ve kitlesel katledilmelerin daha da basit bir biçimde görülmesi üzerindedir. Ve genel olarak aslında devlet bir şiddet örgütlenmesidir ancak komün değildir. Devlet anlatır,
emir verir. Ama komün bir tartışma, uzlaşma ve belli bir çıkarımda birleşme yeridir. Devlet bir örgüt biçimi olarak savaşlara yol açar. Komün ise barışa yol açar. Yani anlamlı bir barışa yol açar. Anlamlı barış sosyal dönüşümle mümkündür. Üçüncüsü, bu ışıklar antipatriarkaldir. Yani Öcalan kadının köleliğinin dünyadaki en eski kölelik olduğunu söylerken haklıydı. Hem Kürt Özgürlük Hareketi hem de Zapatistalar toplumda kadınların rolünün dönüşümünü kendi mücadelelerinin merkezine aldılar ve bunsuz özgürlük olamayacağını söylediler. Ve bu şu demek: birlikte yaşamamızın ve birbirimizle ilişki kurmamızda çok radikal bir dönüşüm gerekiyor demek. Aynı zamanda halkların, kişilerin saygınlığının karşılıklı tanınması anlamına geliyor. Dördüncüsü, bu ışıklar ekolojik yıkıma karşıdır. Çünkü kapitalizm tamamen ekokırımcıdır ve tüm yaşam biçimlerinin tüketilmesi ve sömürülmesine dayalıdır ve doğanın sömürülmesine dayalıdır. Bizim refahımız ve yaşam biçimimiz için en gerekli olan doğanın sömürülmesine dayalısıdır. Dolayısıyla bu noktada bizler de doğayla uyumlu bir ilişki kurmak ve doğayla ilişkimizi yeniden kurmak zorundayız. Ve beşincisi, milliyetçilik karşıtı olmaları. Bu önemli çünkü milliyetçilik gündelik kapitalist baskının en şiddetli biçimidir ve kişilerin daha iyi bir dünya için mücadelesini kırmak için kullanılan güçtür. Hem Zapatistalar hem de Kürt Özgürlük Hareketi kendi milliyetçilik karşıtı konumlarını iddia ettiler. Zapatistalar halen kendilerini Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu olarak tanımlıyorlar. Ancak ulusal kurtuluş fikrini çok uzun zaman önce terk ettiler. Ve şunu dediler: İnsanlık için mücadele küreseldir. İnsanlık için mücadele her yerde, her zaman yapılmalıdır. Ve Öcalan da oldukça güzel bir şekilde, gerçekten iyi bir şekilde özgürlük sosyolojisinde bu reddiyeyi söyler. Herhangi bir biçimde kimlikçi politikaların terk edilmesi gerektiğini söyler. Şöyle der: gerçek anlamda bir özgürlük aynı zamanda biz ve başkaları arasındaki transandantal varoluştur. So this for me, bu benim için bu karanlık zamanlardaki gökyüzündeki ışık. Beni buraya getiren şey buydu. 11.000 kilometreden fazla yol geldim. But what have I found? Ne buldum peki? I have found very nice people, Harika insanlar. of course, Tabii ki. but yesterday, Dün with the notable exception of the letter from Öcalan, Öcalan'dan gelen mektup istisna olarak anti-capitalism, antikapitalizmden, devlet karşıtlığından ve ataerkiden, anti-ekokırımdan ve anti-milliyetçilikten hiç bahsedilmedi. Yani adı geçti bunların ama çok az. respect
Of course I respect Ve tabii ki Katalan, Bask ve İrlanda hareketlerine saygı duyuyorum ve hatta in the transformation of the terrible violence of apartheid. Apartheid şiddetinin korkunçluğuna karşı değişime olan ilgiyi de hissediyorum. Güney Afrika'nın dönüşümü, üzgünüm ki en şiddet dolu, en eşitsiz ve en yolsuz ülkelerden birine dönüşmüştü. So I can respect that. I can see Buna saygı duyabilirim. Neden onlarla konuşmak, onlardan ders çıkarmak, bir şeyler öğrenmek istediğinizi anlarım. Ancak bunlar Meksika'da yaşayan ben için hareket değiller. Yani radikal toplumsal değişime gidecek hareketler bunlar değil. Dünyadaki halkları, insanları heyecanlandıran fikirler. Bunlar Kürt hareketinin yaptığı gibi. Dün herkes barıştan bahsetti. Ama daha çok hukuki bir düzenleme olarak bu söylendi. Toplumsal dönüşüm hareketi bağlamında değil. so that leaves me with two possibilities. Bu da önümüzde iki olasılık bırakıyor. Birisi Go home, go back to Mexico. eve dönüp Meksika'ya gidip Nice people. ay ne kadar süper insanlarla tanıştım, çok güzeldi demek ama bir hataydı demek. Ama bu görmeyi beklediğim ışık değildi. Hadi okuma grubumuzu ve Öcalan'ı terk edelim. Planımızı terk edelim. Birlikte öğretme ve öğrenme planımızı terk edelim. Ve devlete karşı Kürtleri ve ayrılıkçıları. Bu bir olasılık. Ama ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Çünkü okuduklarım ve duyduklarım, Rojava ile ilgili okuduklarım, duyduklarım, Öcalan'la ilgili okuduklarım, duyduklarım, benim Kürt Sosyal Bilimler Akademisi'ne olan dahiliyetim Eindhoven, Hollanda'daki. Bütün bunlar bana zaten bunu yapma gibi bir seçenek bırakmıyor. This great light is still there. Bu ışık hala orada. And the other possibility. Diğer olasılık ise, yani bir olasılık aman hataydı, aman yoruldum, neyse demek. Diğer olasılık ise To reveal my true identity. gerçek kimliğimi ortaya çıkarmak. My true identity. Benim gerçek kimliğim, I am not. You probably think I'm a professor. yani ben düşündüğünüz kişi değilim. Profesör olduğumu düşünüyorsunuz muhtemelen ama aslında hayır, ben bir vaftiz annesiyim. Understood this when they invited. Ya da sihirli bir penin yani. And when you are invited to a conference, Ve bu şekilde bir konferansa davet edildiğiniz zaman make a wish. bir hareket için bir dilek dileme, temennide bulunma sorumluluğunuz oluyor. Ve benim temennim şu: In all the difficult tüm bu zorlu, detaylı ve önemli müzakerelerinizde Türkiye devletiyle yaptığınız, ki ben bunları sonuna kadar destekliyorum, temenni ediyorum ki radikalliğinizi yitirmeyin. Hiçbir zaman ne kadar özel olduğunuzu unutmayın. Bizler için Meksika'da, Latin Amerika'da, dünyanın her yerinde yaşayan bizler için
Kürt hareketi çok özel bir hareket ve özel bir ışık saçan, aydınlık saçan özel bir hareket. Bunu asla unutmayın. İnsanlık onurunun ışığı, insanlık onurunun ışığı karanlık bu dünyaya karşı saçılıyor dört bir yana. O yüzden lütfen bunu unutmayın. Ne kadar harika olduğunuzu asla unutmayın. Dünya halklarının sizlere baktığını ve sizlerde umut aradığını sakın unutmayın. Ve bunun için okyanuslar ve topraklar üzerinden İstanbul'a geldim. Bu amaç için geldim İstanbul'a. Size Öcalan ve özgürlüğüne olan sonsuz desteğimi belirtmek için geldim. Kürt Özgürlük Hareketi için. Ve barış süreci için. Teşekkür ederim. Spas. Evet, bu etkili konuşma için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi İtalya'dan gelen konuğumuza söz vereceğim. Kürt hareketine yönelik olarak Avrupa'da değişen algılardan söz edecek İtalyan parlamentosundan Laura Boldrin. Buyurun, söz sizde. Thank you, thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok kalabalığız. 2 günlük bu panellerden, konuşmalardan sonra hala bu kadar kalabalık olmamız bir mucize. Farklı farklı kuşaklardan insanlar. Çok sayıda genç kadın ve erkek var burada. İtalya'da böyle olmuyor maalesef. Bu çok iyi işaret. Bu kadar fazla insanın farklı farklı nesillerden, kuşaklardan farklı insanların bu 2 gün burada toplandığını görmek. Burada olmaktan çok mutluyum sizlerle. Bunu sadece Kürt halkının meselelerini konuşmak bağlamında söylemiyorum. Aynı zamanda değerlerimiz, yani sizin partinizi karakterize eden değerler bağlamında söylüyorum. Okudum ki evrensel insan hakları savunuculuğu yapıyorsunuz parti programınızda. Toplumsal cinsiyet savunuculuğu. Buna ihtiyacımız var. Militarizme karşı gelmek çok hayati önem taşıyan bir şey. Emeğin yanında, toplumsal adaletin yanında, barış ve demokrasinin yanında durmak. Bunların hepsi benim siyaset çalışmalarıma da ilham veren değerler. Dolayısıyla burada ait olduğum yerde hissediyorum sizlerle birlikte. Bu oturumun başlığı özgürlük, barış ve geleceğe dair perspektifler. Ve sevgili dostlar, mevcut internasyonel durum kesinlikle olabildiğine olumsuz. Çatışmalar artmaya devam ediyor. Mağdurların büyük çoğu sivil, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar. Açlık bir silah olarak kullanılıyor. Bir silahlaştırılıyor İsrail tarafından ve bunu Gazze'de görüyoruz, Sudan'da görüyoruz, dünyanın farklı yerlerinde görüyoruz. Öldürülmekte olan gazeteci sayısı da artmakta. Çünkü işlenen suçlara şahit oldukları için öldürülüyorlar.
İnsan hakları cezasız kalarak ayaklar altına alınıyor ve bu haklara saygı duyulmadığı sürece ne barış olur ne demokrasi. Dünyanın neresinde olursanız olun. Gazze'nin yıkımı ve Filistin halkının yaşadığı soykırım bizlere güçlünün hukuku işlediği zaman yaşanan korkunçlukları hepimize gösteriyor. Bunun yanı sıra yeni bir nükleer silah tehdidiyle de karşı karşıyayız. Unutmayalım ki dünyada 12.000'den fazla nükleer savaş başlığı var. Bu tüm yaşam formlarını ortadan kaldırmak için fazlasıyla yeter de artar bir miktar. Ulusal bütçelerde askeri harcamalara yapılan ayrılan bütçe ayrıyor ve bunlar eğitimden, sağlıktan ve istihdamdan kesilerek aktarılıyor. Geçtiğimiz yıllarda maalesef liberal, milliyetçi ve üstünlükçü politikaların hüküm sürmeye başladığını gördük pek çok ülkede. Başlıca ABD olmak üzere. Ki ABD zaten tarihsel olarak kendini dünyaya demokrasi ve özgürlük fikirlerinin neferi savunucusu olarak tanıtmıştı. Daha önce hiçbir zaman dünyayı geçtiğimiz 10 yıllarda yol veren politikalar bu kadar zorlu olmamıştı. Daha önce hiç özgürlük ve barış bu kadar tehlikede olmamıştı. Ancak bunlar bizi korkutmamalı. Tam aksi. Bu içinde bulunduğumuz anın ağırlığı da göz önünde bulundurularak eyleme geçmeli ve direnmeliyiz. Zaten birçoğumuz bunu yapmaktayız. 18 Ekim'de gelen milyonlarca insanları düşünün. No Kings, kral yok, krallara hayır günündeki eylemlerde ve dünyanın her yerinde Filistinlilerin yaşadığı soykırıma hayır demek için toplanan kalabalıklara bakın. İtalya'da 2 genel grevimiz de oldu bu soykırımı protesto etmek için. Bu insanlar sokağa döküldüler, kararlılık ve tutkuyla doluydular ve aralarında pek çok gençin de vardı. Kendilerine Gazze nesli demekten gurur duyan bir nesil bunlar. Bu kadar savaşın olduğu bir dünyada uluslararası camia barış ve uzun süren çatışmaları çözmek için ortaya çıkan bütün fırsatları yakalamaları. 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın başlattığı bu süreç ve 12'sinde alınan karar ve PKK'nın en yakın kongresinde bu partiyi feshetme ve silahlı mücadeleyi bitirmesi de sonunda onlarca yıl süren bu silahlı çatışmanın bitmesi için mükemmel bir fırsat. Bölgede istikrar için çok önemli bir fırsat. Bu bölge hala gerilim, çatışma ve sivillerin kanıyla sulanan bir bölge. Ve bu girişimle ilgili olumlu sinyaller de gördük ve bunu kucaklamaya olan istekliliklerini gösterdiler. Bu komisyon kuruldu ve çok önemli bir sorumluluk verildi kendilerine. Dün de duyduğumuz gibi bu münazarada. Bu da barış süreci için hukuki çerçeveyi çizmekte. Görünüyor ki yeni ve anlamlı bir yolculuğun bütün unsurları artık mevcut. Ancak şu ana kadar ben uluslararası camianın bu fırsatı yakaladığını söyleyemem. Ben uluslararası aktörlerden de Öcalan'ın mesajı ve PKK'nın silah bırakma kararına yönelik takdir ve tebrik mesajları beklerdim. Ancak birkaç istisna olsa da bu yaşanmadı. Avrupa Parlamentosu'nda 7 Mayıs kararında
Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'ne katılma konusunda karşılaştığı engellerle ilgili bir karar alındı ve Abdullah Öcalan'ın PKK'nın silahlarını bırakma çağrısı ve kendini feshetme çağrısı ve bir barış sürecine katılma süreci. Bu Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Ancak Avrupa Komisyonu'ndan bu tür bir çağrı yapılmadı ve bence Avrupa Birliği'nin bu süreçle her düzeyde angaje olması gerekiyor ve bir aracı olarak ve bir garantör olarak bu barış sürecine dahil olabilir. Bu sessiz kalan İtalya hükümetinin istemediği bir şey şu ana kadar. Ben İtalya'ya döndüğüm zaman onları bu konuda sıkıştırmak, bir pozisyon olmak, AB'nin de bu konuya dahil olmasını istemek ve Türk hükümetinin net adımlar atarak adalet ve barışı temin etmesini sağlamayı kendime sorumluluk olarak bileceğim. Yani PKK'nın silah bırakması ve bu tören ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt bölgelerinden de çekilmesi gerekecektir. Öcalan'ın çağrısı sadece barış çağrısı değil, aynı zamanda demokratik bir toplum çağrısıdır. Ve Türkiye'nin sivil özgürlükler, demokratik haklar, yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ve sekülerizm konusunda ne kadar eksik olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılabilmesi için zaten başarması gereken şeyler. Bunlar bu yüzden önemli. Bu süreç kilit önem taşıyor ve Kürt halkının haklarından bahsettiğimiz zaman sadece eşitler olarak değil, bireysel haklardan değil, tekil insanların haklarından değil sadece. Bunun yanı sıra kolektif haklardan da bahsediyoruz. Yani tam siyasi katılım hakkı, demokratik hayata tam katılım hakkı. Bu nedenle Avrupa hükümetleri ve Avrupa Birliği Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür kalması için çağrı yapmalıdır. Bunun için gereken cesareti ve kararlılığı göstererek Abdullah Öcalan Kürt halkını temsil edecek ve onları barış dolu bir geleceğe götürecektir. Sayın Öcalan'ın ve tüm siyasi mahkumların serbest kalması olmazsa olmazdır. Nelson Mandela'nın hapishaneden çıkması apartheid rejiminin sonuna işaret etmişti. Meryem Barghouti'nin serbest bırakılması için yaptığımız çağrı da Filistin halkı için adaleti temsil edecektir. Aynı şekilde de Başkan Öcalan'ın serbest bırakılması kendisine adalet sağlanmasını değil, aynı zamanda daha iyi bir geleceğe hem Kürt halkı için hem de Türkiye için daha iyi bir geleceğe ve bölge için daha iyi bir geleceğe atılan ilk adımı temsil edecektir. Ve yine unutmamalıyız ki hala içeride olan insanlar arasında Selahattin Demirtaş da var. Hatırlatmak isterim ki Demirtaş'ın serbest kalması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla da zorunlu kıldığı bir şeydir, bir yükümdür. Çünkü Kobani davasında da temel bir ihlal tespit edildi. Bu da Demirtaş'ın aldığı ceza siyaset aralarındaki faaliyetlerini kısıtlamaya yönelikti. Bu açık bir şekilde belirtildi. Yani Demirtaş'ın alıkonması kendisini siyasi faaliyetlerden alıkoymak için yapılan bir şey. Dolayısıyla bu utanç verici, yüz kızartıcı sessizliği aşmamız gerekiyor. Hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği'nin kendisi artık bu utanç verici sessizliği bozup tek taraflı sürmekte olan bu barış sürecini desteklemeli ve Kürt halkının yanında olmalıdır. Bu sevgili dostlar, buradaki her birimizin, bu odadaki hepimizin üstlenmesi gereken bir sorumluluktur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz Laura'ya. Umarız bu söylediklerini Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu duyar. Şimdi Haydar Ergül konuşacak. Demokratik moderniteden aslında barış için kendi hayatını ortaya koymuş insanlardan biri. O nedenle dikkatle dinliyoruz. Öncelikle şu anda bu salonda bulunan herkesi selamlıyorum. Yine böyle bir nitelikli konferansı hazırlayan, beni de buraya davet eden, sunma fırsatı veren, bu çalışmalara etkin yer alan çalışanların tümünü en derin duygularımla selamlıyorum. Ayrıca neredeyse dünyanın dört bir yanında dünden beri çok sayıda konuşmacı ya bizzat buraya geldi sunum yaptı ya da videolarla bağlandı, video konferanslarla bağlandı. Bunlar için de hepsine teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte sunum yapmak için de çok kendimi onurlu hissediyorum. Kaç gündür bilen arkadaşlar bilir. 20 dakikada nasıl anlatırım diye kara kara düşünüyordum. Hatta şöyle bir slogan geliştirmiştim. 20 saat olsaydı çok rahat olurdum. Ama 20 dakikada Başkan Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik manifestosunu anlatmak elbette kara kara düşündürüyor. Çok derin, çok kapsamlı, çok içerikli. Ancak biraz önce doğrudan yoldaş diyeceğim. Belki ismini tam telaffuz etmeyebilirim. Ama yoldaş Holloway benim işimi epey kolaylaştırdı. O da şuydu. Beni 11.000 kilometre ötede buraya getiren bu yaştaki yaş ilerlemiş. Ben de aşağı yukarı onun yaşına yakınım. Ta Meksika'dan alıp İstanbul'a getiren neydi diye soru sormuştu. Ve verdiği cevap şuydu. Kapitalizmin karanlığında bir ışık parlıyordu. Ben o ışığa geldim. Evet. Öcalan'ın paradigması bir ışık ama bu ışık metaforu beni tam bundan 27 yıl öncesine götürdü. Roma'ya götürdü. Roma'da 50 gün kadar Önder Öcalan'la kaldım. Biliyorsunuz komplo süreci uluslararası komplo süreciydi. Ve komplonun en uzun ayaklarından biriydi. Roma 62 gün kalmıştı. Bu 62 gün içerisinde 50 gün kadarını birlikte geçirdik ve son ayrılıncaya kadar da birlikteydik. Zor bir dönemdi, çetin bir dönemdi. Her şey kapkaranlıktı, belirsizdi. Açık belirteyim, eğer Abdullah Öcalan yani başkan olmasaydı ben o evde 24 saat yaşayamazdım, çatlardım. Basınç o kadar yüksek. Psikolojik basınç, diğer basınç türleri. Roma ajan kaynıyor. Suikast girişimleri vesaire vesaire. Kapkaranlık. Çok sık şunları sorardı. Ne olacak? Genelde şunu tartıştık. Bu iş Ankara'da biter diyorduk. Kendisi de onu söylüyordu.
Ama şunun altını defalarca çizdi yanında. Ben hep küçük bir ışığa gittim. O küçük ışığı büyüte bugüne geldim. Fakat bugün yoldaş Holloway'den öğrendim ki o ışık Abdullah Öcalan'ın kendisidir. Dolayısıyla manifestoyu biraz açmaya çalışacağım 20 dakikada. Fakat özü budur. Işıktır. Adı belli. Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu. Biliyorsunuz 27 Şubat 2025'te bir çağrı yaptı. Arada 10 yıl geçmişti. Çökertme harekatı diye bir harekat sürdürülüyordu. Kürtler nefes almayacaktı. Fakat ben kişi olarak da Öcalan'ı yakından tanıyan biri olarak da bir gün o ışık parlayacak, o ışığı bulacak diye düşünüyordum. Meğerse İmralı'nın o zindanında o taşlar, beton yığınları arasında 27 Şubat günü bize yansıdı. Salt bizi etkilemedi, dünyayı etkiledi. O halde şu soruyu sormakta beis görmüyorum ben. Abdullah Öcalan kimdir? Çünkü o tanınmadan ışık tanınamaz. Birkaç şey vurgulayayım. Sadece coğrafi olarak işte Urfalıdır. Urfa, Amara, Halfeti. Amara, Antep, Nizip'e yakın. Nitekim ortaokulu Nizip'te okur. Antep nedir? Bu soruya cevap aramak lazım. Bu soruya cevap arayamazsak aslında Abdullah Öcalan'ın mevcut parlayan ışığını anlayamayız. Şunu hemen belirteyim. Başkan Abdullah Öcalan tarihin derinliğinde karartılan, toplumsal hakikati günümüze taşıyan, oradan konuşan bir ışıktır. Buradan bakarken aslında manifestoyu da orada görürüz. Paradigma da benzerdir. Tarihin içinden konuşuyor. Niye tarihin içinden? Çok açmayacağım tabii, vakit yok. Şuradan tarihin içinden. Bir Urfa var, Nizip var, Antep var. Ama bir de Göbekli Tepe var. Bunları mukayese etmek lazım. Vakit olmadığı için girmeyeceğim. Tarihin tüm çelişkilerinin yoğunlaştığı yerdir Urfa. Göbekli Tepe aslında bir kastik katil imalatıdır. Daha eskiye de gider. Dolayısıyla çelişkiler çok yoğun, çok derin. Bu çelişkiler ortadan çıkıyor. Zaten Urfa'ya peygamberler şehri demelerinin bir nedeni de budur. Rastgele bir şey değil. İbrahimlerin orada çıkması bu hakikatla, tarihi hakikatla doğrudan bağ var. Bunları bilmek lazım. Ama çok girmeyeceğim, açmak lazım. Sadece üzerinde düşmek lazım. Çünkü bu ışığı tanımak lazım. Bu ışık bugün sadece Kürtlere hitap etmiyor. İşte Meksika'daki yoldaşı bu yaşta uçağa bindirip buraya getiriyor. Bu nedir? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamının sırrına ulaşamazsak Öcalan'ı anlayamayız. Son attığı adımı da anlayamayız. Zaten dikkat edin. Herkes Özgürlük Hareketi ve Önder Öcalan'ı hep kuşkuyla bakmıştır. Çünkü normal değil. Normal nedir bu dünyada? Orta Doğu'da kurulu düzenin dayattığı kuralları kabul etmedir. Buna normal diyorlar. Dış çıkanlar delidir. 70'lerde ben o kuşağın insanıyım. 70'lerde apoculara, o zaman apocu derdik. Zaten bir apocu harekettir, onun altını çizeyim. Apoculara deli derlerdi. Özellikle diyor ya, bana da dağın delisi diyorlardı. Evet, biz deliyiz.
Normaller iş yapmaz. Bu hakikatin altını çizmek lazım. Onlarca yıl önce başlayan, kastı katille başlayan, ki bunun merkezi coğrafyası Zagros, Toros Dağ silsilesinin kavisleridir. Onun etekleridir. Şimdi buralarda gerçekleştirilen şey katman katman üste bindi ve devlet iktidar oradan çıktı. Sanıldığının aksine artı ürünün ortaya çıkmasıyla birlikte iktidar devlet gelişmedi. Tam tersi avcılar kulübünün o avlarken öğrendiği kurnazlıkları kabilenin üzerine bastırarak toplumu ikiye parçaladı. Asıl basıncı kime uyguladı? Kadına uyguladı tabii. Neden kadın? Çünkü toplumsallaşma kadın eksenli, kadın merkezidir. Onu çökertemezse toplumu çökertemezsin. Onu çökertemezsen imtiyaz kazanamazsın. Başa geçemezsin. Daha sonra bu artı ürünün ortaya çıkmasıyla birlikte sınıfsallaşma kuşkusuz güçlendi. Ama şunu bilmek lazım. Paradigmaya girerken başlıkları vurguluyorum. Sınıf böler, parçalar, komün birleştirir. O yüzden Öcalan sınıf, devlet komünle ilerlerken aslında tarihin temel dinamiğinin devlet komün ikilemin olduğunu söyler. Diyalektik de bunu söyler. Diyalektik nedir? İkilik demektir. Dualizm. Dualizm Kürtçeden gelir. Du, ikiden gelir. Biz Latinceden daha sonra öğrendik bazı şeyleri. Sandık ki batıdır ama Latince bir aryonik dildir. Daha sonra onlar sistemleşti. Peki neden yeri gelmişken bir şey vurgulayıp geçeceğim. Çünkü vakit çok dar. Şimdi mesele şu. Biliyorum belki Eren arkadaş bana bir şeyler taviz de verir de ben saatimi de unuttum bakayım. Şu saatimi alayım. Şimdi komün ikilemi, komün devlet paradigmanın özünü bu oluşturur aslında. Komün nedir? Herkes bilir. Öz savunma temelinde kendi kendisine yeten toplumsal birimdir. Ayrıntıya girmeyeceğim ama nereden öğrendi? Şeyden öğrendi, doğadan önce öğrendi. Önce doğadan öğrendi. Daha sonra doğada taklit ederek öğrendi, giderek onu bir toplumsal varlığa dönüştürdü. Ama bilinir, komün bir bütündür. Aslında genel anlamda varlık bir bütündür. İkilik üzerine kurulur. Evren de böyledir. Biraz fizik dünyasını bilen arkadaşlar bu salonda bilir, ben de biraz bilirim fiziği. Evren işte artı eksi örneğin fizikte. Ve benzeri. Şimdi toplum da aslında yine Abdullah Öcalan'ın ifadesiyle toplumsal varlık mikro evrendir. Yani makro evren tahayyül edemekte bile zorluk çektiğimiz, nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediğimiz, hala öğrenmeye çalıştığımız, daha da öğreneceğiz. Evrenin tüm sırları öğrenilebilir mi? Kişisel görüşümü söylüyorum, güçtür. Evrenin tüm sırları öğrenirse insanlığın sonu gelir. Zaten insanı yaratan bu dinamiktir, öğrenme azmidir, merakıdır. İnsan meraklı bir canlı türüdür. Ama aynı zamanda kendi kendisinde acite etmeyi de beceren bir türdür. Kendi acitelerimize geliriz. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Şimdi biri bu. Bunu bilmek lazım. Şimdi Öcalan işte Urfa'dan çıkar, çok girmiyorum. Okul yılları Ankara, İstanbul, tekrar Ankara ve en son 73 Çubuk Barajı'nda
aslında aydınlatmaya toplumsal anlamda ilk adımını atar. Bu süreç aslında 2000'lere kadar devam eder. Bir kurtuluş sürecidir, ulusal kurtuluş sürecidir. Şeyden çıkmıştır, Soğuk Savaş yıllarıdır. Hatta Soğuk Savaşların son demlerini yaşıyor. Daha sonra 90'larda bilirsiniz, reel sosyalizm dağılır. Ve özgürlük hareketi ya da PKK reel sosyalist ideoloji temelinde çıkış yapar. Fakat reel sosyalizm işte nedir? Tarih Sümer'le başlar. Yine ilerlemecidir tarih, lineerdir yani düzgün doğrusaldır. Ve gıdak gider yani. Herkes ileriye gider. Kapitalizm sınıflı toplumun son aşamasıdır der. Lenin bunu emperyalizm diye tanımlar. Arkadaşlar bu salada çoğu bildiği için sadece hatırlatmalar yapıyorum. Emperyalizm der. İşte 5 tane madde sayar. İşte çürüyen şu olan kapitalizm diye tabir eder. Yine artı ürün. Sermayenin esası, birikimin esası artı ürün der. Fakat ve oradan devlet iktidar çıkar. Oradan sınıflar çıkar. Oradan sömürü çıkar. Ve sonuçta mesele gider. Alt üst meselesi, altyapı belirler işte. Ekonomi, üretim araçları, üretim güçleri, üst yapıyı belirler. Buraya kadar gelir. Giderek aslında maddiyatçılığı geliştirir. Manevi yön vermeden. Şunu bilmek lazım. Toplumsal varlık öz savunma temelinde maddi ve manevi birikimler üzerinde yaşır. Tarih birikimdir. Evren de birikimdir. Birikimler sürekli değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma halindedir. Aslında bu anlamda iktidar ve devlet sapmadır. Nereden sapmadır? Toplumsal varlığın özünü sapmadır. Ve kısaca şunu vurgulayayım. Abdullah Öcalan'ın manifestosunun özü tekrar öze dönüştür. Yani kadın eksenli toplumsal varlık doğrultusuz saptırılan, giderek toplumu paramparça eden, günümüzde kapitalizmin artık bırak her şeyi alım satım meselesi yaptığı, doğayı tahrip ettiği, ekosistemi bozduğu ve günümüzde yaşanamaz bir dünyadır. Mesela geçen gün de bir yerlerde okudum. Büyük okyanusun bazı yerlerinde çatlamalar başlamıştır. Temel nedeni denizlere atılan malzemelerin yerin gömülmesi ve deniz diplerinin hava almaması sonucu çatlamalar başlamıştır. İşte bazıları dünyaya bir ömür biçiyor. Yani kastık katili kapitalizmle öyle bir noktaya geldi ki artık doğayı da yok etmeyle karşı karşıya. Şunu bilmek lazım. Bana göre açık söylüyorum. Eğer bir kutsallık varsa o da ekolojidir, ekosistemdir. Çünkü her birimiz, bütün canlılar oradan geliyoruz. Varlık gerekçemiz odur. Esas odur. Doğa yoksa hiçbir canlı yoktur. Dolayısıyla doğa en kutsal, üzerine durulması gereken budur. İşte bu anlamda mesela komünal toplum doğal bir toplumdur. Evet, ikinci doğa denir ama doğayı esas alır. Doğa kutsaldır. İşte ben Dersimliyim. Hala Dersim'de doğa kutsanır. Bir sürü bozulmuştur ama her taşa mum yakarlar. Mum nedir? Işıktır. Işık nedir? Aydınlıktır. Biraz önce yoldaş Holloway dedi. Bir ışığa geldim. İnsanlar ışığa gider. Doğa yeşiliyorsa onu korursun. Birincisi bunu bilmek lazım. Şimdi şuraları belirtmekte yarar var. Öcalan paradigmasının özü şu, ayrıntıya girmeden. Diyor ki, varlığı tanımlamayın. Varlığı tanıyın. Toplumsal varlık bir bütündür. İnsan bir bütündür. İnsan kendi başına bir varlıktır. Mesela her birimiz kendi günlük duygu davranışlarımızı izleyin.
Bazen mutluyuz, bazen mutsuzuz, bazen keyifsiziz. Neden acaba? Bu bizim değişkenlik halimizdir. Bu bir insanın bile kendi başına homojen olmadığını gösterir. Ulus devletler önderlik kapitalist modernitenin 3 mahşeri diye tanım yapar. 1. Kapitalizm. 2. Ulus devlet. 3. Endüstriyalizm. Yani temel 3 şeyi vardır. Ulus devlet nedir? Homojendir. Herkesi bir şeye eder. İşte 100 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da bütün çatışmaların, bütün savaşların temelinde bu kapitalizmin modeli, ulus devlet modeli var. Homojenlerden inşa eder. Yukarıdan kurar işte burası. Türkiye'yi alalım. Dünden beri tartışılıyor. Epey iyi görüşler ortaya kondu. 100 yıldır herkes Türktür. Türk olmayan ya Türk olacak ya yaşam hakkı yoktur. İşte dün dedi işte biraz bazı arkadaşlar 25'te başladı Kürt inkarı. Hayır, öncesine dayanır. 25'te pratikleşir. Bunu reddeden Şeyh Said'in başını çektiği hareket bunu reddetmiştir. Onu bastırmışlardır. Şark İslahat planını geliştirmişler. Şark İslahat planı bir kültürel soykırımdır. Soykırım sadece değil, fiziksel değil. Kürdistan'da kültürel ve fiziksel soykırım iç içe, önce fiziksel, peşi sıra kültürel uygulanmıştır. Bu gerçekleştirmiştir. Yine kalkınma derler. Türkiye'de herkes çok düşüyor. Hızla kalkınalım, modernleşelim, ekonomiyi geliştirelim, herkese iş verelim derler. Ama verdikçe aslında işçiler bile, emekçiler bile, proleter bile, ki bu Marksizm'de önder güçlü proleterya, ama proleterya ücret artışını yapmak için oyuncağa çevrilmiştir. Ne kadar zam alacak? Zamı aldı mı rahatlıyor. Devrim yapmıyor, değişim dönüşümü yapmıyor. Zaten 70 yıllık pratik uygulamanın temeli bu sınıfsallaşmadır. Sınıfa karşıt olmak gerekir. Bu sömürüye karşı çıkmak engel değildir. Sınıfları ortadan kaldırmak gerekir. Kaldırmana göre bu anlamda komün birleştirir. Sınıf ayrıştırır ve çatıştırır. Devletler, iktidarlar bunun üzerine şekillenir. Kökleri katile faaliyetine başlar, giderek sürekli renk değiştirir. Ve burada ilk kez kadının köleleştirilmesi, düşürülmesi kastık katileliyle giderek sürekli devletler. Temel nedeni budur. Çünkü komünün özünde kadın duygusu, kadın bilgisi yatar. Toplum sadece bilgi değil, aynı zamanda duygudur, aynı zamanda histir. Mesela şunu belirteyim. Öcalan'a bir ara bir gazeteci, 88'di galiba, kendisiyle röportaj yapmaya gitmişti. Demişti, o dönem şöyle bir moda vardı, en son hangi kitabı okudun? Başkana sormuşlardı, halbuki çok kitap okudun. Kişi olarak ben iyi biliyorum, herkes de bilir, çok kitap okurum. Ama şunu demişti, ben kitap okuyorum, ben insan okuyorum. Evet, tarih, toplum, hakikati okuyor. Oradan geliyor, alacağı bilgi ona hizmet ediyorsa. O yüzden ben çoğu zaman hislerimle karar veririm. Mesela bazıları belki 27 Şubat çağrısına şaşırmıştır. Ya Öcalan mutlak tecrit altında nasıl böyle Suriye değerlendirmesi, Orta Doğu değerlendirmesi, dünya değerlendirmesi nasıl yapabilir? Açık belirteyim, hissederim. Varlık, toplumsal varlık esası hissiyat varlığıdır. Sadece maddi anlamda beslenme değildir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Zaten denebilir. Abdullah Öcalan'ın Marksizm eleştirisi ortaya çıkarttığı önemli yan bu. Devlet yerine sınıf değil, devlet yerine komünü tekrar ikamet ediyor. Bu öze dönüşü ifade eder. Tabi nedir? Demokratik paradigma nedir? Bu aslında Öcalan paradigmasına demokratik paradigma diyebiliriz. Pardon, demokratik modernite diyebiliriz. Nedir? Demokratik toplum,
demokratik ulus, ekonomi. Yani bunları kapitalizmin 3 mahşeri atlasına alternatifi böyle koyabiliriz. Özü budur. Şunu da belirteyim çünkü biraz daha Kürdistan'dan bahsedeyim. Daha sonra bitireyim. Vaktim doldu sayılır. Şimdi buradan sosyalizm özünde komündir. Komünalitedir özünde sosyalizm. Özdeştir. Bunu görmek lazım. Ve biz demokratik sosyalizm diyoruz. Niye? Çünkü diğer sosyalizm türden ayrı etmek gerekir. Öcalan onun altını çiziyorsa sosyalizm demokratiktir zaten. Demokrasi Atina'da isimlendirilmiştir. Demokrasinin kökleri toplumsallaşmanın başlangıcında vardır. Bu anlamda demokrasi bir devlet sistemi değil ya da rejimi değil. Demokrasi toplumun kendi kendisini yönetme halidir. Ve şunu da belirteyim. İnsan hakikati sınırlara sığmaz. Sınırlara aşan bir hakikattir. Eğilim budur. O yüzden eğilim bu olduğu için yoldaş Holiday ta Meksika'da buraya geldi. Bu şu anlama geliyor. Umudumu arttırdı. Yarın bütün ezilenler birleşecektir. Dünyanın dört bir yanında. Niye? Niye? Merkezi kapitalist uygarlık çok derin bir krizi yaşıyor. Çok saldırganlaşmış. Her şeyi yıkıp geçirir. İşte bir tane de Amerika'ya devlet başkanı olmuş. Tam deli aslında. Yani ne kapitalizm ölçülerine de uymuyor. O niye deli? Apoculuk, delilik farklı oldu. Karıştırmayın bak. Şimdi niye deli? Ne yapacağı belli değil. Şimdi zorla dünyaya 21. yüzyılda Amerikan şeyini kurmaya çalışıyor. Sistemini zorla, şiddetle. Sürdürebilir mi? Hayır, sürdüremez. Elinde patlar. Elinde patlar. Başka şeyleri var, onlara girmeyeyim. İşte o tacizler, macizler, girmeyeyim onlara, arkadaşlar bilir. Ama böylesi kişilikler dünya yürütür. Niye böyle? Çünkü merkezi kapitalist sistem gelinen aşamada sadece yapısal krizi yaşamıyor. Kişiliklere kadar inen kişilik krizleri yaşanıyor. Bazı arkadaşlar çocukları vardı. Derler bizim bu oğlan kız ne zaman ne yapacağı belli değil. Durmadan değişiyor. Bir şeye bir türlü karar vermişler. Bu kapitalizmle ilgilidir. Kapitalizm gelinen aşamada artık insanları bitiriyor. Bu anlamda kapitalizm anti toplumdur. Anti topluma karşı çözüm toplumdur. Yani demokratik toplum aslında toplum demek yetiyor. Toplumun kendisi zaten demokratiktir. Demokratik nedir? Tartışma, karar verme, iş bölümü yapma ve ihtiyaçları karşılamadır. Özü budur aslında. Özü budur. Bunu bilmek lazım. Kısaca şey yapar, sosyalizm böyle koyabiliriz. Şimdi Kürdistan'a bir iki vurgu yapmak gerekir. Neden 27 Şubat çağrısı ve çağrıda bilinir? PKK kendisini feshetti. Silahlı mücadeleyi sonlandırdı. Eğer hukuki siyasal dönüşümler yapılsa aslında bütün illegal yapı, sistemin inkara dayalı karşı çıkışların, yarattığı karşıtlıkların sistem dışına çıkmışlar. Bunları sistem içine çeken, ki buna entegrasyon yasaları denir ya da geçiş yasaları önce denir. Onu bazı hukukçu arkadaşlar açtı. Ben hukukçu değilim ama epey yargılandığım için biraz hukukta biliyorum. Avrupa hukukunu da biliyorum çünkü ben Almanya'da da yargılandım, cezaevi yandım. Böyle biraz internasyonalist yanlarım var benim. Bu anlamda biraz bilirim. Şimdi onlar anlatıldı. Dolayısıyla neden bu böyle? Bu aslında şeydir. Reel sosyalizm dağılmasıyla birlikte, çözülmesiyle birlikte ideolojik zemin büyük oranda aşıldı. Ortadan kalktı. Fakat şunu belirtmek lazım. Abdullah Öcalan klasik bir Marksist de değil, açık söylüyorum. Kürdistan devrimi yolu ilk manifestodur. Açın okuyun. Orada zihinsel, düşünsel çözümlemeler yapıyor. Hiçbir Marksist metinde, şunu bulamazsın Marksist metinde, bir halk hayvanlaşmanın eşiğine gelmiş diye bir cümle bulamazsınız.
Ben 78'de bu cümleyi okuduğum zaman tir diken diken oldum. Yani sarsıcı bir cümle. Köleye diyor, köle diyecek. Köle sadece yoksulluk değil. Köle zihinseldir. Düşünseldir. Düşünce sistematiğinin darmadağın edilmesidir. Duyguların darmadağını ve kölelik buradan başlar. Bu anlamda aslında Öcalan paradigmasının ya da manifestonun özü 10 binlerce yıldır kasti katil sürecinde başlayan, başta kadın olmak üzere toplumu çürüten, toplumun zihin dünyasını yıkan, derin tahribatları bulan, toplumu yeniden kendine getirme, yeniden ayakları üzerinde yürüme, yeniden kendisi olma. Önce Kürtler kendisi oldu, 73'te başlar. Birinci manifestoyla sarsıcı bir süreç gelişir. Şimdi aslında başta Orta Doğu, 4 parça Kürdistan'ın özgürlük mücadelesi, sınırlar ötesi, sınırlar üstü, sınırlarla bu paradigmanın hiç ilişkisi yok. Çağımızda bilim ve teknoloji de bunu gerektiriyor işte. Bir asır önce Kafkasya'dan, Serhat illerinden Sovyetlerin içine kadar, Çarlık Rusyası'nın içine kadar giden arkadaş şimdi bizimle burada oturuyor. Eskide gelemezdik at sırtlarında, değil mi? Ta Meksika'da geliyor 11 bölüm. Bu aslında günümüzde komünal demokrasiyi kurmak mümkündür. Buradan gelir ve gelinen aşamada zaten o çağrıyı yapıyor. Kürt toplumsal varlığını kanıtlamıştır, çevresine kanıtlamıştır. Hiçlikten, yokluktan Kürt yoktur da ki Kürt kendini reddediyor. Bunu hep her yerde vurgularım. Ben kendim bile Kürt'e Kürt dediğim için dayak yemişim, biliyor musunuz? Çünkü o dönem 70'lerde, ben 70'leri biliyorum. Kürtler için de Kürt demek bir küfürdür, bir aşağılamaktır, bir hakarettir. Çoğunda bu hale gelmiştir ve o yıllarda ilk yürüyüşçüler hepsi de şöyle ya da böyle dayak yemişlerdi. Ben tokat yemişim. Bunu açık söylüyorum. İşte bu tokattan şimdi bu salonda beni seven epey arkadaş var, biliyorum. Biliyorum. Bu nedir? Büyüyen Öcalan ışığıdır. 27 Şubat çağrısı aslında bu ışık artık o duvarların arkasında çatlayarak salt Kürtleri değil, o bölge halklarını, Orta Doğu halklarını ve dünyayı yansıtıyor. Artık eski Soğuk Savaş yılları döneminde kalan uzun dönemli halk savaşı stratejisi aslında son görüşmede de açıklandı. Olanak olsaydı 93'te silahsızlanmak gerekirdi fakat koşullar yoktu, olanaklar yoktu, durumlar farklıydı. O süreçleri yaşayan bir arkadaşın anlatırdım ama vaktimiz yok çünkü saatim doluyor galiba. Eren arkadaş birazdan. Şimdi şunu belirteyim. Yeni araçlarla sürdürülebilir. Yani düşün, özgürlük hareketi, APO'cu hareket. Şu anda dünyada 80 civarında ülkede az ya da çok örgütlüdür. Biraz da bilen bir arkadaşınızım. Çünkü 20 yıl oralarda arzu endam ettim ben. Biliyorum. Ve milyonlarca Kürt var. Şunu belirteyim. Aslında Kürt uluslaşması doğası gereği ki demokratik ulustur. Kökleri Kürdistan'dır. Ama dallarıyla bütün dünyaya dağıtıldı. Kürtler erisin, yok olsun. Fakat APO'cu ışık onları birleştirdi. Dezavantajlarda haldeydiler. Şimdi avantaja dönüştüler. Bu avantaja dönüş ağırlıklı 1980'lerde başlar. Adım adım, ilmek ilmek yürüldü. Mücadele edildi, bedeller ödedi. Ama gelinen aşamada artık gerçekleşti. Kürt varlığı, Kürt kendisini sevmeye başladı. Bu sevme başkalarına aşağılama değil. APO'cu paradigma özü başından beri anti milliyetçidir. Milliyetçi değil ama toplumsal varlığı da savunan bir noktada durur. Ve yine belirttim, tarihin içinde okur. Başkan Öcalan
tarihin içinden günümüz okuyor. Hakikati budur. Bunun altını özellikle çiziyorum. Öcalan'ı yeniden okumak, fakat hissederek okumak. Apocu hareket bir hissiyat hareketidir. Sadece formel bazı bilgileri tartışma hareketi değildir. Paradigmanın özü budur. Çünkü toplum hissiyattır. Toplumsal varlık sezgileriyle, duygularıyla, hissiyatıyla yaşar. Mutluluk nedir? Maddi şeylerin tüketimde değil mutluluk. Hissiyattadır. Dikkat edin, bir arkadaşımız uzun dönem görmedik, öyle özleriz ki görünce mutlu oluruz değil mi? İşte mutluluk buralarda aramak gerekir. Kapitalizm, devlet mutluluğu ekonomiye yönlendirir. Cebe yönlendirir. Cepte sömürdükçe sömürür, giderek duyguları söpler. Öcalan manifestosu mutluluğu duyguda, düşüncede, zihniyette, yaşamda arar. Ve maddi şey bunu besler. Bu anlamda maddi şey esas değil. Şu doyurdukça doymaz işte. O Elon Musk mı nedir? Adam 500 milyar dolar parası var. Hala doymuyor, doyuramazsın. İşçiyi de getir, o da doymaz. Beni getir, ben de doymam öyle. Gerçekçi olalım. Bu anlamda bunları belirteyim. Bunları belirttikten sonra araçlar var. Bazı arkadaşlar vurguladı. Şu anda özgürlük hareketi elinde. Başta basın, medya, kültür sanat hareketi ve diğer alanlar çok yaygın, küresel çapta örgütlü bir halk hareketi ve şey noktasına gelmiştir. Dünyayı etkileyen bir noktaya gelmiştir. Bu arkadaşlar burada bizimle oturuyorlarsa bu etkidir. Bunu da görmek lazım. Bunun altında çizmek istiyorum. Dolayısıyla başaracağız ama pratik perspektif anlamda bir iki şey vurgulayayım. Öncelikle Kürtler ulusal birliğini gerçekleştir. Bunun adımları atıldı. İkincisi Orta Doğu Birliği. Model esası öz yönetimdir. Öz yönetme bir konfederalizme dönüştür. Öz yönetim bireyi, toplumun, varlığın kendi kendisini yönetme halidir. Yine belirtiyorum. Varlığı tanımlamayacaksın. Tanıyacaksın, birlikte tartışarak iş yapacaksın. İhtiyaçlarına karşı. Varlık budur. Öcalan manifestosunun ya da paradigmasının özü budur. Tanımlama, tanı. Ulus devletler tanımlar. İşte Kürt Türktür, Berberi Arap'tır, Beluci Fars'tır. Ama Beluci diyor ben Kürt'üm. Kürt olup olmadığını ben bilmiyorum ama öyle diyorlar. Doğu şeyde yaşarlar, İran'da yaşarlar. İçebilmiş ülkeleri. Yani insanlar kendini nasıl tanımlıyorsa varlık o tanımlıyor. Varlıksal oluşum tarihsel birikimdir. Birilerin vereceği bir sıfat değildir. Bunu reddetmek gerek. Bunu reddedir. Bunu belirteyim. Bir diğer önemli husus özellikle yeni bir enternasyonel ihtiyaç var. Bu yeni enternasyonel aslında biraz önce işte Meksika'da gelen arkadaş vurguladı. Orada çok fazla komünal hareketler, çok fazla Latin Amerika yerliler var. Ve burada birleştirmek gerekir. Bunu bir enternasyonel, sosyalist enternasyonel dönüşmek gerekir. Geniş bir platformda ele almak gerekir. Bu nedir? Merkezi kapitalist sisteme karşı en genel anlamda örgütlemedir. Yine son olarak şunu diyorum. Devletçi sosyalizm yenilgiye, toplumsal sosyalizm zafere götürür. Öcalan artık orada çıkmalı. Salt Kürtlerin Öcalan'a o ışığa ihtiyacı yok. Bütün dünya ezilenlerin Öcalan'ın daha gür parlaması için o ışık. Dünya insanlığının ihtiyacı var. O açıdan Başkan Öcalan, Önder Öcalan, o ışık kesinlikle özgür olmalı. Özgürlük oradan gelişir. Bu temelde hepinizi en iyi duygularla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Süreye uyduğunuz için. Bugün aslında bir konuşmacımız daha vardı. Birleşik Krallık'tan bir sendikacı arkadaşımız Simon biraz önce aslında konuşması yayınlandı, gelemedi. Bizim bölümümüz burada bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Şirin Ebadi'nin konuşmasını yayınlayacağız. Ondan sonra da sözü yine arkadaşlarımıza bırakacağız.
درود میفرستم به همه افرادی که تفنگ رو بر زمین گذاشته و به جای آن قلم کردن. متاسفم از اینکه نتوانستم در جمع شما حضور پیدا کنم. تاریخ 30 ساله اخیر ترکیه و کردهای این کشور ثابت کرد که جنگ راه حل مشکلات نیست. جنگ فقط کشته به جای میگذارد و هزینه‌اش رو مردم میدن بدون اینکه فایده ای داشته باشه. اما تأسیس حزب سیاسی و ادامه راه از طریق احزاب متشکله و همچنین از راه قلم و بیان مسلماً بهتر نتیجه خواهد داد. و از آنجایی که ابتکار این تغییر جهت رو عبدالله اوجالان بر عهده داشته، امیدوارم هرچه زودتر آزادانه به میان طرفدارانش بیاد و از طریق مذاکرات دیپلماتیک راه دموکراسی هموارتر بشود. ترکیه کشور آبادی است و الان نیاز است که به تمام مشکلاتش که در درون کشور وجود داره خاتمه بده و یک دموکراسی پیشرفته رو انتخاب بکنه و تبدیل به الگویی برای سایر کشورهای منطقه از جمله ایران باشد. متاسفانه می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران با کردهای ایرانی چگونه رفتار می‌کند. کرد بودن در جمهوری اسلامی از دید حکومت گناهی است عظیم. همواره با سوء ظن به اونها نگاه میکنند و خوشحالم که راه دموکراسی برای کردهای ترکیه هموار بشود و شاید بهبود شرایط شما تأثیرگذار باشد در شرایط کردهای ایران. دولت ایران هم یاد بگیرد که میبایستی به تمامی افراد که در ایران زندگی میکنند احترام بگذاره. من آرزوی پیروزی در دموکراسی و تشکیل احزاب سیاسی برای کردهای ترکیه رو دارم و همچنین خواهان آزادی عبدالله اوجالان هستم. اکنون که صحبت از کنار گذاشتن اسلحه و انتخاب راه دیگری برای رسیدن به اهداف پیش آمده، آزادی عبدالله اوجالان و پیریزی مذاکرات مستقیم بین دو طرف شرط ضروری است.
و میدانم موفق میشوید. بعد از سالها مبارزه اکنون که پای میز مذاکره نشسته اید و صحبت از صلح و آشتی میکنید، مسلماً به پیروزی خواهید رسید. با آرزوی آزادی و پیروزی کردهای ترکیه و بهبود شرایط در ایران برای کردهای ایرانی. Tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim bölümümüz bitti. Ara vermeyeceğiz. Forum bölümü başlayacak. Ondan önce bir arkadaşımıza söz vereceğiz. Biz ayrılıyoruz. Teşekkür ederiz. Hemen forum bölümüne geçiyoruz. Çok kısa bir forum bölümümüz var. 15-20 dakikayı geçmeyecek şekilde. Yurt dışından gelen misafirlerimizden Anel Prasad'ı davet ediyorum. Anel. Yeah. The floor is yours. Daniela. Distinguished guests and participants who have assembled here in this international conference. First of all, I congratulate the DM Party. Partisi'ye bu etkinliği düzenlediği için tebrik ediyorum. Ben Anil Prasad Hegde, ben eski Hindistan milletvekiliyim. Burada bu hareketin yani Orta Doğu'nun Mandela'sını merkezine almış olan bu hareketin arasında olduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Öcalan'ın mahkum edilmesi ve alıkonması konusunu öğrendikten sonra 2 kere bu konuyu mecliste açtım. 2 kere Tibet'in Dalai Lama'sıyla buluştum ve kendisinden Kürt sorununa müdahale etmesi talebinde bulundum. 2024 Şubat ayında Öcalan hapisteki 25. yılını tamamlarken ben başkentimizden 800 mil uzaktaydım. Yani Londra'daki Hyde Park gibi bir yer var. Hindistan'da Gentlemanler adında bir yer. Orada bir eylem düzenledim ve bu eylemde Kürt hareketiyle ve Öcalan'la dayanışma sergiledik. Bununla birlikte 2 ay önce Eylül'de Hindistan 90. yılını kutluyordu. Hindistan Sosyalist Hareketi'nin ve ülkenin her yerindeki insanlar Hindistan'ın merkezinde buluştu ve burada Kürt sorunuyla ve Sayın Öcalan'ın serbest bırakılmasıyla ilgili bir karar aldık ortak. Çünkü ve bu oy birliğiyle geçti. Geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde Kürt aktivistler Hindistan'a geliyor. Biri Nilüfer Keosi ve diğeri Arif, bir ötekinin adı da Hakan. Hakan ve Arif şu an Delhi'deler. Öcalan'ın yazılarını en kısa sürede yayınlamayı düşünüyoruz. Ve ben döndükten sonra da size söz veriyorum ki Öcalan özgür kalana kadar ben
Bu yolda mücadele etmeyi bırakmayacağım. Coming here, it was my privilege. Buraya gelmek benim için bir imtiyaz. Burada barış ve demokrasi mücadelesi verenlerle dayanışma göstermek benim için bir imtiyaz, bir ayrıcalık. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim. Yurt dışından gelen oldukça yüksek sayıda misafirlerimiz var aslında. Hepsi de aslında bu forumda söz alabilecek, fikirlerini belirtebilecek değerli insanlar. Francesca Gire'yi davet ediyorum. Thank you. Good evening to everybody. It's a great pleasure and a great honor to be here. I want to DEM Parti'ye beni buraya davet ettikleri ve bu harika konferansı düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kürt halkıyla ve Sayın Öcalan'la dayanışmamı bir kez daha sizlere belirtmek istiyorum ve yakında özgür olacağı temennimi de tekrarlamak istiyorum. Bugün çok değerli, çok kıymetli konuşmalar dinledik ve burada bulunmaktan çok minnet duygusu duyuyorum. Tam bir yıl önce buraya gelmiştim, İstanbul'da ve Ankara'da. Uluslararası bir delegasyonla ziyaretlerde bulunmuştum ve Adalet Bakanlığı'na Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etme talebinde bulunduk ve Temmuz ayında da bu talebimizi yenilemek için geldik. Yanıtsız bıraktılar. Ancak düşünüyorum ki işler geçen yıldan beri epey değişti. Özellikle geçtiğimiz aylarda. Ve bizlere gönderdiği mesajlar gösteriyor ki hem kendisinin hem de tüm siyasi mahpusların içeride tutulması devam etmekte olan bir insan hakları ihlali. Türkiye doğru yönde adım atmaya hazır olduğunu gösterdi. Ancak dünyanın diğer ülkelerinden de açıklamalara ihtiyacımız var. Başlıca Avrupalı olarak bizlerden, Laura'nın da söylediği gibi. Dolayısıyla şu an barış ve demokrasi için gerçek bir taahhüt verilmesine ihtiyacımız var. Hem Türkiye'de hem dünyanın bütün ülkelerinde. Orta Doğu alevler içerisinde, her yerde savaş var. Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ve Sayın Öcalan'ın verdiği devrimci barış ve demokrasi mesajı, ekolojist, feminist sosyalizm mesajı çok kıymetli. Ve hapishanedeki 26. yılında olmasına rağmen bu mesajları paylaşabilmesi bizler için çok kıymetli. PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çok büyük cesaret isteyen bir karardı. Ve şu an bizim ülkemizin de onu desteklemesi, onun peşinden, izinden gitmesi ve Kürt halkını desteklemesi gerekmekte. Son sesimizle, tüm sesimizle Öcalan ve tüm siyasi mahpusların özgür kalmasını ve her yerde barış ve demokrasinin sağlanmasını talep ediyoruz. Kürt halkına en içten dileklerimi sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Francesca. Başkanı Daniele Patti'ye söz veriyorum. Buyur Daniele. Slav. Merhabalar. Güzel bir başlangıçtı. Slav. Burada önde oturan uluslararası delegasyon olarak bizler burada sizlere desteğimizi, Kürt halkına desteğimizi göstermek için buradayız. Ama açıkçası aynı zamanda sizlerden ilham almak için buradayız. Ve ayrıca evimize, ülkemize de Sayın Öcalan'ın bu güçlü sözlerini taşımak. Avrupa'da Demokratik Konfederalizm hareketi bizler için çok önemli. Çünkü bu ulus devletleri aşmak ve katılımı tekrardan zemine taşımak anlamına gelir. Bunu yitirdik. Haberlerden fark etmiş olabilirsiniz ki Avrupa şu an çok iyi bir noktada değil. İnanılmaz büyük bir krizin ortasındayız ve
Türk hükümetine de inanılmaz bağlıyız. 3 korkunç ve inanılmaz bağımlı bağı açıklamak istiyorum Avrupa'nın Türkiye ile sahip olduğu. Bir, askeri destek için NATO. Bu da göçü durdurmak için Balkan yolu ve Türk Stream, yani enerji için Türkiye üzerinden geçen hat. Bunlar korkunç ve Avrupa Birliği bu sözleşmelere her yıl tonla para harcıyor. Bizim burada başarmayı umduğumuz şey, Türkiye umuyorum ki Kürt halkıyla barışa ihtiyaç duyuyor. Çünkü diğer çok fazla cephe açık şu an savaşların yaşandığı. Belki de Avrupa olarak ve Kürt hareketi olarak güçlerimizi birleştirme ve şu an bu korkunç eşitsizlik unsurlarını alt etmek için devasa bir fırsat olabilir. Böylelikle Avrupa ve Kürt hareketi birlikte hareket ederek bir değişime yol açabiliriz. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için savunuculuk yapmamız gerekiyor ve çok teşekkür ederim. Bas bölgesinden Euskal Herria Bildu'dan Yosu Estorona. Teşekkürler. Çok kısa tutacağım konuşmamı. Sadece söylemek istiyorum ki bu davet için sizlere minnetimizi sunmak istiyoruz ve bu Barış ve Demokratik Toplum Kongresi çok önemli oldu. Yani burada sizlerle bu alanı paylaşmak benim için çok kıymetliydi. Bizler için çok kıymetliydi. Bu bunca yıllık çatışmadan sonra yeni bir başlangıç olacaktır bizim için ve umuyoruz ki bu uzun süreli barış ve demokrasiye yol açacak bir süreç olacaktır. Birlikte kalmalıyız, birbirimize güvenmeliyiz ve hiçbir zaman unutmamalıyız ki bunu barış ve demokratik bir toplum için yapıyoruz. Buraya giden yol uzun olacak, ancak her bir adım bizi bu emelimize daha da yaklaştıracak. Sözlerimi sonlandırırken Sayın Öcalan'ın ve tüm Kürt mahpusların serbest bırakılması için bir çağrı yapmak istiyorum. Beraber çalışmaya devam edelim. Elimizden geleni yapalım. Bask topraklarındaki bizler de bunu yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yaşa Kürdistan. Ve forumun son sözünü Rusya Kürtlerinden Aziz Mamoyan, halkımız daha çok Aziz Eceva olarak tanır. Sözü ona veriyorum. Buyurun. İyi akşamlar sevgili dostlar. Benim için son derece büyük bir mutluluk burada sizlerle birlikte bu konferansta, böyle önemli bir konferansta bir arada bulunduğum için, uluslararası bir konferansta bulunduğum için. Kürt sorununun ve demokrasi sorununun çözülmesine dair olan bir konferansta. Uzun bir süredir halkımızla böyle yüz yüze bir arada değildim. Ama bu süreci takip ediyordum. Bununla ilgili makalelerim ve değerlendirmelerim mevcut. Bir şey söylemek isterim. Bugün burada bulunmam, bu konferansta bulunmam, burada bulundum ve bu şeyleri kendi gözlerimle gördüm. Bir şey bana hatırlattı bu. Ölmek istemeyen bir halk, eğer bir halk ölmek istemiyorsa kimse onu öldüremez. Bu söz üzerine aklımda şöyle bir şey oluştu.
bir halkın eğer bu kadar iyiliğini isteyen kişi varsa kimse onu ortadan kaldıramaz. Bu kadar dostumuz varken, bu kadar iyiliğimizi isteyen kişiler varken Avrupa'dan, Meksika'dan, Güney Afrika'dan hepsi de konuştular, konuşmalarını yaptılar. Hepsi de güzel değerlendirmeler yaptılar, desteklerini açıkladılar. Bu bizim için şu anlama geliyor, Kürt sorunu uluslararası bir sorundur. Zaten Kürdistan uluslararası bir sömürgedir. Doğrusu Kürdistan 4 ülke arasında parçalanmış durumda. Her bir devlet de kendi içinde bir sömürge durumu yaşatıyor onlara, Kürtlere. Kürdistan uluslararası bir sömürgedir. Bu yüzden de bu zihniyetle, bu bilinçle Kürt halkı önderi Sayın Öcalan bugün tutuklu, uluslararası bir hükümlü ve tutukludur. Bu yüzden şöyle bir sorumluluk düşüyor. Herkesin, bütün dünyadaki bütün büyük devletlerin omuzlarına şöyle bir sorumluluk düşüyor. Buraya da bazıları videoyla katıldılar, bazıları burada hazır bulundular. Onların bir insani bir sorumluluğu, bir borcu. Bu ülkelerin yönetimleriyle bir araya gelmeleri, Kürt sorununun barışçıl bir şekilde çözümünü sağlamaları için. Kürt sorunu, bazıları bunu bir güvenlik sorunu gibi tanımlıyorlar. Kürt sorunu bir güvenlik sorunu değildir. Kürt sorunu insani bir sorundur. İnsan hakları sorunudur. Her insanın hakkı vardır, hakları vardır. Bütün halkların hakları vardır, bütün milletlerin hakları vardır. Kendi kaderlerini tayin etme hakları vardır. Bunun için de bugün Kürt sorunu bu seviyede, bu şekilde tartışılmamalı, bu düzeyde tartışılmamalı. Kürt sorunu silahı bırakma ya da eski şeylerle böyle tartışılıyor. Bu real bir şey değildir, gerçekçi değildir. Neden? Çünkü bu sorun, ortaya çıkan bu sorun, bunları Kürtler ortaya çıkarmadı. Bunu Kürtlerin inkarı, Kürtleri çöktürmeye çalışma meselesi ortaya çıkardı bu sorunu. Kürtlerin dilinin reddedilmesi, Kürtlerin her şeyinin reddedilmesi. Kendinizi savunmak zorundasınız. Birisi sizi öldürmeye geliyorsa kendinizi savunacaksınız tabii ki. Kendinizi kurtarmaya çalışacaksınız. Bu yüzden Kürt halkının başına gelen her şey dünyanın tamamında dünyanın bütün büyük devletleri bundan sorumludur. Bakın, bu kadar mücadeleden sonra, bu kadar büyük bir savaştan sonra göçmen olma, başka ülkelere sığınmacı olma, bu sorun çözülmek zorunda. Fakat bu sorun insani bir şekilde değerlendirilmeli ve çözülmeli. Biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Türkiye yönetiminin kendisi ciddi bir diyor zaten, ciddi muhatabımız Abdullah Öcalan'dır. Peki o zaman Abdullah Öcalan sizin ciddi bir muhatabınızsa, insanların muhatabının hapishanede olması anlaşılabilir bir şey mi peki? Bunu sormak gerekiyor. Onun serbest bırakılması gerekiyor, oradan çıkması gerekiyor. Çıktıktan sonra bütün kurum ve sağlık kurumlarının onun sağlığını incelemeleri gerekiyor ve yönetime gelmesi gerekiyor. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü sadece Kürt sorunun çözülmesi demek değildir. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü, onun kendisi, bu Türkiye'nin kendi probleminin çözülmesi içindir esasen.
bütün bu kötülüklerin ortadan kalkması içindir. Bu yüzden Kürt halkının özgürlüğü sadece Kürt halkının özgürlüğü değil, bütün bölgenin özgürlüğü, bütün halkların özgürlüğü. Bu ikiyüzlülük gösteriliyor. Öcalan gelsin parlamentoda konuşsun deniyor. Umut hakkı var deniyor. Bugün ise sonuna kadar silah bırakılmadan bahsediyor. Bu isteniyor, bu dayatılıyor. Örgüt bunu söylemiş. Evet, böyle bir karar aldık. Bu kararın gerçekleşmesi için hükümetin, devletin adım atması gerekiyor. Önder Öcalan'ın sözü de bu yönde. Türkiye Cumhuriyeti eğer 2. yüzyılında güçlenmek istiyorsa demokratik adımların atılması gerekiyor. En başında bunu görmesi gerekiyor. Bazıları böyle bakmıyor. Sadece PKK'nın silah bırakması şeklinde okuyor bu durumu. Ama böyle olmaz. Onlar gerekli şartları oluşturmuyorlar. Biz Kürtlerin tarafına düşen şeyleri biz yaptık. Erdoğan'ın kendisi bakın Türkiye'nin anayasasını darbe anayasasıdır diyor. Erdoğan'ın kendisi diyor. Eğer Türkiye anayasası darbe anayasası ise bu darbe Kürtlere karşı sadece yapılmadı. Tüm Türkiye halklarına karşı yapılmış bir darbeydi. O zaman bu anayasanın değişmesi gerekiyor. Bütün bu süreç, bu barış buna bağlıdır. Diğer bir şey ise Cumhurbaşkanı tahminimce bir konuşmada hükümetler geldi geçti, işte PKK'yi bitireceğiz dediler. Ama bu bitiremediler. Bu çözümün yolları, çözüme götürecek yollar, bunu yapanlar bir kısmı da onun kendi partisinin içerisinde, Cumhurbaşkanı kendi partisi içerisinde bunu engellemeye çalışanlar. Bugün mesela Sayın Öcalan'la görüşmeye giden komisyonda CHP yer almadı. Neden yer almadı? Tüm partiler, Türkiye'deki tüm partiler, yüzlercesi, AKP'den tutun da diğerlerine kadar, milliyetçi partilerine kadar hepsi gittiler. CHP döneminde okula gidenler, işte okula gidip de ben mutluyum, onurluyum diyenler, bunlar başka bir şey olamaz. Onu aşıladılar çünkü. Eğer CHP ile onlar arasında bir yarış varsa, bu şekli bir, kendi içlerinde olan bir yarışmadır. Nasıl ilişki kurulur, nasıl ilişki kurulmaz, nasıl çözülmez. Bu mesele partilerle bağlantılı bir mesele değildir. Kürt halkının hakları meselesidir. Birleşmiş Milletler'in kaynaklarında yazılmıştır bu. Bir halkın hakları elinden alınmışsa, ne imkanı varsa bu imkanlarla mücadele etme hakkı vardır. Bugün öyle bir duruma şöyle bir konuma geldik. Konjonktür değişti. Bölgedeki konjonktür değişti. Sayın Öcalan bundan bahsediyor. Parti kongresini gerçekleştirdi. Bir grup gerilla geldi ve silahlarını yaktı. Bu şunun göstergesiydi: biz hazırız. Gelmeye, çözüme hazırız. Ama gelip de silahlarını teslim etmeleri söyleniyor. Bu kime teslim edecekler? Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Mahkemesi. Bunlar
Selahattin Demirtaş'la ilgili derhal bırakılmalı dediler. Geciktirdiler ama bir sürü engel çıkardılar. Ama sebebi Demirtaş'ın Erdoğan'ı eleştirmesiydi esasen. Bu ciddiyetsizliktir. Eğer bu sürecin başarıya ulaşması isteniyorsa Sayın Öcalan serbest bırakılmalı. Türkiye yönetiminin muhatabı Sayın Öcalan'dır. Öcalan'ın kendisi Türkiye'nin sorunlarını da çözebilir. Öcalan değil. Bir başkası da olsaydı yine de Öcalan'a gitmeleri gerekirdi. Çünkü orada umut var, orada çözme iradesi var. Bu sürecin barış içinde çözülmesini umuyorum. Türkiye yönetiminin bu süreçten dersler çıkarmasını, önceki süreçten dersler çıkarmasını, ona göre bu süreci yürütmesini umut ediyorum. Eğer böyle olursa başarıya ulaşacaktır çözüm ve barış süreci. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkürler. Kapanış konuşmasını yapmak üzere eş genel başkan yardımcım Zebru Güney'i davet ediyorum. Buyurun. Ben kısa konuşacağım arkadaşlar, merak etmeyin, uzatmayacağım. Herkesin sabrının sonuna geldik. Gerçekten uzun bir aradan sonra 2 gündür çok nitelikli tartışmalar yürüttük. Yeni döneme dair kapitalizmin karanlığına karşı yol arayışımızda bize ışık olan tartışmalardı, bize yol gösteren tartışmalardı. Elbette ki bu tartışmaları bir başlangıç olarak ele alıyoruz ve daha güçlü, daha büyük etkinliklerde bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Ben uzun yollardan gelen, burada konuşarak emek veren her bir misafirimize, her bir internasyonel dostumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek ve büyük bir sabırla geldiler. Yine 2 gündür bizi yalnız bırakmayan ve bu salonda dinleme sabrını gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka etkinliklerde buluşmak üzere diyorum. Barış ve demokrasi mümkün, alternatif bir dünya mümkün, özgürlük mümkün. Hepinize çok teşekkürler. Kapatırken